Arkadaşlar merhaba. Basit bir ilan uygulaması geliştirdim. Uygulamayı geliştirirken React Native ve Strapi kullandım. Şimdi uygulamamızla birlikte bakalım. Şimdi uygulamamız öncelikle uygulamamdan şöyle çıkıyorum. Tekrar girdiğim zaman bize öncelikle bir splash screen sayfası karşılayacak. Şöyle bir logomuz gelecek ve daha sonra da yönlendirecek. Giriş eğer yapmamışsak da birçok alanı görebiliyoruz. Bakalım giriş yapmış mıyız? Yapmamışız. Login diyerek giriş yapabiliyor ya da buradan yeni bir hesap oluşturabiliyoruz. Login diyerek girişimi tamamlayacağım. Giriş yaptıktan sonra bu sayfaya artık girebiliyorum. Ama diğer sayfalarda zaten giriş yapmasam da kullanabiliyorum. Hemen tekrar çıkış yapayım. Bakın bu sayfaya girdiğim zaman login required diyor. Ama diğer türlü giriş yaptığım zaman bu sayfaya girebiliyorum. Diğer sayfalar public bir şekilde ve öncelikle public sayfalarımıza bakalım. Normalde görmüş olduğumuz gibi bir vitrin sayfamız var. Bunları biz nereden çekiyoruz? Product bölümümüzden çekiyoruz. Product bölümümüzden çekerken de burada ürünlerimizin detaylarına baktığımızda bir showcase'in true ya da false olduğunu görüyoruz. Eğer true'ysa bize burada ilanları gösteriyor. False'sa tabii ki göstermiyor. Vitrin ilanlarını bu şekilde çekebiliyoruz. Search bölümünde ise kategorilerimizin olduğunu görüyoruz. Herhangi bir kategoriyi buradan yine aynı şekilde ekleyebiliyor ya da altına sub kategoriler ekleyebiliyoruz. Sub kategorilerle ilgili küçük bir hata oldu. Bu hata bizden kaynaklı değil. Uygulamada küçük bir bug bulduk. Bunu da aynı zamanda Strapi'ye bildirdim. Zaten ilerleyen bölümlerde bunu da göreceksiniz. Şimdi sub kategori ve kategorilerle ilgili işlemlerimizi zaten ne yaptık? Dediğim gibi buradan create and new entry diyerek yapabiliyoruz ve burada da listeleyebiliyoruz. Şimdi benim burada kategorilerimden mesela real estate ve işte arabalar. Mesela real estate'e tıkladığım zaman karşıma görmüş olduğumuz gibi alanlar çıkıyor. Real Estate'e tıkladığım zaman yani tüm ilanları görmek istediğim zaman buna tıklayabiliyorum ve tüm ilanlarımı görebiliyorum. Yine Search bölümüne tıklayıp tekrar Real Estate dediğimde For Sale dediğim zaman sadece satılık olan ilanları görebiliyorum. Ya da diğer ilanlarımı da bu şekilde yine aynı şekilde görebiliyorum. Genel olarak Real Estate'de ürünlerim olduğu için oradan gösterdim ama diğer bölümlerde de değişen bir şey yok. Burada da yine ilanlarım olduğu için gösterebilirim. Onun dışında başka neler yaptık? Bir servis sayfamız var. Servis sayfamızda aslına bakarsanız hiçbir şey yapmadık. Sadece bir get işlemi yaptık. İlk deneme amaçlı burada servislerimiz var. Burada sadece bu verileri çekiyoruz. Bu sadece bir ısınma turuydu aslında. Onun dışında post et bölümüne tıkladığımız zaman bir ilan girebiliyoruz. İlanı girerken buradan kategoriler seçiyoruz. Mesela Real Estate'i seçtim. Daha sonra sub kategorilerim geldi. For Rent'i seçtim ve aşağı tarafına ilan bilgilerimi girerek Select Image diyerek resmimi çekerek ve Send Post diyerek ilanımı yayınlayabiliyorum. İlanımla ilgili resimlerim Upload bölümüne kaydoluyor. Buraya görmüş olduğunuz gibi çok düzgün resimlerim yok ama şöyle iki tane resim mesela kaydettik. Ve aynı zamanda geriye kalan tüm bilgilerimiz de nereye kaydoluyor? Yine Product'ta buraya aynı şekilde kayıt olarak geliyor. Şu an için anlatacaklarım bu kadar proje ile ilgili. Onun dışında projede kullanmış olduğum dosyaları web sitemden indirebilirsiniz. Herhangi bir projeye geldiğiniz zaman şu an bununkileri eklemedim. Mesela Printify'dan örnek göstereyim. File and Images bölümünden dosyaları indirebilirsiniz. Kaynak kodları satın almak isterseniz Buy Me Cafe üzerinden alabilirsiniz. Buy Me Cafe üzerinden satın alabilirsiniz. Yani bana bir kahve ısmarlayabilirsiniz kısaca. Ya da benimle birlikte aynı şekilde kodları yazabilirsiniz. Destek olmak isterseniz kodları satın alabilir. Aşağıda teşekkürlerden bir şey yapabilir ya da abone olup like atarsanız da yine aynı şekilde sevinirim. Şimdi eğer hazırsanız projemizi geliştirmeye başlayalım. Evet, şimdi kurulumlarımla başlayacağım. Öncelikle bir tane cihaza ihtiyacım var. Bunun için ben Android Studio kullanıyorum. Siz tabii ki başka bir şey de kullanabilirsiniz. Eğer Android Studio kullanıyorsanız herhangi bir proje açmadan Device Manager diyerek buradan bir Create Device diyerek istediğiniz bir cihazı seçerek oluşturabilirsiniz. Ben şu an AP35'te çalışıyormuşum. Bunu kullanacağım ve Visual Studio Code kullanacağım için Android Studio kullanmayacağım için o yüzden dolayı buradan bunu seçerek işlemime başlıyorum. Onun dışında bilgisayarımın D'sinde çalışacağım. Bu yüzden dolayı bana bir tane CMD ekranı lazım öncelikle. Hemen şöyle tekrar açalım. D diyeceğim. CD GitHub diyeceğim. Ve MK'dır ilan sitesi native diye bir isim verelim. Daha sonra CD ilan sitesi native bu klasöre gireyim ve daha sonra Expo ile ilgili kurulumumuza başlayalım. Bunu yazdıktan sonra ben birazcık özelleştirmek istiyorum ve bu yüzden sonuna bir tane T işareti ekleyeceğim. Yani bir template seçmek istediğimi söyleyeceğim. Kullanmak istediğim template şimdi normalde varsayılan olarak seçtiğiniz zaman size JavaScript olarak geliyor ve içinde bir
navigation vesaire yüklü bir şekilde geliyor ama ben bunları kendim yapmak istiyorum. O yüzden dolayı blank seçeceğim ve aynı zamanda TypeScript olanını seçeceğim ve bunu yazacağım. Daha sonra projemizin ismini yazalım. İlan sitesi native diyelim. Bu şekilde yazacağım. Burada klasör oluşturmamın sebebi şu. Bir tane CMS kullanmayı düşünüyorum. Değerli toplu dursun diye, o yüzden dolayı dosya içine dosya oluşturdum. Tabi siz bunu yapmanıza gerek yok. Otomatik zaten bu bir dosya oluşturuyor. Bunu yüklemesi tamamlandıktan sonra işlemimize devam edeceğiz. Evet, kurulumlarımız tamamlandı. Bir takım görmüş olduğunuz gibi warning gibi hatalar almış olabilirsiniz. Bunlarla ilgili bir sıkıntı yok. Kırmızı bir şeyler yazmıyorsa burada o zaman problem yok demektir. Kırmızı bir şeyler yazıyorsa eğer ki dosya indirirken bir sürümle ilgili bir sıkıntı olmuş olabilir. Onun dışında antivirüsünüz varsa engellemiş olabilir. O zaman tekrar yeniden kurulum yapmanızı öneririm. Ama sarı yazan bir şeyler varsa bir problem yok şu an için. Bize diyor ki cd ilan sitesi native yaz. Daha sonra npm run android yaz ya da iOS yaz ya da web yaz diyor. Biz ne kullanacağız? Android kullanacağız. O yüzden dolayı biz de burada söylemiş olduğu gibi devam edeceğiz. Tabii ki ben şeyde çalışacağım için, Visual Studio Code'da çalışacağım için öncelikle cd ilan sitesi native diyeceğim ve daha sonra code nokta diyeceğim ve projemi Visual Studio Code'da açacağım. Evet, şöyle hemen taşıyorum. Daha sonra npm run android'i artık burada yazacağım. Burada yazarken de tabii ki buradaki terminal sayfasını kullanacağım. Hemen şöyle hizalamalarımı yapayım. Daha sonra bakalım. Hemen buraya npm run android diyelim. Şimdi bunu yazdıktan sonra bir takım yüklemeler yapması gerekiyor. Yüklemeleri yaptıktan sonra burada bakalım ne diyecek? Static project diyecek. İşte bir metro bundler diyecek ve daha sonra da cihazını söyleyecek ve yükleme işlemini başlatacak. Bunları yüklemesi yaparken bizim nelere ihtiyacımız olacak? Bunlarla ilgili konuşalım birazcık. Öncelikle Native Wind kullanacağım. Native Wind ile birlikte Tailwind CSS'i kullanmak istiyorum. Biz Getir Clone projesini yapmıştım. Orada versiyon 2'yi kullanmıştık. Burada şu an versiyon 4 üzerine anlatacağım. Birazcık diğerine göre farklı. Tabii ki güncel sürüm hangisi ise onun üzerinden gidiyoruz biz de. Onun dışında bottom tabs kullanacağız. Şu şekilde bunlardan kullanacağım. Daha sonra ikon paketine ihtiyacım olacak. İkon paketi yükleyeceğim ve bunları da burada aynı şekilde kullanacağız. Tamam. Şimdi şöyle bir bakalım ne oldu ne bitti. Şimdi şu şekilde bakacak olursak daha hala açılmakla meşgul, bekliyoruz şu an. Evet, bitti neredeyse, bakalım. Evet, bazen bu geliyor. Evet, yok, tamam, yüklüyor Android'de. Tamam. Şimdi biz şöyle bakacak olursak burada bir assets klasörümüzün olduğunu görüyoruz. Yani resimlerimizin olduğu dosya burası. Burada bir app.tsx'imiz var. Biz de normalde şu an karşılayacak ekran tam olarak bu. Bakın, görmüş olduğunuz gibi bu. Şimdi ben burada herhangi bir değişiklik yaptığım zaman OpenA yazdım. Bakın, görmüş olduğumuz gibi geldi. Yani bizi bu sayfa karşılıyor. O zaman biz ayarlarımızı başlangıçta nerede yapacağız? Burada yapacağız. Tabii Tailwind CSS ile vesaire başlayarak devam edeceğim. Hemen bunları yaparak devam edelim. Şimdi öncelikle Tailwind CSS yüklemek istiyorum. Bu yüzden dolayı Native Wind'e ihtiyacım var. Zaten burada öncelikle Export Router seçeneğini seçeceğim ve yüklemem gereken şöyle bir şey var. Bunu yükleyeceğim. Hemen şuradan yeni bir tane daha split terminal açalım ve buradan, ya da split değil, şey yapalım. Şuradan tekrar split olmayan terminali de açayım. PowerShell. Evet, şöyle kullanalım. Evet, bu arkadaşları hemen yükleyelim. Gerçi bazı yüklemelerden sonra kapatıp aç yapmamız gerekebilir. Gerek olursa o zaman tekrar yeniden yaparız. Şimdi bu şekilde devam edelim. Bu yüklemeleri yaptıktan sonra bana burada bir takım ayarlar tabii ki söylüyor. Sadece bu yüklemeyi yapmakta bitmiyor. Daha sonra Tailwind CSS kullanabilmek için diyor şunu yazmanız gerekiyor diyor. Hemen yine aynı şekilde bunu yazıyorum ve bana bir tane init dosyası oluşturacak. Bu init dosyasının içinde şöyle bir tane Tailwind config dosyasının içinde şöyle bir görmüş olduğumuz gibi birkaç bir şey var. Şimdi bana burada content, yani takip etmem gereken dosyaları istiyor ve burada bir de present. Öncekinde yoktu. Bu present dosyası native 4 Native Wind 4 ile birlikte gelmiş. Bunu eklememiz gerekiyor. Bu da yine bağımlılık dosyası. Aynı şekilde bunu yazıyorum. Content de takip etmesi gereken dosyaları yazmam gerekiyor. Bize burada sadece app.tsx'i söylemiş. Ama ben şu şekilde yapacağım. Bu arkadaşı şu şekilde değiştireceğim.
Getir clone projemde de aynısını yapmıştım. app.tsx'i takip etmeni istiyorum arkadaşım. Aynı zamanda src dizinin içindeki dosyaları takip etmeni istiyorum. Tabii benim src diye bir dosya dizilim yok. Hemen onu buraya ekliyorum. Bu src dosyamın içinde benim neler olacak? Bundan da isterseniz hemen şurada ya da daha sonra yapalım. Bu src'nin içinde komponentlerim olacak, ekranlarım olacak, servislerim olacak gibi gibi şeyler olacak. Onun dışında ben iki tane renk kullanmak istiyorum. Bu renkleri burada tanımlamak istiyorum. Hemen buraya tekrar geleceğim. Bir ilan sitesi yaptığımız için sarı rengi ve bir de mavi lacivert rengi gibi bir renk kullanacağım. Bunları burada tanımlayacağım. Daha sonra tekrar geliyorum burada. Diyor ki bir tane global CSS dosyası olması gerekiyor diyor. Ana dizinime tekrar geliyorum. Bir tane global CSS dosyası açacağım hemen. Ve bu içindekileri aynen buraya yazacağım. Bunları yazdık. Daha sonra tekrar geliyorum. Diyor ki babelconfig.jsm böyle olmalı diyor. Bu arkadaşı aynı şekilde gelip kopyalıyorum. Ya da sadece başka bağımlılıkları varsa tabii ki şurayı almak gerekiyor. Hemen tekrar gelelim babelconfig dosyamıza. Present'ımızı şu şekilde değiştirelim. Birazcık daha aşağı doğru iniyorum. Diyor ki metroconfig.js. Bizim normalde böyle bir dosyamız yok ama bu dosyayı oluşturduğumuz zaman yazmış olduğumuz güncellemelerle birlikte bu çalışır hale gelecektir zaten. Biz SDK 49 yazıyor. İşte şunu aynı şekilde alacağız ve buraya ekleyeceğiz. Bunu da yazdık. Daha sonra app.tsx'te ben bir global CSS dosyasını eklemek istiyorum. Onu bu yüzden dolayı bu şekilde yazacağım. Global CSS'in benim ana dizimde olduğu için yolu doğru mu çok emin olamadım. Burayı sildiğiniz zaman bu şekilde yazarsanız nokta yazdınız mesela. Bakalım burada mı? Burada değilmiş. Tekrar bir daha yazalım. Evet yine gelmedi. Neyse şöyle geri alalım. Normalde bakalım eğer hata alıyorsak bilin ki bununla alakalıdır. Evet görmüş olduğumuz gibi bir tane olması gerekiyor. Bazen çıkıyor Visual Studio Code'da bazen çıkmıyor tabii ki. Şöyle yaparsam çalıştığını göreceğiz. Şimdi hemen bu şeyi test edelim bakalım. Çalışıyor mu bu arkadaş? Bir de bakalım şöyle eklemiş mi? Eklememiş. Biz kendimiz ekleyeceğiz anlaşılan. Şöyle şuradan bir bakalım bitti mi işlemlerimiz öncelikle. Bitti gibi gözüküyor. Bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Tamam. Şimdi eee, şuradaki şu dosyaları aynı şekilde gelip sileceğim. Ve şuradaki şu stili sileceğim. Ve kendim bir stil yazmaya çalışacağım. Evet şu an görmüş olduğumuz gibi yazımız en üste gitti. Buraya tekrar gelip bir class name yazdığımız zaman görmüş olduğumuz gibi gelmiyor. Bu yüzden dolayı burada TypeScript özelliğine buradaki bu adımı yazmamız gerekiyor. Normalde versiyon 2'de şu isim kullanılıyordu. Diyor ki arkadaşım diyor artık bu ismi lütfen kullanma diyor. Kullanacaksan diyor bu ismi kullan diyor bize. Biz de o yüzden dolayı ne yapacağız? Geleceğiz burada bu isimle oluşturacağız. Ve söylemiş olduğu gibi şunu buraya yazacağım. Tamam. Şimdi hemen bunu test edelim. Unuttuğumuz bir şey yoksa çalışacaktır. Buraya hemen geliyorum. Class name dediğim zaman görmüş olduğumuz gibi geliyor. BG red 400 diyeceğim. Bakalım ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Demek ki unuttuğumuz bir şey var. Şimdi sizde şu BG Red 400 gibi şeyler gelmiyor olabilir. Bunun için bir eklenti var. Öncelikle ondan da bahsedeyim. Sonra şeyimize bakalım. Kullanmış olduğum eklenti şu. Tailwind CSS'in şöyle bir eklentisi var. Bunu kullanacağız. Bir de şöyle bir snippet kullanıyorum. Bunu da aynı şekilde yüklemenizi öneririm. Bu snippet'i de birazdan zaten göstereceğim. Şimdi burada rengimiz falan niye çalışmadı? Şöyle tekrar hemen geri gelelim. Bir şey unuttuk demek ki. Slot burada bununla bir işimiz yok. Pardon. Export router vesaire diyor. Metroconfig.js'mizi de burada e, yazdık. Bir sıkıntı olmaması gerekiyor. Evet. Global CSS vesaire. Bunlar da tamam. app.tsx. Hemen şöyle yapalım tekrar. bg uygulamamı kapatıp bir daha bir yeniden başlatayım olmazsa. Evet şuradan şöyle tekrar bir daha bir durduralım. Tekrar npm run android diyelim. Belki onunla alakalı olabilir. Çünkü şunu da hatta kapatalım. Bunu da tekrar açsın. Eğer sonra bir hata unuttuğumuz bir şey varsa düzeltelim. Hatta bakalım ben de şuradan. Evet açılıyor bakalım.
Evet, bir yerde hatamız varmış. Diyor ki React Native Save araya context yüklememiz gerekiyormuş. Evet, bunu da tekrar yükleyeceğiz o yüzden dolayı. Bu arkadaş yüklemiş olduğumuz bununla birlikte galiba ihtiyaç olarak bunu istiyor. Biz de bunu hemen yükleyelim. npm install ve bunu aynı şekilde şuradan kopyalayıp bunu yazacağım. Evet, yükleme tamamlandı. Tekrar npm run android diyeceğim. Büyük bir ihtimal o yüzden dolayı çalışmamıştır diye düşünüyorum. Şimdi yaptığımız zaman sorunsuz bir şekilde çalışacaktır diye düşünüyorum. Hemen bakalım ne oldu ne bitti. Evet, görmüş olduğumuz gibi arka taraf kırmızı. Şimdi hemen bakalım bunlara. Öncelikle burada tekrar flex 1 dersem mesela tüm ekranı kaplar mı? Kaplıyor. Justify center, item center dersem hemen hemen aynı tasarımı vermiş olurum. Yani ortalı bir şekilde getirmiş olabilir. Şimdi BG Red 400 dedik. Ben burada BG My Color'u 1 dediğim zaman bu şekilde bir rengim oluyor. Ve işlemim tamam, başarılı. Tailwind CSS ile ilgili işlemim başarılı. Şimdi yüklemiş olduğum eklenti, diğer eklentiden bahsetmedim. Yani şundan kullanmış olduğum şu eklentiden bahsetmedim. Bu eklenti ne işimize yarıyor? Bu eklentiyi ben Next.js projelerimde de kullanıyorum. Zaten Next.js'de yani React'ta kullanırken Raf.c yazdığınız zaman şu şekilde bunu yazıyor. Ama biz şu an React Native kullandığımız için React Native buradan C, CE gibi seçenekler var. Ben genellikle CE'yi tercih ediyorum. Yani bu yapı hoşuma gidiyor. Tabii ki diğerlerini de yine aynı şekilde kullanabilirsiniz ya da RNC'yi de kullanabilirsiniz. Ben genellikle RNC'ye yazarak bunu kullanacağım. Yani uzun uzun yazmamak için hızlı bir şekilde bir snippet aracı olarak bunu kullanacağım. Şimdi bunları da yaptığımıza göre diğer işlemlerimize birazdan devam edelim. Evet, şimdi dosya yapıları hakkında konuşacağız. Şimdi SRC'nin içinde görmüş olduğunuz gibi ben birkaç tane dosya ekledim. Bu dosyaları neden ekledim? Bu dosyalar şu an hepsi boş. İçinde hiçbir şey yok. Bu dosya yapı sistemini kullanacağız. Şimdi komponentlerin içinde bizim birden fazla yerde kullanmış olduğumuz komponentler. İşte ne bileyim bir header olabilir, footer olabilir. Tabii web sitesine göre söylüyorum bunu ama bunlardan bahsedeceğiz. Navigation işlemlerinde yönlendirme işlemleri yani için kullanabileceğimiz şeyler olabilir. İşte bottom navigation'lar olabilir. İşte top navigation'lar olabilir. Screen'lerde bizim ekranlarımız olacak. Genellikle bütün geliştiriciler aynı mantıkta kullandığı için ben de aynı dosya sistemini uyguluyorum. Daha sonra servislerim olabilir. Bir API'den istek atabilirim. Onları burada tanımlayacağım. Store belki kullanırız, belki kullanmayız. Şu an için hala planlamasını yapmadım. Ama Zustand, Redux gibi ya da Context API gibi yönlendirmeler için bunu kullanılıyor. Bu dosya kullanılıyor genellikle. Ben de o yüzden dolayı bu şekilde gruplamak için böyle oluşturdum. Ve utils genellikle bağımlılıklar için kullanılan dosyadır. Ne işe yarıyor? Mesela örnek olarak söylüyorum. Strapi ile bir bağlantı yaptık. Pocket Base ile bir bağlantı yaptık. Ya da ne bileyim Supabase ile ya da Stripe ile bir bağlantı yaptık. Bu bağlantılarla ilgili dosyaları genellikle utils diye bir dosya içinde barındırarak bu şekilde çalışıyor genellikle yazılımcılar. Ben de o yüzden dolayı bu dosya standartına uyarak gitmeye çalışıyorum. Dosya yapımız bu şekilde olacak. Şimdi yavaş yavaş bunları oluşturalım. Evet, şimdi işlemlerimize devam edelim. Bir tane resim ekledim. Projeme bu resmi logo olarak kullanmayı düşünüyorum. Onun dışında şöyle tekrar geleceğim ve buradaki bottom tabs diye bir alan olduğunu görüyoruz. Bunu kullanacağız. Şimdi ama bizim navigation işlemlerini kullanabilmemiz için bununla ilgili API'ni yüklememiz gerekiyor. Yani şuraya tekrar gelip bakalım, navigation container. Bizim buna ihtiyacımız var. Biz React Navigation'la birlikte rotalarımızı belirleyebiliyoruz. Şimdi kurulumu yaparken şurada bir fark var. Onlardan da bahsedeceğim. Onlara göre de yapacağım zaten. Anlatacağım. Yani şu aslında Create Native Stack Navigator var. Bir de bunun birden fazla şeyi var. Bunlarla da karşılaşabilirsiniz belki. Onlardan da bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle kurmamız gereken birkaç tane şey olduğu için hemen terminal sayfamızı açarak başlayalım. Yükleyeceğim şeylerden bir tanesi benim burada kullanacağım bu native şu arkadaş. Yani şurayı şuradan direkt kopyalayayım. Bunun büyük bir ihtimal bir yerde kopyalamak için linkleri vesaire vardır ama hatırlamıyorum. Yerini pek de şey yapmayacağım. Şöyle geniş ekranda çalışayım. Siz de rahat görün. Ops, burası değil. Tekrar geleyim. PowerShell diyelim. Tamam. Buraya tekrar npm install ve bu arkadaşı etiyle birlikte yazacağız. Onun dışında başka ne kullanabiliriz? Buraya tekrar yeniden baktığımız zaman şu şekilde bir native stack olduğunu görüyoruz. Bunu da yine aynı şekilde kullanacağım.
Tabii böyle yazmıyoruz. npm install. Tekrar bunu yazıyoruz. Onun dışında başka neye ihtiyacım olabilir? Bottom tabs menüye vesaire ihtiyacım olacak ama şu anda için o konuya girmeyeyim. Şimdi bizim şu şekilde bir yapı olduğunu söylüyor. Bizim bunu yapacağımız yer aslında tam olarak neresi? App sayfası. Yani ben app sayfamda bu yapıyı kullanacağım. App sayfamda bu yapıyı kullanırken benim öncelikle bir tane de sayfam olması gerekiyor. Ben ilk başta bir splash screen oluşturarak başlayayım. Daha sonra zaten diğer sayfalara oluşturacağız. Hemen screens bölümüne tekrar geleyim. Splash screen .tsx diyelim. Daha sonra React Native şundan söyleyeceğim ve bu şekilde olsun. Daha sonra app sayfamda burada bana söylemiş olduğu gibi şunları yazarak devam edeceğim. Şuradan şu arkadaşı şöyle geldim, kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Sonra bu arkadaşlar ilgili şu kütüphanelerim var. Bunları aldım, buraya yapıştırdım ve şunu buraya aynı şekilde gelip yapıştırıyorum. Tabii ki bu Stack Navigator'ı bu şekilde yazmıyoruz. Bu Stack Navigator'ı öncelikle buraya tekrar geleyim, bir tane Screen Options diye bir seçenek oluşturacağım. Ve buraya tekrar bir tane daha süslü parantez açacağım. Ve diyeceğim ki header shown diyeceğim. Ve false diyeceğim. Bu arkadaş ne işe yarıyor? Üst taraftaki header'ların ben gözükmesi istemiyorum. Gözükmesini istediğim sayfa olursa gerekirse header'ını ben kendim tasarlayacağım. O yüzden dolayı istemiyorum. Tekrar buraya geleceğim. Bir tane daha stack diyeceğim ve bir tane screen oluşturmak istediğimi söyleyeceğim. Ve bu screen'in name özelliğine splash diyeceğim. Ve daha sonra komponentine de benim splash screen'imi ekleyeceğim. Bakalım kaydedelim ne oldu ne bitti. Görmüş olduğumuz gibi splash screen diye bu sayfa bu şekilde geldi. Şunu tekrar true yapıp isterseniz bunu da göstereyim size. Daha sonra düzeltiriz. Evet, şu şekilde bu header'dan istemiyorum. Çok biçimsiz zaten. Belki tabi düzeltilebilir. Ama ben şu an için istemediğim için ne yapacağım? Bunu bu şekilde yapacağım. Şimdi gelelim Splash Screen ile ilgili sayfamızın tasarımına. Splash Screen sayfamda yapmış olduğum bu şeyi kullanmak istiyorum. Bu eklemiş olduğum şeyi kullanmak istiyorum. O yüzden dolayı burada tekrar gelip diyeceğim ki view class name flex 1 justify center item center bg my color 1 diyeceğim. Tamam. Şimdi text yerine burada diyelim ki şöyle yapacağım. Görkem'den ya da ilan sitesi diyelim. ilansitesi.com diyelim ismine. Evet, bu şekilde bir isim olsun. Tekrar yeniden buraya gelelim. Bir de resim ekleyeceğim. Buraya image diyeceğim şu şekilde. Şimdi normalde şöyle de söyleyeyim. Normalde bazı yazılımcı arkadaşlar bu asset klasörünü burada kullanıyor. Bazıları da tekrar buraya src dosyası açarak bunun içinde yapabiliyorlar. Siz hangisini tercih ederseniz, ben burada tercih ettim açıkçası. Orada kalsın yazılan resimlerim diye. Tabii siz nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz ama yollarınızı ona göre söylemeniz gerekiyor. Öncelikle burada image ekledikten sonra React Native kütüphanesine eklemeniz gerekiyor ve burada source seçeneği geliyor. Burada require diyeceğiz ve daha sonra şöyle burada tam olarak yolunu söylememiz gerekiyor. Bakın şu an neresi geldi? Component klasörü geldi. O yüzden ben bir daha bir geri geleceğim. Yani bunu bu şekilde yazmak yerine şöyle yazabilmek için bazı arkadaşlar o şekilde tercih ediyor. Tercih meselesi. Tekrar geliyorum buraya. Assets diyeceğim. Tekrar geleceğim buraya. Assets'in içindeki g.png resmini kullanacağımı söyleyeceğim. Evet, boyut olarak birazcık görmüş olduğumuz gibi büyük. O yüzden dolayı buraya bir class name diyelim ve 96 H96 diyerek bu arkadaşa bir boyut verelim. Bu text'e de hemen şöyle düzeltelim. Diyelim ki class name diyelim. Margin top 4. Text'in 2x large olsun. Font'un bold olsun diyelim. Şu şekilde olsun. Evet, burası benim normalde aslında splash screen'im olacak. Yani normalde kullanıcı buraya uygulamayı açtığı zaman 2 saniye görecek. Gördükten sonra da ne olacak? Diğer sayfaya gidecek. O yüzden dolayı bunu bu şekilde oluşturdum. Şimdi hemen bunu da aynı şekilde isterseniz yapalım. Şimdi normalde benim aşağı tarafta birden fazla sayfam olacak. Şöyle yapalım biz burada. Yönlendirme işlemi yapacağız ama şu an tam yönlendirme işlemi için hangi sayfayı yaparız açıkçası düşünmedim. Şöyle yapalım biz. Splash screen'imize tekrar gelelim buraya. Bir tane daha
sayfa oluşturalım. New file diyelim. Home screen diyelim. .tsx. Evet, tekrar buraya rnfe diyelim. Daha sonra gerekirse ismini değiştiririz. App.tsx'imize tekrar geleceğiz. Bundan bir tane daha kopyalayacağım. Ve burada home diyeceğim. Ve daha sonra açacağın sayfa senin home screen olduğunu söyleyeceğim. Splash screen'imizde de burada bir use effect kullanacağız ve diyeceğiz ki parantez parantez set timeout kullanarak bir süre sonra home sayfasına navigate ile yönlendirme işlemini yapacağız. Diyeceğiz ki şöyle yapalım burada. Splash screen buraya gelelim. Tekrar bir tane daha parantez açalım. Burada navigation'ı tanımlayacağız. Çünkü navigation işlemi yapıyoruz. Yönlendirme işlemi yapıyoruz. Bunu burada tanımlamamız gerekiyor. Ve burada da bu işlemin bir defa olabilmesi için tabii ki navigation'ı söylememiz gerekiyor. Ve burada set timeout diyeceğim. Tekrar parantez parantez. Şöyle ve süslü parantez. Burada navigation ile birlikte yönlendirme için replace yönlendireceğim sayfanın buradaki app.tsx'teki ismini söylemem gerekiyor. TSX dedim, pardon. İşte name'ini söylemem gerekiyor screen'deki. Diyeceğiz ki home ve buna süre de vermek istiyorum. Süre içinde şöyle diyelim ki 3 saniye görsün. Daha sonra bitsin diyelim. Evet, şu an görmüş olduğunuz gibi direkt geçti zaten kendinden 3 saniye dedikten sonra. Şu an tekrar şöyle uygulamamı kapatayım. Şuradan sadece bunu kapatayım. Tekrar geleyim. Şuna tekrar tıklayayım. Bakın ilk başta neyi göreceğim? İlan sitesini gördüm ve beni daha sonra home screen sayfasına atadı. Evet, splash screen'imiz bu şekilde hazır. Şimdi diğer sayfalarımızı yaparak devam edebiliriz. Evet, şimdi işlemlerimize devam edelim. Biz şu an home screen diye bir sayfa oluşturduk. Ben bu home screen'i aslında kullanmak istemiyorum. Yani aslında şöyle yapalım. Biz bu home screen'i silelim buradan ve buradan da aynı şekilde şeyini değiştireceğim tabii. Şimdi birkaç tane sayfaya ihtiyacım var. Bunları teker teker oluşturacağım. Showcase screen diye bir tane sayfam olacak. Burası normalde bildiğiniz üzere vitrin sayfasıdır. Yine aynı şekilde bunu oluşturmuş olacağım. Daha sonra arama sayfam olacak ve bu şekilde bunu oluşturacağım. Yine rnfe. Evet. Başka işte bir post screen sayfam gibi bir şey olacak. Ya bir şey ekleme sayfası, yani ilan girme sayfam olacak. O yüzden dolayı budur da bunu söyleyeceğim. rnfe. Bu da tamam. Daha sonra bir servis screen sayfam olacak. Tekrar bunu aynı şekilde yazalım. rnfe. Tamam. Başka personel bilgiler için bir sayfam olacak ve o yüzden dolayı şöyle bir tane daha sayfa yazalım. rnfe diyelim ve bunu da oluşturalım. Evet, bunlar bu şekilde oldu. Şimdi bunların hepsini kapatayım. Daha sonra benim buradaki app screen'de normalde ilk başta açılmasını istediğim sayfam showcase screen olduğu için hemen buraya tekrar geleceğim. Diyeceğim ki showcase screen sayfası bana aç diyeceğim. Evet. Şimdi ben burada bu sayfaları neden tanımladım? Şimdi ben burada şu arkadaşı kullanmak istiyorum. Nerede o arkadaş? Bottom tabs. Bunu kullanmak istiyorum. Öncelikle bunu yükleyeceğim ve aşağı tarafta da bunlarla ilgili bu eklemiş olduğum sayfaları aynı şekilde aşağıda göstereceğim. O yüzden dolayı bunu yaptık. Şimdi şu arkadaşı öncelikle hemen yükleyelim. Evet, tıklayamadım galiba. Şöyle. Evet, şöyle bu arkadaşı yükleyelim. Bu arkadaşı yükledikten sonra aslına bakarsanız biz home bölümünde de showcase screen'i söylemeyeceğiz arkadaşlar. Şimdilik tabii ki hata almamak için bunu yazdım. Biz burada yapacağımız şey buradaki navigation içine bir tane Tab Navigator yazacağız ve oraya yönlendireceğiz. Ve Tab Navigator sayfası içinde de bu yazmış olduğumuz sayfaları getireceğiz. Hemen tekrar geliyorum buraya. Diyeceğim ki Tab navigator.tsx diyelim. rnfe diyelim. Bunun içine doldurmaya başlayalım. Şimdi buraya tekrar gelip bakacak olursak şu şekilde bir şey kullanıldığını görüyoruz. Şimdi ben bir şeyden bahsetmeyi unuttum bu arada. Ondan bahsedeyim öncelikle. Şimdi şurada biz normalde app.tsx'de bunu kullandık ya. Bunun bir versiyonu daha var arkadaşlar. Şunun aynısına gelip daha kopyalayayım çünkü fark etmeyebilirsiniz. Şöyle. Bu ikisi de kullanılıyor. Aradaki farka gelecek olursak bunun daha hızlı olduğu söyleniyor. Buradaki bu arkadaşta
birazcık daha opsiyonel, yani birazcık daha az sorun çıkartıyor desek daha mantıklı olabilir. O yüzden dolayı genellikle bunu da kullanıyorlar ya da bunu da kullanıyor. Ben daha hızlı olduğu için bunu kullandım açıkçası. Bir sorunla karşılaşacak olursak buna geçeriz. Yani aralarındaki fark bu. Bir de tabii ki biz burada normalde kütüphane olarak native stack diyor. Bunu kullandığımız zaman buradaki bu native yok. Sadece stack var. O zaman onu yüklememiz gerekiyor. Sadece bunları böyle kısaca bir dipnot olarak geçmek istedim. Burayla bir işim yok. Tamam. Şimdi gelelim burayı yapmaya. Buraya tekrar geliyorum. Şu arkadaşı aynı şekilde buraya eklememiz gerekiyor ve eklemişiz. Ve bu arkadaşın bir de kütüphanesi var. Bunu da aynı şekilde yukarı ekliyoruz. Şimdi app.tsx'imizde artık bunu söylemeyeceğiz artık. Ne diyeceğiz? Tab Navigator diyeceğiz ve bunu getireceğiz. Ve bunu buradan silebiliriz. Tamam. Evet, şu an Tab Navigator sayfamızdayız. Tabii ki gözüken herhangi bir şey yok. Şimdi Tab Navigator sayfamızda şöyle yapacağız. Şuradan kopya çekebiliriz. Şunu şöyle aynı şekilde alalım ve buraya yazalım. Şimdi Tab Navigator bizim home sayfamız yok. Ne var? Showcase sayfamız var mesela. Daha sonra işte bunlar var işte. Bunları teker teker ekleyeceğiz. Ben şöyle yapacağım. Showcase diyeceğim ve buraya aynı şekilde Showcase Screen diyeceğim. Search diyeceğim ve Search Screen diyerek aynı şekilde ekleyeceğim. Bakalım ne gelecek. Evet, görmüş olduğumuz gibi aşağı iki tane geldi. Bunlardan şöyle iki tane daha kopyalayalım. Diğer bir alanımız servis alanımız. Aynı şekilde servis screen diye bir sayfamız. Onu getireceğiz. Personel sayfası için de yine bunu getireceğiz. Evet, şöyle bakalım tekrar. Evet, uygulama hata verdiği için sürekli bu geliyor. Aslına bakarsanız ben şu splash screen'in süresini de birazcık azaltsam daha mantıklı olacak gibi. Yani proje derlenirken bize çok sıkıntı çıkarmasın diye şöyle 500'lük bir şey yapayım. Bana çok da fazla bir şey göstermesin. Evet, şu an görmüş olduğumuz gibi sayfalarımız bu şekilde. Bir de ben orta bölüme bir de post and screen diye bir sayfa eklemek istiyorum. Bunları teker teker tanımlayacağım. Şimdi öncelikle şu Tab Navigator'ımızda başlayalım. Ya da bundan bir tane daha kopyalayıp yazalım isterseniz daha sonra değiştiririz. Diyeceğiz ki ismine Post and Screen bu sayfa. Bunun da ismi Post Add olsun. Şu şekilde yazalım. Post Add şöyle. Tamam. Evet. Şimdi Tab Navigator bölümümüze geliyoruz hemen. Şurada diyeceğiz ki Screen Options diyeceğiz. Ve daha sonra tekrar parantez ve tekrar süslü parantez ve rota diyeceğiz. Çünkü yönlendirme işlemlerini biz bu rotaya göre buradaki bu isimle birlikte yapabileceğiz. Buraya tekrar geliyorum. Buradan bir tane daha açıyorum ve burada işlemlerimi yazmaya başlıyorum. Şimdi ben bu aşağı taraftaki bu arkadaşlarda istediğim şeyler şunlar. Diyeceğim ki tab bar ikon diyeceğim ve diyeceğim ki işte bu arkadaşın color seçeneği olabilir, size seçeneği olabilir ve focus seçeneklerini kullanmak istiyorum diyeceğim. Ve buradan tekrar bir tane daha parantez açacağım ve bunun içinde yazacağım. Diyeceğim ki let icon component diyeceğim. Evet, düzgün yazalım. Component diyeceğim. Birazcık kopyala yapıştır yapabilirim çünkü o yüzden dolayı. Evet, tekrar gelelim burada. If diyeceğim. Eğer ki benim yukarıda tanımlamış olduğum rotamın şeyi atladık galiba. Bakalım hemen. If evet rota nokta evet bir şeyi atlamışız. Hemen kontrol edelim. Kaydettiğim zaman parantezle ilgili bir sıkıntı var gibi gözüküyor. Şöyle yapalım. Şuradaki şu arkadaşı tekrar yeniden sileyim. Şu anlık bir sıkıntı yok. Bir daha yeniden yazacağım. Tekrar screen options diyeceğim. Tekrar parantez süslü parantez açtım ve rota dedim. Bu değil. Şuradan evet. Yine aynı şekilde tekrar yeniden parantez açtım. Yeniden süslü parantez açtım. Ve burada tab var. İkon diyorum. Tamam. 2 nokta. Tekrar parantez, süslü parantez. Color virgül. Size virgül. Focus et diyorum. Şuradan tekrar yeniden geliyorum. Şöyle süslü parantez. Bunun içinde yazabilmem gerekiyor.
Evet, daha yeni bir şey hata yapmışım galiba. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi burada tekrar geleceğiz. Diyeceğiz ki let icon component diyeceğim yine. Aynı şekilde bunu söyleyeceğim. Tekrar buraya geleceğim. Diyeceğim ki if root nokta name diyeceğim. Ve eşitse benim buradaki ismin aynısı olmak zorunda. Showcase'e. O zaman bana ne yapacaksın? İkon component bölümünde yani bir ikon vermem gerekiyor ve sana şu şekilde bir ikon vereceğimi söylüyorum. Evet. Tabii biz bu arada bu ikonlarla ilgili herhangi bir pakette yüklemedik. Öncelikle aslına bakarsanız bizim bu ikonlarla ilgili pakete yüklememiz gerekiyor. Bunun için Expo Vector Icons diye bir paketimiz var. Bunu yükleyeceğiz. Hemen şöyle tekrar gelelim ve bunu yükleyelim. Burada bu sayfada istediğiniz ikonu aynı şekilde aramasını yapabilirsiniz. Burada zaten bayağı bir fazla tema var, ikon var. Ben de bunları zaten kullanacağım. Onun dışında eğer ki durum showcase ise bize onun gelmesi gerektiğini söyledik. Bakalım açılsın projemiz. Ne aşamada? Evet bakalım. Bir şey gelmedi. Şu arkadaşı şöyle olmazsa kapatayım. Evet durduralım. Tekrar npm run android diyeyim bir yandan gelirken. Biz de bir yandan yazalım. Daha sonra diyeceğim ki yine aynı şekilde else if diyeceğim. Eğer ki durum bu şey ise, evet bu arada şu arkadaşın kütüphanesine yüklememiş olabiliriz. Hemen bunları kütüphanelerine yukarı ekleyeceğim. Şöyle. Ondan dolayı mı hata alıyoruz? Evet şöyle tekrar yükleyelim. Bakalım. Evet şöyle bir şey yazdık. Şu an için Showcase ile ilgili bir şey gelmedi. İkon gelmedi. Şöyle tekrar kaydedelim bakalım. Şunu kapatıp bir daha bir açacağım. Evet sonuçta daha ben bu ikon komponenti return etmedim. O yüzden dolayı gelmedi arkadaşlar aslında. Şimdi birazdan return edince gelecektir. Şimdi aynı şekilde benim şunu demem gerekiyor. Eğer ki durum search ise o zaman bana şu ikonu getir demem gerekiyor. O yüzden dolayı burada başka bir ikonu yine aynı şekilde tanımlamasını yapıyorum. Bu şekilde bunu da söyleyeceğim. Sonra aynı şekilde diğerlerini de yapmam gerekiyor. Bunun için işte diyeceğim ki eğer ki durum buysa o zaman bana buradaki bu ikonu getir diyeceğim. Burada ikon olayı birazcık aslına bakarsanız karışık. O yüzden dolayı şöyle bırakalım. Ben bu ortadaki ikonu birazcık farklı yapmak istiyorum. Şimdilik aynısı kalsın. Bunu daha sonra değiştireceğim. Tekrar yine aynı şekilde else if diyelim. Yine bu sefer servisler için de yine aynı şekilde bir ikona ihtiyacımız var. Onu söylemem gerekiyor. Buradaki bu yazılarla bunların aynı olması gerekiyor. Buna dikkat ediyoruz. Ve burada da yine aynı şekilde ikonumu söylüyorum. Sonra bir seçenek olarak da tabii ki bir de personel bölümü var. Yine aynı şekilde personel bölümünde ekliyorum. Evet böyle bozdu. Şöyle bozmadan ekleyeyim. Evet şöyle tekrar süslü parantez. Tamam. Burada da ikonumu tekrar yeniden söyleyeceğim. Evet şöyle kaydettik. Buraya kadar tamam. En son olarak tabii ki benim burada return icon component diyerek bunu döndürdüğüm zaman bana tüm ikonların görmüş olduğunuz gibi geldiğini görüyoruz. Post add ikonumuzu değiştireceğiz. Problem yok. Şimdi ben bunun dışında burada birkaç tane daha ayar yapmak istiyorum. Şuradan tekrar gelip virgül ekleyeceğim. Tab var show label bakın. Bunu kullanacağım. Bu gözüksün. Eğer ki göstermek istemiyorsanız false diyebilirsiniz. Zaten gözüküyor aslında ama ben yine de her ihtimale karşılık bu seçeneği ekleyeceğim. Daha sonra tab bar active hint color. Bunun için de şöyle diyelim. Siyah. Normalde renginin siyah pardon seçili olan renginin siyah olduğunu görebilirsiniz artık. Ve tekrar yeniden gelelim. Tab bar. Evet neden gelmedi? Inaktif. Inaktif tilt color diyeceğim. Burada da gri tonunda bir renk seçmem gerekiyor ya da ona göre bir renk seçmem gerekiyor. Şöyle bir renk olması gerekiyor. Sanırım şöyle yazalım. Evet. Bakın birazcık daha bunlar artık soldu. Bu şekilde kullanacağız ve geçişlerimiz belli olacak.
Başka ne ekleyebiliriz? Buraya tab bar stil ekleyelim hemen şöyle. Bir şey verelim buraya. Yükseklik verelim. Buraya ben 60'lık bir yükseklik vermek istiyorum. Heydine birazcık daha geniş olsun. Aralarındaki şey bir padding vermek istiyorum. Yine aynı şekilde şöyle bir padding yazalım. Bunu da şöyle söyleyelim. Evet. Bunlar bu şekilde oldu. Bence güzel. Şimdi gelelim buradaki şu post et bölümünü yapmaya. Şimdi post et bölümü için ben şu şekilde yapacağım. Öncelikle şu yukarıda bununla ilgili ikonu bir değiştirelim. Ve aşağı tarafta da bununla ilgili tekrar şurada bir tanımlama yapacağız. Birazcık ben bunu şey olmasını istiyorum. Böyle birazcık dışarı çıksın istiyorum. Üzerine bir artı butonu olsun istiyorum. O yüzden dolayı. Biz buradaki bu şeyde post et'te ikon komponentten sonra şu arkadaşı şuradan sileceğim. Tekrar bir tane parantez açacağım ve burada bir tane view kullanacağım. Neden view kullanıyorum? Çünkü aşağı tarafta ben bir tane neydi onun ismi? E, touch şey Touchable Opacity diye bir tane şey var. Onu kullanacağım. Ondan dolayı. Şimdi birazdan yazarken görebilirsiniz. Belki dilim dönmemiş olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Hemen buraya tekrar diyelim ki class name diyeceğim. Absolute bir yapı. Bottom 5 diyeceğim. V 16 H 16 BG My Color 2'yi kullanacağım. Burada rounded e, full diyelim ve justify center diyelim. Ben şunu da yapmak istiyorum. Bu arkadaşın aynı zamanda sadece ikon gözükmeyecek. Bir tane de çevresinde yuvarlak yapıyorum burada. Aslında hem de onu da aynı şekilde söylemiş oluyorum burada. Justify center, item center ve z indeksi 10 diyelim. Başka bir şey gerek yok sanırım. Ve burada da ikonumuzu söyleyelim. İkonumuz da şu şekilde bir plus ikonu olacak. Evet, şöyle görmüş olduğumuz gibi geldi. Şimdi tabii ki bunu arkadaşın pek de konumu düzgün olmadı. O yüzden dolayı birazcık ama aşağıda oynayacağız. Hem konumu değiştireceğiz hem de altındaki yaz gerçi tamam sıkıntı yok. Birazcık şöyle tekrar aşağı gidelim. Burada post et demişiz. Burada diyeceğiz ki name kısmı tamam aynı şekilde dursun. Component de aynı şekilde dursun. Şuradan tekrar geleceğim. Diyeceğim ki options. Ve tekrar süslü parantez ve burada bu arkadaşın bir buton olduğunu söyleyeceğiz. Çünkü biz bakın buna tıklayabilmem gerekiyor. Bunlara da gerçi öyle. Birazcık daha farklı olacak yani. Şöyle tekrar gelip yapalım. Daha sonra işlemlerimizi yapabilmemiz için. Diyeceğiz ki touch able opacity diyeceğim ve şu arkadaşı kullanacağım. Evet şöyle kapanman da lazım senin. Evet bir şey yanlış yazdım ama evet şöyle yapalım. Options bölümüne şey diyeceğiz biz burada. Tab bar buton diyelim buna. Tekrar para 2 nokta diyelim ki props diyeceğim. Tekrar parantez ve burada evet, bu arkadaşı kullanacağız. Burada da props'la birlikte tabii ki erişeceğiz. Burada da hemen söyleyelim. Evet, bu daha sonra bu arkadaşa bir class name verelim. Diyelim ki justify center, item center, top 1 diyelim. Evet, birazcık daha aşağı aldık bunu. Sonra tekrar gelelim burada. Bir tane view kullanacağım. Ve bu arkadaşa bir boyut verelim hemen. V12, H12. Ops, neden? Hemen bulalım. V12, H12. Background My Color 2 yine aynı şekilde. Gerçi yukarıda yaptık aynısını. Burada tekrar bir daha yapmaya gerek yok sanırım. Şöyle bunu silsek bakalım nasıl olacak. Tekrar bakalım. Aslında pek de bir şey yapmama gerek yok gibi burada. Yukarıda yaptım zaten.
Eğer ki daha sonra sıkıntı olursa o zaman bir düzenleme yaparız. Ama şu an için bir sıkıntı yok gibi. Sadece şunu istiyorum ben birazcık. Top 4 diyelim şuna. Birazcık daha aşağı almış olalım. Ama bu sefer de aşağıdaki yazı pek gözükmedi. Top 2 desem şöyle. Şöyle yapalım. Biz bunu bayağı bir oynayalım. Şu şekilde bir tane view yazacağım ben. Hemen şöyle. Uzatmayayım çok fazla. Item center. Evet, şu şekilde bir view yazacağım. Evet, ve bu view'un içine yine aynı şekilde benim plus ikonumu ekleyeceğim. Yukarıda belirli, her ne kadar bir ikon belirlemiş olsak da burada yeniden mi yapıyoruz aslında onu. Neden? Çünkü bakın diğer ikonumla şu anki yapmış olduğum ikon arasında bayağı bir fark var. Tabii ki bunu da kullanabiliriz ama buradaki padding vesaire birazcık fazla. Ya da yukarıda tanımlayabiliriz. Ben bu şekilde tanımlayacağım. Ve bunun altına bir tane yazı yazmak istiyorum. Ve altına da post et yazısı yazsın. Şu şekilde olsun, daha mantıklı olacaktır. Ve aynı zamanda post et yazımı her zaman şey şeklinde olacak. Şu şekilde rengi bu şekilde olacak. Diğerlerinin rengi hangisi aktifse ona göre gelecek. Üst taraftaki şu arkadaşları normalde istemiyorum. Daha sonra bunu kaldıracağız. Bunlar için birer tane de header tasarlayarak devam edeceğiz. Evet, şimdi uygulamamız için bir header yazarak devam edeceğiz. Bunun için komponent bölümüne tekrar geliyorum. Custom header .tsx diye bir dosya oluşturacağım. Ve rnf diyeceğim. Bunun için yazmaya başlayacağım. Şimdi normalde bizim burada navigation bölümünde buradaki bu tab barımızdaki bu arkadaşı tabii ki yine gizleyeceğiz. O yüzden buraya tekrar geliyorum ve header shown diyerek bu arkadaşı gizleme şeyine alıyorum. Evet, görmüş olduğumuz gibi bu şekilde oldu. Şimdi benim bu tanımlayacağım header nasıl olmalı? Öncelikle birden fazla değeri olacak ve ben bunu duruma göre tüm sayfalarda kullanabileceğim. Diyeceğim ki custom header props olsun ve title'ı olsun ve zorunlu olsun diyelim buna. Daha sonra on back press diyelim. Şimdi bizim on back press diye bir alanımız olacak. Yani ben şunu söyleyeceğim burada geri butonu için. Burada bir tanımlama yapacağım. İşte tıklandığı zaman geri gitmesini isteyeceğim. O yüzden dolayı da burada bir void işlemi söyleyeceğim. Ama o tabii ki bu ne olacak? Zorunlu olmayacak. Yani duruma göre eğer girildiyse. Aynı zamanda logo alanım olacak. O da aynı zamanda burada geri butonu yerinde duracak. Yani ya logoyu göstereceğim ya boş göstereceğim ya da aynı zamanda ya da geri butonunu göstereceğim. Mantığım bu şekilde olacak. O yüzden dolayı buraya da yine zorunlu olmadan boolean yapısını söyleyeceğim. Daha sonra bir tane sağ tarafa da bir şeyler ekleyebilirim ama çok da emin değilim. Belki de hiç kullanmayacağım bile. Belki şu şekilde bir string yazalım. Yine aynı şekilde e, sağ taraftaki işlem içinde bir buton ekleyelim. Yani pardon, bir void işlemi ekleyelim. Belki bunu kullanmayız bile bu ikisini. Ama yine de dursun. Sonra ben bu yukarıdaki yazmış olduğum arkadaşlar tabi burada tanımlamam gerekiyor. Burada geliyorum, bunu yazdım, buraya tekrar geliyorum. Ctrl space virgül Ctrl space, bunları hızlı bir şekilde buraya bu şekilde atabiliyorum. Buraya kadar tamam. Şimdi yapmış olduğumuz tasarımı bir yandan da görmek istiyorum. O yüzden dolayı da şuradaki şu showcase screen'de bunu ekleyelim ve bir yandan da görelim. Buraya tekrar gelelim, bir tane custom header diyelim. Ve burada title özelliğimiz bildiğiniz üzere ne var. O yüzden dolayı buradaki bu alanda showcase diyelim. Tamam. Evet, şimdi görmüş olduğunuz gibi üst üste bindiler. Şimdi gelin buradaki bu tasarım hemen yapmaya. Öncelikle ben burada bir flex yapı vesaire bir şeyler söyleyeceğim ve aynı zamanda e, kendi rengimi kullanacağım. Hemen şuraya şöyle bir evet class name. Diyelim ki flex row, burası tek satır olacak. Item center. Flex de yazmamız gerekiyor sanırım. Yazalım biz yine. Justify between diyeceğim. Item center dedik. px4 diyelim. pt10 ve bg my color 2 diyelim. Evet, şu şekilde bir yapı oldu. Tabii çok da şey olmadı. Biz buraya bir yükseklik verelim hemen. Evet, şöyle.
H28 diyeceğim. Küçük bir gölge atalım buraya. Shadow. Evet, şöyle bir Shadow MD diyelim. Absolute bir yapı olsun. Evet, sorun. Absolute'i kaldıralım bakalım. Absolute ile Flex'i aynı anda kullanamıyor olabilirim belki. Absolute diyelim şöyle. Yok, Flex olsun. Tamam. Başka ne ekleyebilirim? Top 0 diyelim. Left 0 diyelim. Z indeksine de 10 diyelim. Evet, şu şekilde bunu yazalım. Şimdi gelelim buradaki bu arkadaşın içini hemen düzenlemeye. Buradaki bu arkadaşı silelim. Ve buraya bir tane touch able e, evet, şundan kullanacağız. Şimdi bu arkadaşa şöyle tekrar gelelim. On press özelliğine 10 back press'i ekleyelim. Ve class name'e de mr2 diyelim. Aslına bakarsanız bunu buraya değil de diğer tarafa eklesek daha mı mantıklı olur? Neyse, dur bakalım, daha sonra olmasa değiştiririz bunu. Tekrar buraya geleyim. Öncelikle bir logo alanına tıklayalım. Logo için gerçi yeri logo için bir tane back işlemi yazmayacağım için herhangi bir şey olmayacaktır. Tıklanabilir bir şekilde olacaktır. Problem de olmaz gerçi. Burada tekrar şöyle diyelim ki, eğer ki arkadaşım logo varsa bana bunu göster. Yoksa buradaki işlemi yap diyeceğiz. Buradaki işlemi yaparken de bana onBake Pro evet, neden gelmedin? Evet, şu olacak. Tabii içi boş olmadığı için şey olmadı. Neyse, içi dolduralım, sonra şey yaparız. Şöyle bir view yazayım. Evet, şu an artık düzelmiş olması lazım. Evet, onBake Press, eğer ki şeyse ne yapacaksın, o zaman da bunu vereceksin. Şimdi geri için bir tane butona ihtiyacım var. Zaten geri için yapacağım buton belli. Şöyle Ionic Icons kullanacağım. Yine aynı şekilde şunu ekleyelim ve bunun kütüphanesini yukarıdan yazalım. Bunları nereden buluyoruz? Tabii ki buradan buluyoruz. Siz isterseniz tabii ki buradan direkt aynı şekilde arayabilirsiniz. Ben daha önce hazırladığım için direkt bunları ne yapacağım? Aynı şekilde kullanacağım. Bunu bu şekilde söyledik. Eğer ki bu arkadaş, şimdi burada yine soru işareti söylediğim için bunların bir de null olma durumu olabileceği için bunu da aynı şekilde söylemem gerekiyor. Şöyle kaydedelim. Şu an tabii bir şey gözükmedi. Eğer ki durum şey ise, logoysa, o zaman bana resmi göstermesi gerekiyor. Resmim zaten bu benim. Evet, şuraya bir yere gelmiş olması gerekiyor mantıken. Tabii burada ne dememiz lazım, buraya tekrar gelip logo true dememiz gerekiyor. Tabii bunu bu şekilde söyleyemiyoruz. Evet, şöyle yaparsak, evet, buraya tekrar geleyim. Şu arkadaşın kütüphanesini de yükleyelim. Tekrar bakalım. Evet, şuraya görmüş olduğumuz gibi logomuz geldi. Şimdi tabii ki buradaki bu yazı fazla okunmuyor. Hemen şöyle yapacağım. Class name diyeceğim. Buraya bg my color 1 diyeceğim. Ve köşelerden birazcık bükeceğim. Güzel. Başka bir de şuraya, evet, padding gücümüz vesaire var. Tamam, bir sıkıntı yok burada. Evet, log alanımız böyle üzerine tıklanabiliyor. Tabii ki aslında şu arkadaşı değil de bunun yerine view kullanıp şurada tekrar yapabilirdik ama gerek de yok. Böyle de olabilir, problem değil. Geri butonumuz var aynı zamanda. Hemen bir de onu test edelim. Bunun için de buraya tekrar yeniden geliyorum. Logoyu sileceğiz buradan. Diyeceğiz ki Control Space diyelim. Şimdilik true dersem hata alırım büyük bir ihtimal ama bir deneyelim bakalım. Ha, yok, almadı. Tabii buraya geri tıkladığım zaman hata alacağım. Şu an için tıklamıyorum. Biz burada normalde ne yapacağız? Yukarıda bir navigation tanımlayacağız. Yazmış olduğumuz navigation'dan sonra back diyeceğiz. Ve bunu hangi sayfada kullanacaksak o zaman geri işlemini o zaman yazacağız. Bu genellikle şu şekilde olacak. Normalde biz mesela search sayfasına geldik. Search'ten bir sayfaya gittik. O zaman geri gelmemiz gerekecek. Ama diğer türlü ne gözükmesi gerekiyor bana mantıken? Logo gözükmesi gerekiyor. O yüzden ben burada şu an zaten logoyu göstererek devam edeyim. Şimdi bu kısım böyle. Şimdi artık orta bölüme geçelim. Orta bölüme de ben title'ımı yazdırmak istiyorum. Title'ım her halükarda zaten yazacak. Buraya tekrar geleceğiz. Hemen bir tane view diyeceğiz. Ve burada bir tane text
kullanacağız. Ve text'imiz içinde de şöyle title yazacak. Evet, görmüş olduğumuz gibi buraya yazdı. Tabi burada olmamalı. Hemen şuraya bir tane class name diyelim. Flex 1 diyelim. Item center diyelim bakalım. Evet, şu şekilde olacak. Buradaki bu title'ı hemen renklendirelim. Class name text LG olsun. Font'u bold olsun. Text'i center olsun. Text'i white olsun. Evet, bu da tamam. Şimdi gelelim diğer tarafa. Diğer tarafta da yine aynı şekilde burada yapmış olduğumuz gibi ne yapacağız? Write ile ilgili işlemlerimizi söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki write butonu eğer varsa, teksti doluysa o zaman burada bize bunu getir diyeceğiz. Ama yoksa zaten bize hiçbir şey getirmeyecek. Burada da yine aynı şekilde şu opacity'den kullanalım. Bunun on press özelliğine şuradaki olduğu gibi on backpress değil ne ekleyeceğiz? On right press ekleyeceğiz. Ve text'ine de right buton text'imizi yazacağız. Şu şekilde yazalım. Şu text blue olmasın. Ne olsun bu? Bizim text my color 1 olsun. Açıkçası şu an emin değilim. Belki de bu da olmamalı. Ya da biz buraya en iyisi text white diyelim. Böyle olması daha mantıklı olabilir. Tabii biz şu an için bunu kullanmayacağız ama yine de hadi yapıp deneyelim isterseniz bir. Diyelim ki right buton text diyelim. Şu şekilde geliyor. Yani rengi vesaire de bu şekilde. Belki kullanırız, belki kullanmayız. Bu şekilde kalsın şimdi. Tamam, burayı siliyorum. Şimdi burası benim vitrin sayfam. Zaten burayla ilgili bir sıkıntım yok. Şimdi aynılarını bunu diğer sayfalara taşımam gerekiyor. Hemen bundan yine aynı şekilde bir tane daha kopyalayayım. Search screen'imize gelelim. Şöyle yapalım. İsmine search diyelim. Evet, bunun kütüphanesinde yüklememiz gerekiyor. Tabii unuttuk. Hemen bakalım. Evet, showcase search. Tamam. Başka hangi sayfamız var? Servis sayfamız var yine aynı şekilde. Başka Postland bu. Buraya hemen ekleyelim. Tamam. Bir de bu sayfamız var. Buna da eklediğimiz zaman tüm işlemlerimiz tamam olmuş oluyor. Hemen bir test edelim. Bir hatamız var mı? Evet, bu sayfadayız. Showcase, Search, burası, servis, burası, ilan sayfası. Tamam. Evet, hepsi artık tamam. Artık buraların işlerini yavaş yavaş doldurarak devam edeceğiz. Bunu aslında mantıken şöyle yapmak daha mantıklı olacaktır. Şimdi ben buna mantıken tıklayamamam gerekiyor. O yüzden dolayı ben burada tekrar bir tane daha view açayım. Daha sonra bu açmış olduğum view'la birlikte şunu şuradan şöyle yapalım. Şunu şuradan tekrar geleyim. Şöyle tekrar buraya atalım. Şöyle bir kaydedelim. Bir hatamız yok. Şimdi şuradaki şu arkadaşı şuradan şöyle keseyim. Ve tekrar geleyim. Buraya yapıştırayım. Ve şunu da tekrar keseyim. Şöyle şuraya yapıştırayım. Ve şöyle hizalamak için şöyle yapalım. Tamam. Böyle yaparsam sanırım sorun olmayacaktır. Hemen bakalım. Evet, bu arkadaşı artık tıklayamıyorum. Görmüş olduğumuz gibi. Şimdi geri butonunu hemen test edeceğim. Bunun için şöyle tekrar neredeydi search screen. Evet, burası showcase. Neyse burada bakarız. Logo değil burada. Diyelim ki on back press diyelim. True diyelim şimdilik. Şöyle kalsın. Evet, search'e geliyorum. Evet, bu arkadaşa tıklayabiliyorum. Tıkladığınız zaman hata alacağım. O yüzden dolayı tıklamıyorum şu an. Bu da düzgün bir şekilde çalışıyor. Şimdi tekrar geri alayım. Burası normalde yine bu şekilde olacak. Bu kısmı da bu şekilde düzelterek bunun tıklanmasını engellemiş olabiliriz. Evet, hazır bir CMS kullanarak devam edeceğim. Normalde diğer projelerimde hazır CMS'leri de kullandığım ya da kendi API'lerimi yazmış olduğum projelerde görebilirsiniz. Şu an hazır bir CMS üzerinde çalışarak devam edeceğim. Uzun uzun yazmayacağım bir backend. Daha önce Strapi'yi kullanmıştım. Versiyon 4'ü kullanmıştım. Şu an versiyon 5 üzerinde. Aynı şekilde denemelerimi yapacağım. Hemen öncelikle şuradaki şu arkadaşı kopyalayacağım. Ve bilgisayarımın D'sinde çalışacağım. Yine o yüzden dolayı bir CMD ekranı açacağım. D diyeceğim. CD GitHub diyeceğim. CD ilan native
klasörümün içine geleceğim ve buraya aynı şekilde bunu oluşturacağım. Bu projem de aynı dizindeydi zaten, o yüzden dolayı. Burada hemen projeme bir isim verelim. Diyelim ki Strapi Native ilan diyelim. Daha sonra ismi bu olacak. 14 gün boyunca ücretsiz kullanabiliyormuşuz. Öyle bir özellik getirmişler versiyon 5'te. Bunun için giriş yapmak gerekiyor. Ben istemiyorum. Daha sonra SQLite mi istiyorsun? Evet, SQLite istiyorum. Daha sonra datalar, işte standart datalarım gelsin, mesela birazcık data ekleyip getireyim mi? Evet, getir diyeceğiz. Çünkü ben size buraya hazır dosyalar hazırladım. Test 1, test 2, test 3. Bunlar benim web sitemden indirebilirsiniz aynı şekilde. Bunlarla birlikte bağlantı ayarlarımızı da kontrol etmek için kullanacağız ve direkt buradakileri kullanacağım yani. Daha sonra TypeScript istiyor musun? Evet, istiyorum. Daha sonra npm istiyor musun? Evet, istiyorum. Git de istiyorum diyeceğim ve yüklemeyi başlatacağım. Bunu yüklemesi şöyle bir 3-4 dakika sürecek. Yükleme bittikten sonra videoyu yeniden başlatacağım. Ama öncesinde şunu da isterseniz ayarlayalım. Buraya tekrar yeniden geleyim. Add folder workspace diyeceğim. Ve buradan Strapi Native ve seçeceğim. Çünkü işlemlerime ben burada devam etmek istiyorum. Daha sonra buradan terminal diyeceğim. New terminal diyeceğim ve buradan Strapi Native ilanı seçeceğim ve bana burada yeni bir PowerShell açacak. Burada bu arkadaş olacak Android, burada da bu arkadaş olacak. Onun dışında hatta bu arkadaş yüklenirken bizim şöyle bir de paket yüklememiz gerekiyor. Hemen bu paketi de yükleyelim isterseniz. Bu paketi de biz Android bölümümüze yükleyeceğiz. Neden Android bölümümüze yükleyeceğiz? Çünkü ben bu sayfaya, yani Strapia'ya sürekli istek atacağım, yani bir API istek atacağım. Sürekli bir URL yazmam gerekiyor ve bu URL'i de ben environment dosyasında belirtmem gerekiyor. Yani buraya tekrar geleceğim, bir tane environment diyeceğim ve burada URL'imi belirteceğim. URL'imi size vermiş olduğum şöyle bir tane örnek olarak tabii ki verdim. Aynı buradaki gibi olacak. Şu, hatta şu paketi de şuraya ekleyeyim. Bunlarla sizin, evet, şöyle dursun. Tamam. Şu test 1, test 2, bunları kapatıyorum. Zaten birazdan kullanırken üzerinden geçeriz. Bunu da kapatayım, kafamı karıştırmasın. Evet, environment dosyama bunu yazdım. Aslına bakarsanız environment dosyama bunu yazmayalım. Şunu şu anlık sileyim. Böyle kalsın. Birazdan dolduracağız. Bunları nasıl doldurabileceğimizi de göstereceğim çünkü. Daha sonra bu environment dosyasını bizim bu şekilde kullanabilmemiz için bu arkadaşı durduruyorum ve şunu yüklüyorum. Bunu yükledikten sonra dokümantasyona bakıyorum. Diyor ki environment dosyasını kullanabilmek için diyor, aynı şekilde gelip bunu babelconfig.cs'ye yazman gerekiyor diyor. Şunu da aynı şekilde geliyorum. babelconfig.cs'ye şurada plugins bölümüne bunu ekliyorum. Başka bir şey var mı? Sanırım yok gibi. Bakalım. Tamam gibi. Evet, bunları bu şekilde yazıyorum. Örnek bir iki tane bir şeyler göstermiş. Tabi bunları da duruma göre belki kullanabiliriz. Bu şekilde kalsın bakalım. Onun dışında başka ne yapacağız? Şimdi benim size hazırlamış olduğum dosyalardan bir tanesinin ismi Search Screen. Ben bu Search Screen'i aynı şekilde gelip kopyalayacağım. Buradaki screen'imin içindeki Search Screen'imde çalışacağım. Bu test amaçlı oluşturduğum bir dosya. Sizin bunu yapmanıza gerek yok. Zaten ben burayı daha sonra geri eski haline çevireceğim. Ama şu an testlerimizi yapabilmemiz için benim buna ihtiyacım var. O yüzden dolayı. Burada bir public URL'imiz var. Bunu da şimdi buradaki URL'imizden vereceğiz. Ama bu arkadaşın daha yüklenmesi bitmemiş. Şöyle yapalım. Biz bu arada bu arkadaşı da bir tekrar yeniden açalım. Şöyle uygulamamızı kapatıp açalım bir. Evet, bu arkadaş gece dursun. Tekrar şuraya bakalım. Bitti mi? Neredeyse bitti. Şu an JVT'yi vesaire yüklüyor. Uygulamam da arkada açılıyor. JVT yani kimlik bilgileri gibi bilgileri yüklüyor. Şöyle tekrar gelip bakacak olursak burada zaten environment dosyasının içinde bunları bize oluşturuyor. Evet, bekliyoruz bakalım birkaç dakika daha. Şu arkadaşı da şöyle kullanmamız gerekiyormuş. Bizim normalde burada Babel config dosyasına yazdık ya. React Native Do ve de Environment dosyasında kullanacağım için burada şunu şöyle yapmam gerekiyormuş. Tekrar şu plugins'i kopyalayayım olmazsa. Ben bunu daha önce test etmiştim. Şöyle yapacağız. Bu şekilde olacak. Modül name'ini environment ve pet'ini environment şeklinde
bir yaz eklemem gerekiyor. Bu arkadaşı da tekrar bir daha bir durdurayım. Yeniden bir daha şey yapsın. Şey dosyası olduğu için önemli bir dosya olduğu için deploy etmesi gerekiyor. Bunu o yüzden dolayı tekrar şuna bakalım. Burada bu arkadaşın işi bitmiş. Şimdi diyor ki sen bu arkadaşı çalıştırabilmek için Strapi diyor. npm run develop diyerek çalıştırabilirsin diyor. Bunun için Strapi olan bölüme geliyorum yine aynı şekilde. npm run develop diyerek bunu çalıştıracağım. Bunu çalıştırırken öncelikle şuradan bir tane sekme açmak istiyorum. Şöyle dursun. Bunu neden yapıyorum? Çünkü birazdan bana bu sekmede açacak bu işlemi yaptıktan sonra o yüzden dolayı. npm run develop diyeceğim ve bekleyeceğim. Şimdi bana birazdan bir tane admin paneli açacak ve biz Strapi ile ilgili giriş bilgilerimizi burada tanımlayacağız. Evet, görmüş olduğumuz gibi açıldı. Localhost 1337 diye bir sayfada bize açtı. Bilgiler olarak şöyle bir şeyler gireyim. Burası deneme 12 olması lazım. Ve tekrar gelelim, bunu bu şekilde söyleyelim. İş soruyor. Full stack developer diyelim. Finish diyelim. Evet, işlemimiz başarılı bir şekilde oldu ve panelimiz hazır. Şimdi benim görmüş olduğumuz gibi localhost 1337 diye bir şeyim var. Ben bunu buraya gelip aynı şekilde gelip tanımlayacağım. Şimdi benim daha buraya yazmış olduğum search screen'de şimdi bunu test etmemiz gerekiyor. Özellikle zaten yazdım. Buraya search'e geldiğim zaman bakalım. Evet, bilgiler geldi. Normalde açıkçası gelmiyordu. Ama şu an geldi. Bir sıkıntı yok. Şimdi normalde bakalım acaba ben birkaç defa kurdum, acaba onunla mı alakalıdır? Bir kontrol edeceğim açıkçası. Şimdi normalde görmüş olduğumuz gibi verilerimiz geliyor. Benim şu an API'me başarılı bir şekilde istek atabiliyorum. Public URL'im bu. Environment'ım bu. Ama Strapi buna her zaman izin vermiyor. Bu yüzden dolayı Strapi'nin burada config dosyasının içinde bir tane middleware dosyası var. Ben her ihtimale karşılık bu dosyayı size de verdim. Şöyle ben bu dosyayı birazcık değiştirdim. Nerede bu arkadaş? Şöyle. Ben burada dedim ki orijinle tüm her taraftan istek alabilir. Bu şekilde çalışabilir dedim. Şöyle bakalım, localhost 13.7 bir sıkıntı yok. Bazen dediğim gibi sıkıntı olabiliyor. Bu arkadaş localhost'ta çalışırken vesaire problem yaratabiliyor. Eğer ki olursa o zaman bunu o şekilde değişebiliriz. Bir sorun olmadığı için şu anlık bu şekilde devam edeceğim. Hatta uygulamamı bir daha bir kapatıp yeniden bir açıp emin olmak istiyorum açıkçası. Daha sonra tekrar hata almayalım. Evet, şöyle tekrar bakalım. Şimdi size birazdan vermiş olduğum bu arkadaş içindeki verileri sileceğim ama üzerinden bir bahsedeyim öncelikle. Bununla bir işimiz yok. Bu sadece bir test dosyasıydı. İstek attığımızda çalışıyor mu çalışmıyor mu? Benim için önemli olan kısım o. Search'e tıkladım ve verilerim geliyor. Şimdi ben burada diyorum ki const response diyorum ve public URL. Yani benim bu environment'ta tanımlamış olduğum public URL. Ve bu arkadaşın mantıken bu arada GitHub'a yüklenmemiz gerekiyor. Şöyle yazacağım, environment diyeceğim. Diyeceğim ki benim URL'im bu. Ben buraya API buraya yazarlara bir istek atıyorum. Eğer ki durum başarılıysa bana o zaman bu mesajı ver, bunu ver diyerek ya da başarılıysa bana konsola dataları yazdır. Başarılı değilse fetch error diyerek bana bunu yazdır diyorum. Aslına bakarsanız yaptığım tek şey şuradaki şu fetch bölümünü yazarak buraya bir istek atıp projemi test etmek. Uzun uzun şu an yazarak şey yapmak istemedim. Zaten birazdan servis bölümünü yine aynı şekilde modelini oluşturacağız. Hem de burada zaten verilerini çekerek aynı şekilde göstereceğiz. Şu ana kadar işlemlerimiz başarılı. Şimdi buradan sonra işlemlerimize devam edebiliriz. Ben burayı siliyorum. Aynı şekilde bırakıyorum. Evet, şöyle kalacak. Test dosyamızı zaten sizinle paylaşacağım. Evet. Şu an için bu kadar. Şimdi diğer bölümlerimize devam edelim. Evet, şimdi Strapi bölümüyle birazcık devam edeceğim. Strapi bölümünde yeni collection'lar oluşturacağız. Oluşturmuş olduğumuz collection'ların izinlerini vereceğiz. Aynı zamanda fake product'lar, fake kategoriler gireceğiz. Ve daha sonra da native uygulamamızda API'lerine istek atarak bu şekilde çekeceğiz. İki defa uğraşmayacağım. Yani hem tasarımı yapayım, daha sonra da tekrar tasarım için buradan collection oluşturayım, tekrar bunu yapayım. Bu şekilde yapmayacağız. Önce collection'ımızı oluşturacağız ve daha sonra da ona göre ne yapacağız? İşlemlerimize devam edeceğiz. Öncelikle benim neye ihtiyacım var? Benim kategorilere ihtiyacım var. O yüzden dolayı burada bana hazır bir şekilde gelen
bir kategori var. Ama bana yeterli değil. Tabii ki zaten bunları Strapi bana ne olarak oluşturdu? Örnek olarak oluşturdu. Ben bunu istersem silebilirim ya da ne yapabilirim? Kendime göre yeniden içini şekillendirebilirim. Ben burada bu arkadaşa edit diyeceğim. Şöyle tekrar bakalım ya da pardon şöyle diyelim. Evet, burada şimdi name alanımız var. Slug alanını kullanır mıyız, kullanmaz mıyız bilmiyorum. Articles yani şeyler, blok yazıları, ya bunu da kullanmayacağım. O yüzden dolayı bunu buradan siliyorum. Çünkü ben ürünlerim için bunu kullanacağım. Yani article'lar burada gereksiz bir şey. Ben burada yeni şeyler ekleyerek devam edeceğim. Benim bir tane ikon alanım olacak. İkon alanımda sadece bir yazı yazacak. O yüzden şöyle bir tane ikon diyelim ve short text şeklinde olsun. Onun dışında başka ne alanım olacak? Color alanım olacak. Burada da yine aynı şekilde yazı yazacak. Bunu da aynı şekilde ekleyelim. Başka sanırım başka bir şey olmayacak. Direkt bunları bu şekilde yazmış olalım. Tamam diyelim. Bu şekilde bunu kaydedeceğim. Slug alanına da aslına bakarsanız ihtiyacım yok. Bunu da yine aynı şekilde değiştirebilirim. Şimdi bunu save yaptıktan sonra birazcık zaman alacak. Hemen ondan sonra bununla ilgili ayarlarımızı göstereceğim. Evet, işlem tamamlandı. Çünkü ben bunu her seferinde yaptığımda görmüş olduğunuz gibi bir restart atıyor. O yüzden dolayı videoyu durdurup başlatıyorum zaman zaman. O yüzden kusura bakmayın videoyu fazla uzatmamak için. Şimdi kategori alanımız bu şekilde. Şimdi bunun dışında alt kategorilerimiz olacak. Tabii ki onları eklememiz gerekecek. Şimdi onu da yapacağız. Ama onun öncesinde muhakkak hepsinde iyi yapmamız gereken, dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Onu göstererek devam edeceğim. Sonra diğer işlemlerime geçeceğim. Benim burada şu arkadaşı tıkladığım zaman burada rol bölümü var. Bu rol bölümünde public rol ve authentication yani giriş yapan rol diyor. Şimdi ben eğer ki public'ten birine izin verirsem o zaman authentication'dan da izin vermiş sayılmıyorum. Bunu tekrar söyleyeyim. Eğer ki public'ten izin verdiysem authentication'dan da izin vermiş sayılmıyorum. Yani hem giriş yapana eğer ki vermek istiyorsam hem de public'e izin vermem gereken durumlar olabilir. Buna dikkat edelim. Onun dışında şimdi public ile ilgili hemen izin verme mevzusuna geçeceğim. Şimdi ben public ile ilgili kategorilerime izin vermek istiyorum. Yani kategorilerimi herkesin görmesini istiyorum. Buradan kategoriye geleceğim. Kategoriye geldikten sonra kategori Fint ya da Fint One. Bunları buradan seçebiliyorum. Ya da herkes ekleyebilir, herkes silebilir, herkes detayını görebilir, herkes update şeklinde görebilir gibi seçenekler var. Find One'ı şu an için kullanır mıyız bilmiyorum ama Find'i kesinlikle kullanacağız. Yani buradan Find'den kastımız ne aslında select bölümümüz. Şuraya tıkladığımız zaman neredeydi? Evet, örnek bir dokümantasyon vardı. Şu an bulamadım. Örnek dokümantasyon sayfasında bulayım zaten gösteririm. Burada bu izinlerimiz oldukça önemli. Yani biz buradan hem Authentication'da hem bu tarafta izinler vermemiz gerekecek. O yüzden dolayı buna dikkat ediyoruz ve burada görmüş olduğumuz gibi get API kategori şeklinde bir iznimiz de var. Hemen ben bunu aynı şekilde save diyorum ve iznimi tamamlamış oluyorum. İzinlerle ilgili büyük bir ihtimal Strapi.io'da şöyle tekrar izindeydi daha doğrusu pardon yazılarla ilgili developers bölümünde bakalım şöyle open source diyor. Büyük bir ihtimal burada örnek yazılar vardır. Ya gerçi burası GitHub yazısı. Burada evet, sayfayı bulunca tekrar gösteririm ama buranın içinde bir yerde vardı hatırlıyorum çünkü. Tamam bu şekilde olsun. Sonra benim ekleyeceğim diğer alanlara geçelim. Tekrar buraya gelip aynı şekilde tıklayayım. Yeni bir tane collection oluşturacağız. Kategori bu sefer de bunun alt kategorisi olacak. Sub kategori diyelim. Ve bana bu şekilde oluşturacak. API ID'min bu olduğunu, singular şekilde bu olduğunu bana bu şekilde söylüyor. Buraya kesinlikle single bir tane yazmamız gerekiyor. Çünkü hem plural hem de singular yani hem çoğul hem de tekil şeklinde bize oluşturması gerekiyor. Continue diyeceğiz. Ve alt kategorilerimizde neler olacaksa bunu söyleyeceğiz. Şimdi alt kategorimizin mantıken bir ilişkisinin olması gerekiyor ve bir üst kategoriyle ilişkisinin olması tabii gerekiyor. Ama öncelikle tekstini yazarak başlayalım. Diyelim ki ne diyelim işte diğer tarafta ben buna name mi dedim acaba? Name diyelim. Ya da şöyle bir bakalım olmazsa hemen aynı olsun çünkü hemen öyle istiyorum. Evet olmadı. Evet şöyle yapalım. Açamadık böyle. Tekrar geleyim. Şurada olmazsa tamam diyelim. Ne demişiz burada? Name slash description demişiz. Yine aynı mantıkla oluşturacağım. Tekrar gelelim buraya. Diyelim ki sub kategori ismi bu şekilde. Evet text alanımız. Ee, evet neyse name.
Şöyle şu short text. Tekrar yeni bir alan daha ekleyelim. Text, bu sefer long text diyelim. Description diyelim. Tekrar gelelim. Resim ve ikon alanı kullanır mıyız? Şu an için emin değilim ama biz bir color, bir tane de ne ekleyelim, yine resim alanı ekleyelim. Belki daha sonra bunun üzerine bir ekleme, çıkarma, bir şeyler yapabiliriz. Bunlar da yine aynı şekilde kalsın. Evet, bunu da yazalım. Başka bir de ilişki yapmamız gerekiyor. Bunun için buradaki relation'ı seçiyorum. Daha sonra ilişkimi nereyle yapacaksam onu seçmem gerekiyor. Benim kategoriyle bir ilişkim olacağı için buradan kategoriyi seçiyorum. Ve bire e, burada ilişki türümüzü bilmemiz gerekiyor. Tabii ki şöyle, şimdi birebir ilişki sub kategoriye şöyle bakalım. Evet, kategorinin sub kategorisi birebir ilişki olması gerekiyor. Pardon, bir kategorinin birden fazla sub kategorisi olabilir. Şöyle bakalım. Evet. Bir kategorilerin, yok, şöyle bakalım. Evet. Bir kategorinin birden fazla sub kategorisi olabilir şeklinde bir ilişkimiz olacak. O yüzden dolayı bunu buna göre ayarlıyoruz. Yani benim kategorimin, mesela örnek olarak söylüyorum, emlak, mesela arazi olabilir, satılık olabilir, kiralık olabilir. O yüzden dolayı kategorim tekil oluyor. Ama bu arkadaş, yani alt kategoriler fazla olacağı için bunlar da çoğul oluyor. O yüzden dolayı burada ne yapıyorum? Bunu bu şekilde oluşturuyorum. Evet, finish diyeceğim ve save diyeceğim ve sub kategorilerimizde yine aynı şekilde devam. Onun dışında şimdi başka neye ihtiyacımız var? Product'a ihtiyacımız var. Hemen product'larımızı da ekleyelim. Evet, sub kategori değil, pardon, yanlış oldu. Burada tekrar create diyeceğim ve burada product diyeceğiz. İzinlerimizi vermedik bu arada, unutmuyoruz. İzinlerimizi vereceğiz. Continue diyelim. Daha sonra text alanımıza gelelim. Text alanımızda işte ne olabilir? Name ya da title diyelim. Burada başlığımız olsun. Tekrar gelelim. Bir tane daha ekleyelim. Uzun açıklama, description, long text olsun. Başka resim alanım olacak. Bir tane resim alanı eklemek istiyorum. Burada medyayı seçip buna sadece image diyeceğim. Tabi birden fazla resim vesaire ekleyebiliriz ama ben tek resim olayıyla yaparak devam etmek istiyorum. Yani normalde multiple medya da diyerek aslında devam edebiliriz. Ya da yapalım. Ee, single olsun, ben bunu bir planlayayım, olmazsa daha sonra, olmazsa burayı tekrar product bölümümüzü yaparken düşünürüz, olmazsa ona göre tekrar ekleriz. Tekrar buraya tekrar yeniden tıklayayım. Benim daha sonra adres alanım olacak. City diyelim. Short text diyelim. Başka işte adresim olacak. Başka e, price'ım olacak. Evet, şundan şöyle geri gelelim. Bunu number yapalım. Pardon. Price diyelim. Ve buradan neyi seçeceğiz? Desimali seçelim. Başka ne alalım olabilir? Başka sanırım bir alanım olmayacak gibi. Bir de şöyle bir district alanı daha ekleyelim. Bu da yine adresle ilgili. Bunu da yine aynı şekilde ekleyelim. Another file diyelim. Tamam, şu şekilde olsun. Şöyle şu arkadaşla buradan sürükleyebiliyor muyduk? Sürükleyemiyoruz sanırım. Tamam, problem değil. Ya da şu price'ı silelim, bir daha ekleyelim alta. Hizası düzgün dursun diye istiyorum. Evet, price. Evet, yine aynı şekilde bunu da ekleyelim. Tamam. Bu şekilde bunları da ayarlamış olduk. Şimdi bu, tabii bu product'larımız aynı zamanda ne olmaları gerekiyor? İlişkili olan tabloların olması gerekiyor. Relation diyeceğiz ve biz buradan product'la, kategoriyle bunu ilişkilendireceğiz. Bir kategorinin birden fazla product'ı olabilir. O yüzden dolayı biz burada kategoriyi seçtik. Bir kategorinin birden fazla product olabilir. Bir product'ın bir tane kategorisi olabilir. O yüzden dolayı şöyle yapacağız. Bakalım hangisi? Evet, bir kategorinin birden fazla product'ı olabilir şeklinde bunu söyleyeceğiz.
Tekrar finish diyelim. Aynı şekilde alt kategoriyi de ekleyelim. Belki ihtiyacımız olur, belki olmaz. Şu an için bilmiyorum. Hadi bunu da ekleyelim. Sub kategori diyelim. Buna da yine aynı şekilde bir sub kategorinin birden fazla product'ı olabilir şeklinde bir tanımlama yapacağım. Evet. Tekrar bunu da save diyorum ve bunu da kaydediyorum. Şimdi bunların içine birer tane fake ID fake kayıtlar girerek devam edeceğim. Projemde en azından daha düzgün bir şekilde gözüksün diye ve göstereceğim şimdi birazdan size. Evet, sayfamız yüklendi. Bu arkadaşların öncelikle izinlerini vermemiz gerekiyor. Tabii ki unutmadan hemen verelim. Sorgulayacağız çünkü sonuçta. Burada rol bölümüne tekrar geliyorum. Kategori zaten verdik. Sub kategoride Fint, bunun ikisine verelim. Product'ta Fint ve Fint1 diyelim yine aynı şekilde. Aslına bakarsanız burada product ekleme bölümümüz de olacağı için bununla ilgili daha sonra gerçi tekrar buraya geliriz. Gerçi sadece kayıtlı olan kişi ekleme yapabilmesi gerekiyor. Evet, aslında aynı zamanda bu product'ların bir de ne olması gerekiyor? User ID'si olması gerekiyor aslına bakarsanız. Bu konuda eksiğim var aslında. Evet, bunu unuttuk çünkü. Evet, product, tekrar buraya yeniden gelelim. Bir tane relation diyelim. Burada ne var bakalım? Article. Evet, şu an için gelmedi. Buna tekrar bakalım. Normalde bizim aynı zamanda buraya ne eklememiz gerekiyor? Kullanıcıları da eklememiz gerekiyor. Yani user eklememiz gerekiyor. Burada user permissions diye bir alan olması gerekiyordu normalde. Tekrar bakalım. Evet, pardon, alta kaydırmam gerekiyormuş. Pardon arkadaşlar. Burada user permissions diye görmüş olduğumuz gibi bir iki tane ayar var. Burada user permissions'ı seçiyoruz. Böyle olması gerekiyor. Bir user permissions'ın birden fazla product, şöyle bakalım. Evet. Product'ın bir tane user permissions'ı olur. Evet, burada şu an için tam hangisini seçeceğiz? Şu an tam emin olamadım. Evet, burada şimdi bir product'ın mantıken bir product'ın birden fazla sahibi olamaz. Yani o yüzden dolayı ne olması gerekiyor? Product'ın tekil olması gerekiyor. User permissions, evet, teke tek ilişki olması gerekiyor sanırım. Şöyle tekrar bakalım. Burası tekil, burası da tekil. Bu şekilde olması gerekiyor diye düşünüyorum. Eğer ki bir yanlış yaptıysam daha sonra burayı tekrar düzelteceğiz. Zaten teke tek ilişki şeklinde bunu da yazıp ayarlıyorum. Evet, şimdi bunlara fake veriler girmem gerekiyor. Dediğim gibi fake verilerimiz için de şimdi birkaç tane örnek göstereyim. Daha sonra devam edeceğim zaten. Şimdi ben buradaki şu kategorilerime şu şekilde değerler girmek istiyorum. Buraya şu arkadaşa tıklıyorum, Content Manager'a. Buradan kategori bölümümü seçeceğim. Ve buradan Create Entry diyerek verilerimi gireceğim. Buradaki color rengine Tail'ın CSS kodlarından gireceğim. Subkategori buradan şu an için eklenmiş olan bir tane yok. Zaten product'ımız şu an için ekli olan yok. Zaten daha sonra da ekleyebiliyoruz. Bu değerleri bu şekilde teker teker gireceğim. Bir tane hatta girelim isterseniz. Diyelim ki işte auto diyelim. Select auto ya da otomatik oluşturuyor zaten. İşte lorem ipsum bir şeyler olması gerekiyor. İkon için benim normalde kullanmış olduğum Expo, evet, Vector Icons, bunlardan bir tane gireceğim. Mesela bu arkadaş ismi şu olacak. Sadece name kısmını gireceğim. Evet, alabilirsem bir de. Sadece şu kısmını gireceğim. Color bölümüne işte background şöyle bir tane gireyim, mesela BG Green 50 diyelim. Daha sonra save diyeceğim. Bu mesela kategori bölümümüzdü. Bakalım şöyle. Buradaki fazlalıkları daha sonra sileceğim zaten bu arada. Daha sonra product bölümümüz için yine aynı şekilde sub kategori de girmemiz gerekiyor tabii. Önce bir tane sub kategori girelim. Burada auto dedik mesela. Diyelim ki işte sedan. İşte description'da yine bir şeyler. Yine şöyle bir renk olsun. İkon içinde yine şöyle bir ikon olsun diyelim. Daha sonra kategori auto diyeceğim. Product vesaire şu an için bir şeyimiz yok. Publish diyeceğiz ve bunu da ayarlamış olacağız. Sonra product bölümümüze yine aynı şekilde geleceğiz. Burada resim de eklememiz gerekiyor. Yine aynı şeyleri yapacağız ve burada bir tane de bununla ilişkili
kullanıcımın olması gerekiyor. Ben bunları test edeyim öncelikle. Bir hatamız varsa bunları da düzelterek zaten yine aynı şekilde anlatacağım ve aynı şekilde verilerimi girerek devam edeceğim. Sizden ricam, siz de olabildiğince bir 15-20 tane product, 7-8 tane kategori vesaire girin ki uygulamamızı yaparken kolay bir şekilde olsun, ya da birazcık videoyu ileri sarın, benim girmiş olduklarıma bakın, ona göre siz de aynı şekilde girdilerinizi hazırlayın. Product bölümümüzde unuttuğumuz bir şey daha var. Şimdi hemen onu da ekleyelim. Aynı şekilde şimdi ben öncelikle girdiğim kategorileri de şöyle göstereyim. Kategorilerim burada. Sub kategorilerimde hala girmeye devam ediyorum. Product bölümümde aynı zamanda benim vitrin ilanlarımın olacağı için, bu yüzden dolayı ben burada bu product'ta ekstra yeni bir tane daha alan açalım. Biz buradaki ismine ne demiştik? Bakalım. Showcase Screen. Yani diyeceğiz ki Showcase diyerek bir tane alan ekleyeceğim ve bu alana da sadece boolean yapısında olacak. Showcase diyelim. Evet. Daha sonra bunu finish diyelim ve buraya eklensin. True veya da false değeri döndürecek. Ben de ona göre ne yapacağım? Vitrin sayfamda göstereceğim. Ekstradan yapmam gereken diğer bir şey, bir de benim servisler sayfam olduğu için servisler sayfası içinde bir alan daha oluşturmam gerekiyor. Bir de biraz da onu da oluşturalım aynı şekilde. Servisler alanını niçin oluşturacağım? Servisler alanında normalde aslına bakarsanız servisler alanında çok da fazla bir şey yapmayacağız. Asıl amacımız servisler alanında ilk başta ilk API isteğimizi atarak ilk döndürme işlemimizi yapmak. Daha sonra da diğer bölümleri aynı şekilde ona göre genişletmek olacak. Bazen Strapi bu şekilde hatalar verebilir. Yapmanız gereken şey durdurup yeniden başlatmak. Hemen şöyle tekrar yeniden başlatıyorum ve servisler alanına girerek devam edeceğim. Evet, açılmasını bekliyorum şu an. Evet, şu an klinik dedi gerçi. Evet. Şimdi birazdan açabilirim. Evet, şu an aktif. Tamam. Evet, şimdi tekrar buraya yeniden geleceğim. Bir tane daha collection oluşturacağım. Collection'ın ismi servis olsun. Çoğul yazamıyoruz buraya. Hatta diğerlerini hep baş harflerini büyük yaptım, o yüzden dolayı bunu da baş harfini büyük yapayım. Servis şeklinde. Continue diyeceğim. Burada bana sadece iki tane alanım olacak. Bir tane name alanım olacak. Ee, Tekrar gelelim. Bir tane daha yine aynı şekilde alanım olacak. Description alanım olacak. Bunun içine de 2-3 tane değer gireceğim. İşte ne olabilir bunlar? İşte araba kaskosu, işte bir nevi hizmetler, firmanın hizmetleri olabilir, işte araba kaskosu olabilir, işte sigortalar olabilir, bilmem şu hizmeti verebiliyoruz gibi. Yani ilan firmalarında muhakkak görmüşsünüzdür, yan dal olarak yapmış oldukları bir tane daha hizmet olur. Biz de ne yapacağız? O hizmetleri buraya aynı şekilde ekleyeceğiz. Yani aslında yapmasak da tabii ki olabilir aslında. Ben sadece aşağı taraftaki o bölüm boş kalmasın ve ilk başta da bunu birlikte test edelim diye bunu aynı şekilde yapıyorum. Şimdi ben aynı şekilde içeriklerimi girmeye devam edeceğim. İçeriklerime girmesi bittikten sonra zaten size aynı şekilde tamamını göstereceğim. Ve sonra da bunlarla ilgili işlemlerimizi React Native üzerinde istek atarak getirme işlemleri gibi işlemleri yaparak devam edeceğiz. Evet, şimdi ben birazcık içerik girdim. İçerik girdikten sonra bu içerikleri aynı zamanda videoya da aldım. Videosunu da aynı zamanda size vereceğim dosyalarda mevcut. Aynı zamanda bu içerikleri kendiniz girmek istemezseniz ya da başka bir içerikleriniz varsa ve bunları dışarı aktarmak isterseniz npx strapi export diyerek ve birazcık bekledikten sonra size şu şekilde bir çıktı veriyor ve export görmüş olduğunuz gibi size bu arkadaşı oluşturuyor. Bunu ben şimdi sizinle bunu paylaşacağım. Siz bunu yüklemek için de şunu yapmanız gerekiyor. npx strap import file ve daha sonra tam olarak dosyanın ismini söylemeniz gerekiyor. Şu an tabii ki ben bir daha import etmek istemediğim için dosyanın ismini doğru bir şekilde yazmadım. Ama siz doğru bir şekilde yazdığınız zaman otomatikman projenize bu dosyayı tekrar ne yapacaktır? Import edecektir. Ben her ihtimale karşılık zaten videosunu da çektim, eğer orada bir hata olursa diye. Ee, ya da siz de varsayılan olarak kendiniz ürünler vesaire girebilirsiniz ya da bunu deneyebilirsiniz. Bunu da yine aynı şekilde buradaki test dosyasının içine atacağım. Bunu yine aynı şekilde projenizin ana diziline ekleyerek yapabilirsiniz ama strap alanında yapmanız gerekiyor. Buna dikkat edelim. Ve şimdi ürünlerimi girdim ve bunlarla ilgili işlemlerle devam edelim.
Evet, ben de şu an bir sorun oldu. O yüzden dolayı demiştim ya size Middleware dosyası ile ilgili. O yüzden dolayı ben bu arkadaşı değiştireceğim. Şu şekilde sadece vermiş olduğum izinlere göre çalışmasını isteyeceğim. Siz de aynı şekilde bu dosyayı bu şekilde güncelleyebilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra Strapi'yi kapatıp yeniden başlatmanız gerekiyor. Çünkü middleware ayarları o şekilde algılıyor. Ben şu an bir istek attım. Servisler bölümü çekerken benim için problem oldu. O yüzden dolayı da bu videoyu tekrar yeniden çekme gereği duydum. Burada IP adresinizi yazmanız gerekiyor. IP adresini yazmak için ipconfig yazarak zaten bilgisayarınızın yerel IP adresini alabiliyorsunuz. Aynı şekilde yerel IP adresinizi buraya yazıyorsunuz. Bu emülatör adresi, bu localhost 3000 adresi ve bu şekilde. Ipconfig de şu şekilde yazılıyor. Göstereyim hemen. Ipconfig şöyle. Hatta bunu CMD ekranına yazıyorsunuz. Şu an tekrar uğraşmak istemedim. Ipconfig'de zaten karşınıza bir tane lokal bilgisayarınızda IP'si çıkacak. Birkaç tane çıkacak zaten. Bu formatta olanı yazacaksınız. Yanına da iki tane nokta yazıp ve daha sonra da port numaranızı yazarak devam edeceksiniz. Tabii onu o şekilde yazdıktan sonra bir de bunu yapmanız gerekiyor. Buradaki environment'a da yine IP adresinizi yazıp yanına da 1337'ye istek atacağınızı söylememiz gerekiyor. Public URL'imiz localhost değil artık. Bu adrese istek atarak işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Bunu da düzeltmeyi unutmayalım. Evet, şimdi servis screen sayfamızı yaparak devam edebiliriz. Şimdi öncelikle şöyle Strapi'mi tekrar açayım ve üzerinden göstermeye çalışayım. Öncelikle bizim rol bölümünden buradaki servise izin vermemiz gerekiyor. Ben şimdi bu izinleri kapatayım. Şu an herhangi bir iznimiz yok. Field'i seçtiğim zaman bakın burada istek atmam gereken bana API'nin yolunu ve ne isteği atacağımı söylüyor. Save diyeceğim. Sadece bunun açık olması bana yeterli açıkçası. Daha sonra ürünler girdim, servisler girdim. Şöyle kısaca göstereyim hemen. Zaten bununla ilgili video da verdim size. Aynı şekilde bakabilirsiniz. Tekrar şöyle bakalım. Kategorilerim bunlar. Product'larım bunlar. Servislerim bunlar. Sub kategori bunlar. Vermiş olduğum videoyu GitHub hesabından indirebilirsiniz. Onu da göstereyim isterseniz. Şöyle hemen. Ee, tabii ki bu projede göstermeyeceğim. Mesela örnek olarak söylüyorum. Şu projeye geldim. Burada File and Images diyor. Buna tıkladıktan sonra sizi bir GitHub hesabına yönlendiriyor. Buradaki vermiş olduğum dosyanın içinde hazırlamış olduğum video ve diğer içerikleri zaten ulaşabiliyorsunuz. Şimdi gelelim hemen bu servis ile ilgili işlemlerimizi yapmaya. Şimdi bizim burada servis screen sayfamızı yine aynı şekilde açıyoruz ve daha önce benim burada neredeydi o arkadaş? Size vermiş olduğum dosyaların içinde bir tane test 2 dosyası ya da test 1 dosyası var. Evet. Şunu aynı şekilde gelip alıp buraya yapıştıracağım. Ve üzerinden kendime göre düzenlemeler yapacağım. Tabi sadece bunu değil bir de public URL'imi de yine aynı şekilde yukarı ekleyebilmek için bunu yazmam gerekiyor. Şimdi ben nereye istek atacaksam onu söylemem gerekiyor. Benim istek atacağım yerin ismi daha da gösterdiğim gibi servis ve public URL. Public URL'imize şöyle bakalım. Bir sonunda slash yok. Burada slash ile başlıyoruz. API servis diyoruz ve bu işlemimizi yapıyoruz. Şöyle hemen tekrar yazalım bakalım ne olacak ne bitecek. Burada normalde konsola yazması gerekiyor. Servise tıkladık ve bir hata aldık. Dedi ki use effect bilmem yok dedi. Hemen use effect'i yükleyelim yine. Aynı şekilde tekrar yeniden servise tıklıyorum ve verilerim geldi. Şimdi ben bu verileri yazdırabilmek için bir tane use state tanımlamam gerekiyor. Bunun ismi servis olsun ve bunu set servisle birlikte set edelim. Hemen useState'in kütüphanesine ekledim. Burada normalde bu dataları console.log'a yazdırmanızı tavsiye etmiyorum. Tabii ki test sürecinde yazdırın. Ama işiniz bittikten sonra silmeniz gerekiyor. Buraya tekrar geliyorum ve diyeceğim ki set service datanın içindeki data diyeceğim. Neden datanın içindeki data diyorum? Çünkü şuradan şöyle bakacak olursak gösterebilirsem hemen evet çok fazla kayıt var. Bakın burada bana normal data geliyor. Bu datanın içinde bakın bir data daha var. Normalde bunun ismi data. Buranın ismi data. Ve bu datanın içinde bana bir data var ve datanın içinde verilerimiz bu şekilde geliyor. Ben de verilerime şu an erişirken ne yapacağım? Buradaki bu arkadaşa bakarak erişeceğim. Hemen şöyle datanın datası diyerek bunu da buraya yazıyorum. Sonra benim burada bir tasarım yapmam gerekiyor artık. Şimdi şu Viva aynı şekilde class name diyelim. Flex 1 diyelim. Kaplasın burayı. Background'a da gray 100 gibi bir değer verelim. Bu şekilde olsun. Sonra custom header ile ilgili herhangi bir yapacağım bir şey yok. Şimdi ben burada ekleyeceğim şeyler fazla olabilir. O yüzden dolayı burada bir scroll view kullanmak en mantıklısı olacaktır. Bu scroll view'ın içine tekrar geliyorum ve diyeceğiz ki container style diyeceğiz ve şöyle
Diyeceğiz ki padding işte 16'lık bir şeyler versin. Sonra buraya tekrar geleceğim. Diyeceğim ki service nokta length. Eğer ki bu arkadaş sıfırdan büyükse bana burayı versin. Değilse de bana burayı versin tarzında bir şeyler söylememiz gerekiyor. Şimdi biz öncelikle değilse bölümünü yazalım. Yani şöyle yapalım. Diyelim ki bir tane text ekleyelim ve class name'i işte loading service şeklinde bir şeyler yazsın. Tabii şu an ifadelerimiz biraz bu şekilde gözüküyor. Problem değil. Çünkü yukarı tarafta bir tane view açıp kapatmadık. Şöyle yani bir şey açıp kapatmadık daha doğrusu. Bu şekilde yaparsam bana herhangi bir sorun olmayacaktır. Hemen kaydedelim ve bakalım. Ne diyor? İşte scroll view animated şu arkadaşın kütüphanesinin doğru olmadığını söylüyor bana. Anlaşılan şöyle hemen tekrar yukarı doğru çıkalım. Bu değil zaten. Bunun kütüphanesi şurada olması gerekiyor. Tekrar bir daha geleceğim. Scroll view. Evet, şu React Native olanı ekleyeceğim. Evet, şu an servisler bölümünde herhangi bir şey yok. Çünkü bizim zaten normalde kaydımız var çünkü. O yüzden dolayı. Şimdi biz burada kaydımızı da göstereceğiz. Burada hemen tekrar diyelim ki şu şekilde sıfırdan büyükse dedik. Burada şöyle yapalım. Bu view'ı silelim buradan tekrar. Yeniden bir şey daha yazmam gerekiyor. Çünkü burada diyeceğim ki service.map tekrar parantez parantez servis ismiyle döndüreceğim ben bu arkadaşı. Ve parantez açacağım ve burada view'ımı pardon şöyle view'ımı tekrar burada yeniden döndüreceğim. Şimdi şöyle yukarı doğru çıkalım. Şimdi ben bu view'umun içindeki değerleri nasıl alacağım? Birazcık buna bakalım. Herhangi bir key vermediğim için bende otomatikman hata verdi şurada. Bu hatayı yok etmek için buraya bir key diyoruz. Ve diyeceğiz ki servisin ID'si diyelim şimdilik. Birazdan zaten göstereceğim. Şimdi ben buranın içine tekrar geldim. Bir tane text açayım şimdilik. Ya da sileceğim zaten. Şu arkadaşı şöyle sadece kopyalayayım. Ve tekrar buraya gelelim. Ve ben buraya tekrar geliyorum. Ve diyeceğim ki servisin içindeki mesela neyi yazdırsın bana? Description'ları yazdırsın istiyorum. Hemen bunu şöyle gelip kopyalayacağım ve yazdıracağım. Görmüş olduğumuz gibi artık biz bu değerlere rahat bir şekilde erişebiliyoruz. Yapmamız gereken şimdi burada güzel bir tasarım çıkartmak. Hemen buraya tekrar gelelim. Bir class name ekleyelim. Background'umuz white olsun. Padding verelim şöyle. Alt alta ekleyeceğimiz şeyler olacak. Bunu verelim. Köşelerden bükelim. Gölge verelim şöyle küçükten. Evet, Shadow SM ya da burada vermeyelim ya da bir pek içime sinmedi. Item Center diyelim. Sonra bu arkadaşın içine ben bir tane ikon ekleyeceğim. Şöyle bir ikon paketi kullanacağım. Açıkçası şu zaten yüklemiş olduğumuz ikon paketinde zaten var bu. Bunu yükleyeceğim. Neden? Başlarında hepsinde aynı ikon olsun. Hepsine teker teker bir ikon tanımlaması yapmadım. Sadece tasarımım güzel gözüksün diye şu şekilde şu ikonumu ekleyeceğim. Kaç tane kaydım varsa bakın şu şekilde gelecek bana. Güzel. Şimdi aynı şekilde ben buraya tekrar yeniden bir tane daha flex atacağım. Diyeceğim ki view class name flex 1 diyeceğim. Ve burada bir tane text alanı yazacağız. Ve bu text alanında benim servisimin title'ı olacak. Title'ı değil mi? Bakalım hemen. Name de olabilir. Description var. Evet, şuradan göremedim gerçi ama name'miş, bakın name'miş, pardon title değil. Name diyeceğim ve bunları ne yapacağım? Döndüreceğim. Yine aynı şekilde bana bir tane de ne lazım? Description lazım. Onu da buraya yazacağım. Evet. Şimdi bunları hemen düzeltelim. Buraya tekrar gelip bir class name text xlarge diyelim. Fontuna bold diyelim. Text'ine de benim my color 2'yi ekleyelim. Tamam. Şimdi burası birazcık fazla büyük oldu. Açıklamalarım birazcık fazla uzun. Buraya o yüzden text gray diyeceğim. Şöyle gray 600 diyelim ve margin top 2 diyelim. Renklerinde birazcık ne yapacağım? Soluk yapmış olacağım. Şimdi ben burada şöyle bir şey kullanacağım. Şu arkadaşı şuradan şöyle silelim. Ops. Keseyim ve içine turun
Kate description diye bir şey tanımlayacağım. Şöyle yapalım. Biz bunu burada yazmayalım en iyisi. Yukarıda yazalım. Daha sonra bunu aşağıya aynı şekilde taşıyalım. O yüzden dolayı yukarı şöyle tekrar çıkayım. Bir tane const yazalım. True. Evet, şöyle yapalım ve diyelim ki sana bir tane description değeri vereceğim arkadaşım. Description diye bir tane değer alacaksın. Tipi string olacak diyelim ve şöyle yazalım. Diyelim ki const max length diyelim. 100 ise bir sıkıntı, yani 100 tane 100 değerlik bir şey alsın, daha fazlasını almasın. Diyeceğim ki if description nokta length max length'ten, evet bunu da bu arada yanlış yazdım. Şu şöyle olacak. Şöyle düzeltelim. Evet, max length'ten return diyeceğiz ki şöyle description nokta slice 0 virgül max length diyerek yüzlük bir şey alacağım. Ama eğer ki küçükse zaten bana ne yapacak? Return description diyecek ve bana bu değeri döndürecek. Şimdi aşağı doğru tekrar yeniden geleceğim. Burada tekrar bir tane süs parantez açalım. True description tekrar parantez. Servisten gelen description diyeceğiz. Evet, şu şekilde bir tasarımımız olacak. Şimdi normalde biz bunu tıkladığımız zaman bir sayfaya vesaire yönlendirmesi gerekiyor. Açıkçası biz tamam okey bir ilan sitesi yapıyoruz ama bazı yerlerde ufak tefek kaçamaklar da yapmamız gerekiyor mantıken. Ben buranın detay sayfalarını vesaire önemsemeyeceğim, yapmayacağım. Yani diğer bölümler benim için daha önemli olduğu için burası sadece bir uygulamaya ilk olarak bir giriş olsun diye, bir test edelim diye, o yüzden dolayı birazcık burayı yapmış olduk. Şimdi diğer sayfalarımızı yine aynı şekilde yaparak devam edeceğiz. Diğer sayfalarımızda zaten detay sayfalar gibi sayfalar olacak. Burası sadece bu şekilde bir bilgilerin olduğu sayfa şeklinde kalacak. Şimdi diğer sayfalarımıza devam edelim. Evet, şimdi Showcase sayfamıza devam edeceğiz. Yani vitrin sayfası. Şimdi normalde bizim burada productlarımızda herhangi bir ürüne gelip Showcase bölümünü true ya da false yapabiliyoruz. Yani eğer ki false'a bize göstermeyecek, true'ysa gösterecek. Benim herhalde bir 30 tane ürünüm var ve bunlardan bir 10 tanesi de Showcase yani vitrinde gözükmesini istiyorum. Şimdi öncelikle bunlara bir bakalım. Bunun için şöyle yapacağım. Hemen şöyle tekrar geleyim. Burada tekrar geleceğim. Rol diyeceğim. Buraya tıklayacağım. Product'larımızın izni olması gerekiyor. Yani findi. Burada atacağım istek neymiş? Buymuş. Bunu görmüş olacağım. Ve tekrar kaydedeceğim. Daha sonra yine aynı şekilde 1337 benim Strapi'min URL'i, API Products yazarak aynı şekilde görebiliyoruz. Onun dışında Strapi'nin kendi sitesine geldiğiniz zaman şöyle bir sayfası var dokümantasyonda. REST API referans yazarsanız büyük bir ihtimal çıkacaktır. Bu sayfada biz ne yapacağız? Bu dokümantasyonu inceleyerek kendi sorgularımızı yapacağız. Şimdi birlikte bunlara bir bakalım. Şimdi benim normalde burada API Products dediğim zaman Document ID, Title, Description, City gibi bazı şeyler var. Şimdi buraya birazcık şöyle bakıyorum da sanki eksik bir iki bir şeyim de var gibi duruyor. Mesela resimlerim yok, kategorilerim yok. Şimdi bunları nasıl getireceğiz? Onun dışında şu an herhangi bir filtrem yok. Toplam kaç tane ürünüm varmış? 24 tane ürünüm varmış. 24 tane product'ım varmış. Tamam. Şimdi buraya hemen şöyle tekrar gelelim. Burada bakalım. Filter diye bir özellik olduğunu görüyoruz. Bu filter'da diyor ki EG'yi kullanarak diyor equal yani equal eşittir anlamında. Bunu kullanarak diyor istiyorsan diyor sorgular yapabilirsin diyor. Onun dışında eşit değilse için bu var diyor. Not equal için bu var diyor ya da pardon case insensitive herhalde integer değerler için olması gerekiyor. Daha sonra burada not equal yine aynı şekilde less than gibi çeşitli sorguların olduğunu görüyoruz. Biz de sorgularımızı şimdi buna bakarak yapacağız. Şimdi benim burada bu arkadaşın sonuna geldim ve bir tane soru işareti ekledim. Populate'e biraz sonra geleceğim. Şöyle dursun. Buraya tekrar gelip diyeceğim ki filters. Neden filters diyorum? Çünkü bakın burada bu şekilde söylenmiş. Filters field operatör value denmiş. Biz şimdi ne diyeceğiz? Field'ımızın ismi ne bizim? İşte bakacağız şimdi hemen.
Şöyle yapalım, hatta buradan kopyalayayım arkadaşlar. Şu soru işaretinden sonra şuraya şöyle kopyalayayım. Tekrar burayı yazalım. Şimdi filter, yani iki tane soru işareti olmuş. Diyeyim şöyle, filters field diyor. Yani benim sorgu yapacağım yer. Ne benim sorgu yapacağım yerin ismi? Showcase. Bunu buraya yazacağım. Daha sonra operatör diyor. Benim operatörüm ne? Ben hangisini kullanmak istiyorum? Eşittir'i kullanmak istiyorum. Ne yapacağım o zaman? Operatör yerine bunu yazacağım. Value değerine de sorgumu yazacağım. Yani diyeceğim ki true diyeceğim. And bakın şimdi bunu şöyle tekrar kaydedeyim. Ctrl C'yi aldım. Şu an toplamda kaç tane ürünümüz var bizim burada? 24 tane ürünümüz var. Hatta şöyle yaparsam yan yana gözükeceği için daha rahat bir şekilde görürüz. Bakın total 24. Şimdi Enter'a basacağım. Ve tekrar baktığımız zaman bakın toplamda benim 10 tane kaydımın olduğunu görüyorum. Ve bu kayıtların hepsinin showcase'inin artık true olanları bu şekilde getirebiliyorum. Tabi bizim ihtiyaçlarımız doğrultusunda buradakilerin hepsini kullanabiliriz. Belki bazılarını kullanacağız, bazılarını kullanmayacağız. O yüzden dolayı siz de bu dokümantasyona bakın ki ihtiyacınız olduğu zaman buradan rahat bir şekilde çözebilin. Onun dışında en önemli konulardan bir tanesi. Şimdi buna gelelim. Şimdi ben bunu hemen eski haline tekrar geri çeviriyorum. Bunu aslında tabii ki yer fark etmiyor. VV yazarak yazacağımı yine aynı şekilde yazabilirsiniz. Ama ben genellikle bu şekilde yazdığım için o yüzden dolayı yine aynı mantıkla geçeceğim. Şimdi benim bu product'larıma tekrar şöyle gelip bakacak olursak bakın resim alanım var. Daha sonra kategori alanlarım var. Bunlar burada gözükmüyor. Bakın şöyle yapalım. Kategori, sub kategori. Evet bakın bunları şu an buraya getirdim. Ben normalde bu değerleri girmiş miyim? Girmişim. Ama benim bu istek atmış olduğum arkadaşlar gözükmüyor. Bunun için yine soru işareti ediyoruz ve populate diyerek yıldız işaretini söyleyerek tüm alanları bize getirmesi gerektiğini söylüyoruz. Şu an tekrar yeniden baktığımız zaman tüm alanları bize yine aynı şekilde getiriyor. Yeniden bir sorgu, yani bir filtre işlemi yapmak istiyorsak yanına bir tane VV yazıyoruz ve sorgumuzu yine aynı şekilde buraya yazarak işlemimizi tamamlayabiliyoruz. Yine aşağı doğru geleceğim. Toplam 10 tane kaydım var. Ama tüm alanlar, yani resimler, kategoriler gelirken bize bu şekilde gözüküyor. Servis bölümünde tabii ki populate'e ihtiyacımız olmadı. Ama bu bölümde ihtiyacımız olacak. Şimdi bunu ayarladığımıza göre API'mizi yazarak devam edebiliriz. Daha önce yaptık zaten. Bu sayfada servis sayfasında ne yaptık? Bu şekilde verilerimizi getirdik. Yapacağımız şey yine aynı şey. Sadece ufak bir fark yapmak istiyorum. Ufak bir farkım şu olacak benim. Şimdi ben buranın içinde bir flat list göndereceğim ama bu flat listi birden fazla yerde kullanmak istiyorum. Yani bu flat list aslında benim ne olacak? Product'larımın listesi olacak. Şimdi benim burada bir search alanım olacak. Ürünlerimi sorguladıktan sonra bir sonucu getirdiğim zaman yine ne yapacağım? Bu product listedeki yapıya göre tekrar yeniden döndürebileceğim. O yüzden dolayı böyle bir yapı kurarak devam edeceğim. Şimdi servis bölümündeki şuradaki şu arkadaşı aynı şekilde gelip kopyalayalım ve kendimize göre aynı şekilde düzeltelim. Şunu şuradan şöyle aynı şekilde alıyorum. Hatta şunu da alalım. Daha sonra bunu showcase screen'imize yapıştıralım. Sonra biz bu arkadaşların isimlerini değiştirelim. Diyelim ki işte ismi Fetch Product olsun. Buranın ismini de yine aynı şekilde Fetch Product diyelim. Use Effect kütüphanemizi eklememiz gerekiyor. Use State kütüphanemizi eklememiz gerekiyor. Onun dışında senin isminde listing ve set listing diye bir tane isim olsun. Ve buraya da benim sorgumu yazarak daha sonra da set edeceğim şeyin ismi set listing şeklinde olacak. Şimdi gelelim buradaki URL'imize. URL'imizi zaten daha yeni birlikte yazdık. Ne olacak burası? API'den sonraki şu kısmı yine aynı alacağım ve buraya bana getireceğim. Çünkü biz ne yapacağız? Hem resimlerimizi göstereceğiz hem de Showcase'e göre bir filtreleme seçeneği yapmış olacağız. Buraya kadar tamam. Başka neyimiz var? Burada bunu vesaire söyledik. Tamam. Custom header'ımız vesaire var. Şimdi biz burada bir veriyle birlikte bunu döndürmeye çalışacağız. Şimdi isterseniz hemen şöyle bir birlikte bakalım ya da şöyle yapalım. Evet, ne diyor? Evet, şuradan şu arkadaşı kopyalamamışız anlaşılan. Şunu da şöyle direkt yukarı kopyalayalım. Tekrar bakalım. Evet, tekrar search sayfasına geliyorum. Pardon, vitrin sayfasına. Herhangi bir şey olmadı. Çünkü ben bunları zaten herhangi bir şekilde verileri yazmıyorum. Sadece çalışıp çalışmadığını test etmek için hemen şöyle yapalım. Data nokta data diyelim.
Verilerimiz geliyor. Görmüş olduğumuz gibi bir sıkıntı yok. O zaman yapacağımız diğer şey ne olacak? Bununla ilgili burada bir döngü oluşturmamız gerekiyor. Ben burada şöyle yapacağım. Tekrar buraya geleceğim. Bir tane diyeceğim ki flat list diyeceğim. Ve React Native ile birlikte bunu kullanacağız. Burada bu arkadaşın data özelliğine benim yukarı tanımlamış olduğum listings'i getireceğim. Daha sonra yan yana iki tane değer olmasını istiyorum. 2 diyeceğim. Ve class name'ine px2 diyerek sağdan soldan bu kadarlık boşluk vereceğim. 4 piksel olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Ama pardon 8 pikselmiş yeter. Sağdan soldan 8 piksellik boşluklar vereceğim. Şimdi bu önemli noktaya şimdi gelelim. Şimdi ben burada şunu yapmam gerekiyor. Key exactor diyeceğim. Yani benim şeylerimin birer tane key'i. Daha sonra bunlara erişebilmem için bir item'da key'lerinin olması gerekiyor. Bu yüzden dolayı bunu item nokta id nokta to string diyerek yapacağız. Bu to string doğru yazdım galiba ama emin olalım. Tamam, bir sıkıntı yok. Şimdi gelelim burada render edeceğimiz itemlere. Evet, normalde gelirdi ama gelmedi. Şurada acaba yanlış bir şey mi yaptım bakalım. Evet, şurada bir yerde yanlış bir şey yapmışım galiba. Hiçbir şey gelmedi çünkü. İtem. Şöyle bir kaydedeyim bakalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi bir şey yapmışım ben burada. Yani şu parantezler sanırım bizim işimizi bozuyor. Evet, şöyle yaparsam düzelecek mi? Evet, böyle yaparsam düzeldi, bir sorun yok. Şimdi ben bu komponenti birden fazla yerde kullanacağım için o yüzden buraya tekrar gelelim. Bu bir profil list nokta tsx diyeceğim ve rfne diyeceğim. Bu arkadaşın dışarıdan bir değer alması gerekiyor. Alacağı değer de ismi product olsun. Ve şöyle bir şey istiyorum ben. Normalde bu product'ların listesinde herhangi birine tıkladığımız zaman normalde ne olması gerekiyor? Kullanıcıyı ilgili product'a yönlendirmemiz gerekiyor. O yüzden dolayı da navigation'ımızda şimdiden yazalım. Daha sonra bunu değiştiririz. Şimdi şöyle yapalım biz. Bunu hemen öncelikle test edebilmemiz için benim 10 tane kaydım var. Zaten burada bana 10 defa ne yazacak? Profil list yazacak. Eğer ki yazıyorsa benim işlemim tamamdır. Gerisini rahat bir şekilde yapabilirim zaten demektir. Buraya tekrar render item diyorum. Diyeceğim ki item değeri olarak göndereceğiz senin ismini. Ve diyeceğiz ki şöyle evet, şunun ismini neden profil list yapmışım? Pardon arkadaşlar. Product list yapacağız. İyi ki bir yerde kullanmadım. Hemen şöyle düzelteyim şunları. Şöyle yapalım hemen, burada tekrar geleyim. Product list diyelim. Tamam. Product ve item'ı döndüreceğim. Evet, bakalım 10 tane gelirse eğer benim işlemim başarılı. 5 tane geldi. 2, 4, 2, 4, 6 tane geldi. Yukarıda kayma yoktur da yan yana 2 tane kolumda olsun dedik. Bir sıkıntı var galiba. Bir tasarımı yapalım. Tasarımı yaparken olması görmeye çalışalım bunu. Ama normalde şeylerim geldi. Belki altında da kalmış olabilir. O yüzden dolayı şöyle yapalım biz burada. View kullanmayacağım burada. Öncelikle touch touchable opacity kullanacağım. Neden? Çünkü bu arkadaşa tıklanması gerekiyor. O yüzden dolayı. Hemen buraya bir class name flex 1 diyelim. Margin 1 diyelim. Border gray 300 diyelim. Taşan bölümler varsa gizlesin bize. Background'u da white olsun diyelim. Evet, şöyle bunları yazınca bakın 2 4 5 2 4 5 bu şekilde ne oldu, geldi. Tamam. Tasarımdan dolayı demek ki göremiyormuş. Tekrar gelelim buraya biz. Şu an için tabii ki bir şey yazmadık ama şöyle yapalım. On press diyelim. Ya da yazmayabiliriz aslında. Navigation yukarı tanımladık zaten. Daha sonra buranın on press özelliğine navigation'dan navigate diyeceğiz.
ve yönlendirmek istediğimiz değerleri gireceğiz. Şimdilik olmazsa hiç karıştırmayayım bunu. Daha sonra product detail sayfamızı yapacağımız zaman olmazsa orayı da yaparız. Ee, Burada şimdi öncelikle şöyle tekrar bir tane parantez aç kapat yapalım. Diyelim ki product'ımızın title'ı diyelim. Product'larımızın isimleri yazıyor. Güzel. Tekrar bir tane daha açalım. Bir de product'ımızın price'ı yazsın bize. Geriye kalan bir şey yazdırmaya pek de gerek yok bence. Şuraya bir tane dolar işareti ekleyelim. Şöyle olsun. Tabii ki çok da güzel durmadı. O yüzden dolayı ne yapacağız hemen buraya? Öncelikle bir tane image ekleyeceğiz. Hem de resmimizi ekledikten sonra hem güzel bir yapı olacaktır hem de aşağıdakileri ona göre hizalayacağız. Image ekledikten sonra image'in source özelliğine tekrar geleceğim. Tekrar bir süslü parantez URI diyeceğim. Ve daha sonra bana ne lazım? Şuradaki şu arkadaş lazım. Neden? Ben bu public URL'i almam gerekiyor. Çünkü benim istek atacağım yer tam olarak neresi? Strapi'nin URL'i. Yani benim resimlerim normalde nerede barındırılıyor? Public URL yani Strapi'de barındırılıyor. Bunu daha net anlatabilmek için hemen API'mi açacağım. Buradan direkt resimleri göstereceğim. Resimlere şöyle bakacak olursak URL upload bu şekilde olduğunu görüyoruz. Yani ben URL'imi alacağım ama eğer ki ben URL yazarsam ne olacak? Gidecek benim lokalimde arayacak. Ama lokalimde aramayacak ki. Bir sunucuda araması gerekiyor. O yüzden benim public URL'imi yazmam gerekiyor. Bunu bu şekilde yazdım. Sonra ismini bilmediğim şu tuhaf tırnaktan kullanacağım. Daha sonra tekrar geleceğim burada. Public URL diyeceğim. Sonra slash diyeceğim. Daha sonra burada diyeceğiz ki product'ın içinde image'in içindeki URL. Şimdi bu nereden geliyor? Bunu da göstereceğim arkadaşlar. Şöyle yazalım hemen bakalım gelecek mi? Evet gelmedin galiba bakalım. Gelmedi. Bakacağız şimdi biraz da ona. Problem değil. Bir yerde bir şey yanlış yazmış olabilirim. Ya da bir class name verelim hemen şöyle bir. Class name diyelim. Ve full diyelim. 32 diyelim bakalım. Belki boyut vesaire bir şey. Evet boyut vesaire verince geldi. Şimdi bu arkadaş nereden geliyor? Bunun için hemen API'mize bakıyoruz. Şimdi bizim datamız var zaten. Datayla tüm verileri alıyoruz. Title'ımızı aldık. İşte price'ımızı aldık. Image'imizi içinden URL alacağız. Şimdi image'imizin içine baktığımız zaman şunlar var. Formatın içinden bir şey alabiliriz. Small'ın içinden bir şey alabiliriz. Ya da hiç içine girmeden bakın şurada bir URL var zaten. Ben buradan bu değeri yine aynı şekilde alır buraya yazdırırım. Tabii ki isterseniz görüntü kalitesi bakın Vitit 156 diyor. Bu 500 diyor. Belki bunlardan çekmek daha mantıklı olabilir. Olmayabilir. Birazcık performans aracıyla düşünmek gerekiyor. Bunu duruma göre bir test etmek gerekiyor açıkçası. Şu an bu konuda benim de çok da bir fikrim yok. Ama dediğim gibi bu da bir alternatif olarak düşünülebilir. Evet, şimdi gelelim bakalım ne oldu ne bitti. Şöyle bakalım. Yani güzel sayılır ama birazcık süsleyip püslesek şu tekstleri daha güzel bir yapı olabilir. Diyelim ki padding 2, teksti SM olsun bunun. İşte fontu semi bold olsun diyelim. Tamam bence güzel. Şimdi hemen aynı şekilde bu arkadaşlar yine padding 2 verelim. Hizalı olsun. Teksti SM olsun. Ee, bakalım bir. Evet, güzel gibi bir sıkıntı yok gibi. Acaba bir de şunu eklesek daha güzel olur mu acaba? Hemen şöyle yapalım bir de. Color red desek. Yani fiyat diye birazcık renkli olsa kötü mü durur? Denemek istiyorum. 400 tabii ki hiç okunmadı. Şöyle koyu bir renk 700 falan yaparsam bence güzel okunacaktır. Evet birazcık daha güzel gibi. Evet. Tasarımımız bu şekilde olacak. Burada zaten scroll kullanmış olduğumuz için aşağı doğru kayıyor. Ama tam aşağı inmiyor. Bir uygulamayı kapatıp tekrar açmayı deneyeceğim. Ya da unutmuş olduğumuz bir şey belki vardır. Şuraya tekrar gelip bakalım. Burada flat list custom header. Evet bu uygulamayı kapatıp tekrar yeniden bir daha bir açalım. Yeniden bir daha bir gelsin. Daha sonra yeniden bir daha bir test edelim.
Şöyle yapalım. Şuradaki şu view var ya, bu arkadaşa class name ekleyelim. Ve flex 1 diyelim ve background'u white gibi bir şey olsun ya da gri diyelim. Flex değil, pardon. Flex 1 diyeceğiz. Şöyle tekrar bir daha bakalım. Evet, flex 1 yapınca bakın aşağı kadar geldi. Arka plan rengini gri yapabilirim, beyaz yapabilirim. Böyle bir şey de bakalım şöyle. Bir gray 200 diyelim şöyle. Az bir şey koyu ton güzel olabilir. Gerçi gelmedi. Evet, şöyle bir şey oldu. Evet, bence artık güzel burası. Aşağı kadar tamamını görebiliyoruz. Şu an artık geriye ne kaldı? Search sayfamız kaldı. Servisi yaptık. Bunları yaparak aynı şekilde devam edeceğiz. Evet, şimdi search screen sayfamızı yaparak devam edeceğiz. Bunun için yine diğer taraflardan kopyalayacağımız birkaç şey olacak. Search screen sayfamızda da yine aynı şekilde environment public URL'imizi almamız gerekiyor. Bunu kopyalayacağız. Sonra başka neye ihtiyacımız olacak? Şu şekilde bir sorgu yapmamız gerekecek. Bunlara ihtiyacım olacak. Ve aynı zamanda daha sonra yönlendirme işlemleri yapacağım. O yüzden dolayı navigation'a ihtiyacım olacak. Hemen şuraya tekrar geleyim. Şu şekilde bir kategori diye bir şey tanımlayalım ve useState kütüphanesini aynı şekilde yukarı ekleyelim. Daha sonra navigation işlemine ihtiyacım var dedim. O yüzden dolayı navigation ile ilgili şu arkadaşı da buraya ekleyelim. Sonra şunu yapalım. Diğer taraflarda yapmış olduğumuz gibi şuradaki şu arkadaşı aynı şekilde gelip kopyalayayım ve daha sonra kendime göre düzelteyim. Şimdi öncelikle kategorilerimizi çekeceğimiz için kategorilerle ilgili iznimiz var mı? Buna bakmamız gerekiyor. Hemen şöyle tekrar geleceğim ve kategori diyerek bunları bu şekilde ayarlayacağım. İstek atacağım yeri zaten biliyorum. Kategori ise istek atacağım. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi daha önce tasarımını yaparken bir sıkıntı olmamıştı ama şeyden çekerken bir sıkıntı oldu. Tam olarak sorunu şey yapamadım. Şöyle bir değişiklik yaptım sadece. Göstermeye çalışacağım. Evet, kategori. Kategorilerdeki şuradaki isimleri değiştirdim ben. Color'lara renk kodları vererek yaptım. Bu şekilde kullanacağız. Şimdi gelelim hemen buradaki bu ayarları yapmaya hemen. Şimdi şöyle yapacağım. Search screen'imizde bir yere istek atacağız. İstek atacağımız yer neresi? API Categories ve herhangi bir image gibi bir alanımız olmadığı için public gibi şeylere de ihtiyacım yok. Bana sadece tüm kategorileri getirmesini istiyorum. Onun dışında set listing diyor. Tabii ki set listing demeyecek. Ne diyecek bize? Set kategori isteyecek ve buna atayacak değerimizi. Bu da tamam. Onun dışında fetch products vesaire diyor. Bunların isimlerini değiştirebiliriz. Set categories yapalım burayı. Ve bunu da aynı şekilde used efekte ekli değilse onu da ekleyelim yukarı ve burada getirelim. Evet, şu an için bir hata almadığımıza göre demek ki sorun yok demektir. Şimdi ben herhangi bir kategoriye tıkladığım zaman ne olmasını istiyorum? Tabii ki onunla ilgili detay sayfasına gitmek istiyorum. O yüzden burada şöyle bir tane cons tanımlayacağım. Diyeceğim ki handle kategori press diyeceğim. Bunu daha sonra kullanacağım. Şu an sadece yerini aşağı yukarı belli etmiş oluyorum. Hemen gelelim buradaki tasarımımıza. Hemen bu arkadaşı unutmadan bir flex 1 verelim ve background'una gray 100 demiştim. Sanırım yine gray 100 diyerek devam edeyim. Daha sonra custom header'ımız vesaire burada dursun. Üst tarafa bir tane şey eklemek istiyorum. Search alanı eklemek istiyorum. O yüzden dolayı şöyle yapacağım. Diyeceğim ki text input diyeceğim. Tabi ya da şöyle yapalım. Tek satırda bitirelim biz bu işi. Evet, şöyle olsun. Evet, bakalım ne geldi. Hiçbir şey gelmedi. Hemen bu arkadaşa bir büyüklük verelim. Border verelim. Border gray 300 diyelim. Bakalım bir şey oldu mu? Bir şey, evet, sağdan soldan boşluklar vesaire vererek devam edeyim. Bunun için px3 diyelim. my4 diyelim. mx4 diyelim. Bir de köşelerini bükerek bunu herhalde düzgün bir hale getirmiş oluruz. Evet, güzel. Şimdi ben bu arkadaşın aynı zamanda bir de placeholder'ına search yazısını yazarsam burasının tasarımı tamam olur. Şimdi gelelim kategorilerimizi çekmeye. Yine aynı şekilde diğer taraflarda olduğu gibi bir flat list kullanacağım.
şuna yani ihtiyacım var. Yine aynı şekilde geleyim buraya tekrar flat listemizi söyleyelim. Tabi flat liste bu sefer döndüreceğim değeri birden fazla yerde kullanmayacağım. O yüzden dolayı buranın içinde yine aynı şekilde yazıp daha sonra burada çağırabilirim. Render item bölümü ve şu şekilde bir iki bir şey var görmüş olduğumuz gibi. Şurayı değiştireceğiz. Diyeceğiz ki render item benim sana yukarıda vereceğim şeyi bana getireceksin diyeceğiz. Şurayı şöyle silelim. Şimdi yukarıda diyelim ki biz şurada müsait bir yerde const render kategori diyelim. Bunu birden fazla yerde kullanmayacağımız için burada tanımlıyorum. Birden fazla yerde kullanacak olsaydık yine ayrı bir komponent şeklinde yazabilirdik. Ya da siz istiyorsanız tabii ki ayrı bir komponent şeklinde yazabilirsiniz ama tek bir yerde olsun. Bence bu o yüzden dolayı böyle gidiyorum. Diyeceğim ki touch able opacity diyeceğim ve şöyle yazacağım. Daha sonra bu render kategoriyi gelip burada döndüreceğim ki bir yandan yapmış olduğum tasarımı da görebilirim. Evet, flat list'i kopyala yaptığımız için kütüphanesi eklenmemiş. Şöyle tekrar yaparsam herhangi bir sorun olmadan gelecektir. Listings diyor. Tabii ki listings demeyecek bizim. Burada yukarıda kategorisi çektiğimiz için kategorisi söyleyeceğiz. Tekrar bakalım. Şu an için bir hata yok. Şimdi gelelim buradaki bu arkadaşı içini düzeltmeye. Şimdi yukarıda yazmış olduğumuz onPress ile birlikte biz burada ne yapabiliriz? Şöyle yapalım. onPress diyelim. Burada diyelim ki yukarıda tanımlamış olduğum handle kategori press sana bir tane item ID vereceğim. Sen buna göre işlemini yapacaksın. Tabi biz şu an bununla ilgili bir şey tanımlamadık ama daha sonra tanımlayacağız. Bir class name diyelim ve flex row diyelim. Item center py3 diyelim. Border bottom diyelim. Her tarafta border olmasın. Başka ne diyebilirim? Bir de border'a gray 300 diyelim. Diğer tarafta da 300 demiştik. Evet, böyle bir şey. Tabii şu an hiçbir şey belli olmadı. İçine bir şeyler yazmamız gerekiyor. Hemen tekrar buraya yeniden gelelim. Bir tane view açalım ve diyelim ki class name diyelim. Rounded full diyelim. Padding 3 mr2 diyelim. Evet, bir şeyler gelmeye başladı. Şimdi bunun içine ben bir tane ikon eklemek istiyorum. Ve renk eklemek istiyorum. Buraya tekrar bir tane stil geleceğim. Ve burada diyeceğim ki benim item'ımın, evet, background şöyle yapalım. Evet, eşittir. Background color'una item'ımın coloru diyeceğim. Ve bunun içine bir tane yazı yazalım hemen. Diyelim ki text. Gerçi bunun üzerine içine bir tane ikon eklememiz gerekiyor. Bunun için şöyle bir tane ikon kullanacağım. Evet, bakalım şu arkadaş şöyle. Evet. Şu Ionic ikon kullanacağım ve bu Ionic ikonunu yine aynı şekilde yukarı kütüphanesinde tabii ki eklemem gerekiyor. Hemen onu da ekleyelim. Bakalım ne oldu, nasıl bir görüntü oldu. Evet, şöyle bir şeyler oldu. Bunlar tabii ki bu şekilde durmayacak. İçine bir iki yanına içine bir şeyler daha yazalım. Sonra olmazsa bir hizalamak için bakacağız. Ya da diğer taraftan kopyaladığımız için şundan kalımsı bunu silersem bunlar tek satır tek satır olacaktır. Tabii şu an için bana ne yapıyor? Diyor ki arkadaşım diyor birazcık gereksiz bir şey olmuş diyor. Yanına içine sağına soluna bir şeyler eklemem gerektiğini söylüyor. Büyük bir ihtimal Ionic Icons. Şöyle yapalım. Tekrar bunun içine yeniden geleyim. Bir tane daha text söyleyelim. Ve bunun içine de item nokta name diyelim. Bakalım şu an tekrar bakacak olursak. Evet, görmüş olduğumuz gibi geldi. Bu arkadaşa hemen bir class name verelim. Text lg diyelim. Flex 1 diyelim ve burayı bununla birlikte kaplasın. Güzel. Tekrar bir tane daha geleceğim burada. Hatta şu arkadaşa mr2 değil mr5 desem birazcık daha kaydırsa daha mı güzel olur? Tamam, neyse bakacağız oraya. Evet, mr5 değil mr4 diyelim biz buraya. py3 demiştik burada. py3 px 4 diyeceğim. Sağdan soldan da birazcık boşluk versin istiyorum. Tekrar bir tane de altına gelelim. Bir tane de
Yine aynı şekilde Ionic icons ekleyeceğim. Bu da yan taraflarındaki şu ifadeler için. Evet, px4 fazla kaçtı. O yüzden px2 diyeceğim. Evet, şöyle daha güzel oldu. Evet. Tasarımımız bence güzel oldu. Kategorilerimizi de bu şekilde çektik. Buranın devamını da zaten aynı şekilde getireceğiz. Evet, şimdi search sayfamızı yaptık. Aynı şekilde search sayfamızın alt sayfalarını yaparak devam edelim. Yani bunların herhangi birine tıkladığımız zaman ne olacak? Bir sayfaya girecek. Gitmiş olduğu sayfada benim alt kategorilerim çıkacak. Alt kategorilerde herhangi birine tıkladığım zaman da nereye gideceğiz? Diğer sayfalarımıza, yani ürünlerimizi listeleyeceğimiz sayfalara gideceğiz. Şimdi bunları teker teker hepsini yaparak devam edeceğiz. Şimdi öncelikle ben buraya tıkladığım zaman gideceği sayfayı söylemem gerekiyor. Bu yüzden dolayı buraya bir tane sayfa oluşturalım ve sayfamızın ismine sub kategori screen diyelim. Ve daha sonra React Native bu şekilde olsun. Daha sonra tasarımın içini zaten yapacağız. Şimdi öncelikle yönlendirme işlemini yapalım. Biz normalde neredeyiz? Search screen'deyiz. Search screen'den herhangi birine tıkladığım zaman gitmesi gerekiyor. Şu arkadaşla bir yanlışlık var. Öncelikle şunu şöyle yazmamız gerekiyor. Ve şöyle gelip aynı şekilde yazalım. Tekrar parantez açalım. Burada item nokta name'i göndereceğim ben. Daha doğru, yani kategori name üzerinden çalışacağım. Çünkü yönlendireceğim sayfada daha çok sorguları yaparken de aslında bakarsanız name ile yapabilirim. Aynı zamanda üst tarafa şunun gibi başlıklar yazarken de bununla yapabilirim. Ya da isterseniz tabii ki şunu da yapabilirsiniz. Item name item nokta id dersiniz. Buraya da tekrar yeniden geldiğiniz zaman burada da kategori name, yani biz de hatta çift gidelim, olmazsa kategori name, kategori id şeklinde söyleyelim. Sonra yönlendireceğim sayfanın ismini söylemem gerekiyor. Şimdi benim navigate ile yönlendirme işlemleri yaparken bizim neyi söylememiz gerekiyor normalde? Bu sayfanın ismini değil, app'teki ya da tab navigator'daki name'ini söylememiz gerekiyor. Ben şimdilik yine ismi hemen hemen aynı olacak olsa da şu şekilde bir yönlendirme yapacağım ve kategori name ve bir de ne göndereceğiz? Yukarıda tanımlamış olduğumuz kategori id yönlendireceğimizi söyleyeceğim. Şimdi bunlarda herhangi birine tıkladığım zaman bakın diyor ki bu sayfayı ben bulamadım diyor. Şimdi bu sayfayı buldurmamız gerekiyor. Öncelikle app.tsx'e ekleyeceğim. Tabii bu şu an ekleyeceğimi geri sileceğim. Sadece bir şey göstermek için aslında yapıyorum ben bunu. Şimdi bunu tekrar yine aynı şekilde gelip yazalım ve sub kategori screen diyelim ve bu arkadaşı şöyle tekrar yazalım. Şimdi ben bunu neden yazdım? Şimdi ben bunların herhangi birine tıkladığım zaman yönlendirme işlemi tamam. Ama ben aşağı taraftaki butonlarımı kaybettim. Yani ben aşağı tarafta şunların bütün sayfalara sabit bir şekilde kalmasını istiyorum. O zaman benim bunu buraya değil, nereye eklemem gerekiyor? Tab Navigator'a eklemem gerekiyor. Şimdi hemen birlikte onu yapalım. Şöyle birkaç defa geri alıyorum. Bunu zaten sırf göstermek için eklemiştim. Tamam. Buraya tekrar geleceğiz. Bundan bir tane daha kopyalayalım. İsmini yine aynı şekilde gelip yazalım. Evet, şöyle kütüphanesinde ekledik. Tamam. Evet, şimdi bunlardan bakın aşağıda normalde 4 tane alan vardı. Şu an 5 tane oldu. Evet. Peki tıkladığım zaman herhangi birine gidiyor mu? Gidiyor ve aşağı taraf sabit. O zaman benim bunu ne yapmam gerekiyor? Aşağı tarafta gizlemem gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi buna bakalım. Bunun için yazacağım şey aslında oldukça basit. Şöyle yapacağım. Bunları şöyle yaparsak daha, yani okunaklı gözükmesi açısından ben tabii ki şu an böyle yapıyorum. Bu gösterici, yani aşağı tarafta göstermeyeceğim sayfaları hep bu formatta yazacağım. Çünkü en azından rahat bir şekilde göreyim diye. Buraya tekrar yeniden geliyorum. Options bölümüne tekrar geleceğim. Tekrar bir tane daha süslü parantez açacağım ve tab bar buton diyeceğim. Ve buna null değeri verirsem otomatikman ben bu arkadaşı artık aşağıda görmem. Aşağıda görmem ve ama tıkladığım zaman görmüş olduğunuz gibi bu sayfaya giderim. Yapacağım aslında şey bu kadar basit. Şimdi gelin bizim bu sayfanın tasarımını yapmamız gerekiyor. Öncelikle benim bu sayfada gelen değerleri yakalamam gerekiyor. Ve yönlendirme işlemleri gibi işlemleri yapmam gerekiyor. Bu yüzden dolayı öncelikle bir tane root yazarak başlıyorum. Ve yukarı bunu ekliyorum yönlendirme işlemi için. Daha sonra biz ne kullanıyoruz normalde? Navigation işlemi yapıyoruz. Yani hem yönlendirmeler için
hem de aynı zamanda işte gelen parametreleri vesaire alabilmemiz için yine aynı şekilde navigation'ı kullanacağım. Şimdi root'u neden ekledim ben? Root'la da bana gönderilen parametreleri yakalayacağım. Benim iki tane parametrem var. Bunlar ne? Kategori ID ve kategori name. Bunların ikisini de yakalamak istediğimi söylüyorum ve şu şekilde bunları kütüphanelerine ekleyerek gidiyorum. Daha sonra daha önce yapmış olduğumuz gibi bir use state tanımlayacağım. Neden? Çünkü ben burada gelen kategorilerime yine aynı şekilde çekeceğim. O yüzden dolayı. İşlemlerimin daha güzel durabilmesi için bir tane loading ekleyebilirim. Bu sayfalarda bu daha öncekilerde eklemedim. Aslına bakarsanız hemen hemen her yerde yapmamız gerekiyor. Bu da tamam. Şimdi şu ana kadar tabii ki herhangi bir şey yapmadık. Şimdi burada bir tasarım yapmamız gerekiyor. Tasarımı yapmak problem değil ama öncelikle verileri çekme işlemleriyle başlayalım isterseniz. Şimdi benim şu an ne yapmam gerekiyor normalde? Sub kategorilerimle ilgili bir filtre yazmam gerekiyor. Hemen buraya tekrar geliyorum. Öncelikle şuradan bakıyorum. Neymiş benim rol? Şuradan tekrar tıklayalım. Sub kategori dedik. Şunu kapat aç. Hemen gör ne olduğunu şu. API sub categories. Evet şu gereksizleri kapatayım. Evet tamam bu product'la ilgili bunu daha önce hazırlamıştım. Tamam şöyle yapalım. Evet şunu şöyle tekrar gelip kopyalayalım. Evet o kalsın o bir sonraki bölümün şeyi. API sub categories diyelim şöyle şu şekilde geliyor. Şimdi benim subkategoriste bir sorgulama yapabilmem için ne yapmam gerekiyor? Mantıken şunu yapmam gerekiyor. Ben kategoriye göre filtreleme gerekiyor. Yani ben burada getirmiş olduğum kategori ID veya kategori name'e göre benim filtreleme yapmam gerekiyor. Ama burada kategori ile ilgili herhangi bir şey göremiyorum. O zaman ne yapacağım? İlk yapacağım şey bir populate yapmak olacak. Populate yaptıktan sonra ben buradaki her şeyi artık görebiliyorum. Şimdi ne yapacağım? Kategorinin içindeki name ya da kategorinin içindeki ID'ye göre bir sorgulama yapacağım. Bunu da ben şu şekilde mesela denemiştim. Diyeceğim ki şöyle subcategories populate filter kategorinin içindeki name'in içindeki eşitse işte buradan gelen real estate dediğimiz zaman bakın sadece real estate ile ilgili ilanlarımı burada görebiliyorum. Pardon kategorilerimi görebiliyorum. Kaç taneymiş? 4 taneymiş. Bu kategorilerim benim neler normalde? Altlarında hepsinin product da var tabi. For sale var. Daha sonra işte bu properties var. For rent var. Bir tane daha olması gerekiyor. New projects diye görmüş olduğumuz gibi alanlarımız geliyor. Yani yazacağımız şey tam olarak bu. Daha önce yapmış olduğumuz gibi diğer sayfalardan aynı şekilde bir fetch işlemi kopyalayabiliriz. Aynı şekilde diğerlerinden bir tanesini kopyalayacağım ve düzenlenmiş halini şöyle ekrana getireceğim. Diyeceğim ki hatta şöyle evet. Öncelikle set loading true diyeceğiz. Loading'i ekledik ya burada. İlk başta çalışırken bu arkadaş true olarak gelecek. Sonra yazmış olduğumuz sorgu. Yine aynı şekilde bunu yazmamız gerekiyor. Tabi bizim burada bir de public'imizin ne olması gerekiyor? Kütüphanesi olması gerekiyor. Onu da şöyle ekleyeceğim. Daha sonra diyeceğiz ki bu şekilde data response data diyeceğiz. Son response eğer okeyse datayı yazdır. Değilse bana bu şekilde bunları ver diyeceğim. Evet bunları tabi açıklamaları sileyim ben. Daha sonra eğer ki cevap okey ise subkategorisi data diyerek bunu aynı şekilde ne yapıyoruz? Data diyerek bu değişkene atıyoruz. Bunu atadıktan sonra aşağı tarafta artık bir tasarım yapmamız gerekiyor. Ama bu arkadaşın benim başlangıçta çalışması gerekiyor. Bir de şöyle bir sorunumuz olacak. Bundan bahsedeyim öncelikle. Şimdi eğer ki ben burada şu parametreden gelen şu iki tane değeri use effect'in parantez kısmında belli etmezsem ve biz uygulamayı açtık. Açtıktan sonra geldik Real Estate'e girdik. Girdikten sonra tekrar geri geldik. Rent bölümüne, rent araba bölümüne girdik. Biz hala evlerin ilanlarını görüyor oluruz. Bunun sebebi benim buradaki bu arkadaşın sürekli güncellenebilir olduğunu söylemem gerekiyor. Eğer ki ben bunu yapmazsam bu hafızada kalır. O zaman benim başıma bela olur. Bunu da o yüzden dolayı yüz efekte muhakkak ve muhakkak yapıyoruz. Hemen bunu dediğim gibi uygulamalı bir şekilde birlikte yapalım. Buraya tekrar yeniden geliyorum. Diyeceğiz ki use effect diyeceğiz. Parantez parantez daha sonra şöyle ve üstü parantez burada çalıştıracağımız şey zaten belli. Fetch subcategories
Önemli olan kısım tam olarak burası. Burada bir virgül. Normalde biz burada bir boş parantez veriyorduk ama burada bu sefer kategori ID ve kategori name'i her seferinde bize kontrol etmesi gerektiğini söylüyoruz. Buraya kadar tamam. Şimdi gelelim işlemlerimizi yapmaya. Şimdi öncelikle ben şunu yapmak istiyorum. Daha sonra bunların içlerini doldururuz zaten ama isterseniz şimdiden bir tanımlayalım. Const handle C all products. Yani şimdi biz normalde bir kategorinin alt kategorisine girdik. Ama benim fikrim değişti. Mesela ben şöyle düşünelim. Search kısmındayız ya. Ben mesela real estate'e tıkladığım zaman normalde bana alt kategoriler geldi. Ama ben tüm real estate ilanlarını görmek istiyorum. O yüzden en üst tarafa ekleyeceğim ki işte tüm ilanları gör. O yüzden dolayı buraya bu şekilde bir const yazacağım. Yine aynısından bana bir tane daha lazım. Bu sefer de benim ne yazmam gerekiyor? C all product değil, sub product demem gerekiyor. Tabii bu arkadaşın alması gereken bir parametre olabilir ama biz şu an için bunu bu şekilde yazalım ya da parametre ismi de ekleyelim biz buraya. Daha sonra aşağıda eklerken de ekleriz. Diyelim ki sub kategorisi değil kategori olsun. Şöyle yazalım. Bunu daha sonra aşağıda zaten kullanacağız. Buraya kadar tamam. Şimdi yapacağımız şeyler. Şimdi ben burada hemen bir öncelikle şu arkadaşa şunlardan birine tekrar tıklayayım. Tasarımımızı düzeltelim. Hemen öncelikle bu arkadaşa bir flex 1 diyelim ve background'una yine standart white gibi bir renk ekleyelim. Daha sonra bir header ekleyeceğim yine yukarı bölüme. Ve benim normalde nereye göndermesi lazım beni buradan? Herhangi birine tıkladım ya geri atması yani search'e göndermesi gerekiyor. O yüzden dolayı ben şöyle yine custom header'ımı aynı şekilde gelip yazıyorum. Orta kısımda bana kategori name'imi yazdırsın. Logomu göstermesin. Geri butonumda da ne yazacak bana? Nereye gönderecek? Search'e gönderecek. Custom header'ımızı şu şekilde tekrar ekleyelim. Evet tıkla bakın real estate buraya geldim. Arabalar görmüş olduğumuz gibi bunları ne yapıyoruz? Bu şekilde ayarladık. Güzel. Şimdi gelelim buranın hemen alt kısmına. Şimdi benim normalde ilk başta ne dedim ben? Tüm hepsini göstereceğim bir alan yapacağım burada. Yani tüm product'ları göster gibi bir alanım olması gerekiyor. O yüzden dolayı burada tıklanabilir de bir alan olmasını istediğim için şu arkadaştan yine kullanacağız. Bu arkadaşın şimdi bu ne dedik? Tüm hepsini getirecek bize. O yüzden bunun on-press özelliğine yine yukarıda yazmış olduğumuz handle all product'ı aslında products desek daha mantıklı olur. Çoğul çünkü. Böyle olsun. Tamam. Daha sonra buraya hemen bir class name ekleyelim. Padding 3 rounded full diyelim. Flex row diyelim. Item center justify between PY5 diyeceğim. Bir tane border ekleyeceğim. Hepsine border ekleyeceğim aslında. Bir de border'ımızın rengine gri bir şey diyelim. Evet şöyle bir şey olsun. Şimdi buraya tekrar yeniden geliyorum. Bir tane text ekleyeceğim. Bu text'in içinde benim evet şöyle kategori name ve yanında da listings yazacak. Evet güzel. Ve bunun yanına da yine diğer tarafta şurada kullanmış olduğum bir ikon var ya şu ikon. Yine burada aynısını kullanacağım. İkonu şöyle direkt yapıştırıyorum. Kütüphanesinde ekliyorum. Diğer taraftaki ikonun aynısını kullandım. Evet güzel. Sadece şu arkadaşı birazcık daha tipiyle oynayalım. Diyelim ki text'in senin x large olsun ve text'in sadece x large olsun ya başka bir şey eklemeye gerek yok bence. Tamam güzel. Rengi falan tuhaf durmuyor. Tamam. Şimdi buranın altına aynı şekilde benim neler eklemem gerekiyor? Diğer alt kategorileri eklemem gerekiyor. Şimdi biz normalde yukarıda ne yazdık? Loading işlemi yazdık. O madem öyle yazdık, burada loading'i de kullanalım. Diyelim ki eğer ki durum loading ise arkadaşım, bana o zaman şunu yazacaksın. Text nokta nokta hatta loading yazalım içine. Bence daha mantıklı.
bir yükleniyormuş bölümünde en azından bunu gösterir. Tabii daha güzel efektler ve yapmak mümkün. Eğer ki Zoadic'te ise o zaman bana ne yapması gerekiyor? Burada bir veri getirmesi gerekiyor. Ben burada bir flat list kullanacağım. Diğer taraflarda olduğu gibi flat list şöyle ve senin data özelliğine sub kategorilerimi ekleyeceğim. Render item diyeceğim. Burada döndüreceğim şeyleri tanımlayacağım. Buraya tekrar gelelim, bir tane key exactor diyelim. Bizim bu işindeki elemanlara erişebilmemiz için yine item nokta id nokta to string diyelim ve bunu da burada yazalım ve class name'ine px2 diyelim. Şimdi gelelim render item bölümüne. Bunun için şöyle, evet, şurada bir tanımlama yapalım hemen. Diyelim ki tekrar const render sub kategori diyelim. Evet, içinde bir item göndereceğimi söyleyelim ve eee, şöyle yazalım. Parantez karmaşası olduğu gibi geldi ama ya bakalım. Evet, parantez karmaşası oldu. Şöyle tekrar gelip yazalım. Item tekrar süslü parantez item diyeceğim. Evet, şöyle yapalım. Evet, tamam, şu an bir sorun yok. Şimdi aynı şekilde benim bunu aşağı tarafta söylemem gerekiyor. Bunları yine aynı şekilde gelip kopyalıyorum ve ismini render item buraya yapıştırıyorum. Tamam. Evet, şimdi gelelim buradaki bu arkadaşın içini düzeltmeye hemen. Burada şimdi şöyle yapacağım. Yine bu arkadaştan yazdık zaten. Tekrar buraya yine aynı şekilde geliyorum. Diyeceğim ki onPress özelliğine benim yukarıda tanımlamış olduğum handle kategori sub, işte şu, işte handle sub product ismi böyle olması daha mı mantıklı, yoksa şöyle yapalım, sub product press diyelim, biz buna tıklanacak ya, daha açıklayıcı olsun. Evet, press diyelim ve içine item diyelim. Tekrar yeniden gelelim. Bir class name diyelim. Flex row. Item center. py3 px2 yine border bottom demiştik. Border bottom. Border gray 300 demiştim. Yine aynı şekilde 300 diyelim. Evet, şu şekilde geldi bu arkadaşlar. Şimdi hemen bunları ne yapacağız? Yine aynı şekilde dizeceğiz. Şimdi bana yine aşağı taraftaki gibi neler lazım? Şunların ikisi lazım. Şunları aynı şekilde gelip kopyalayayım ve içlerini düzeltelim. Bizim burada tabii ki kategori name yazmayacak. Ne yazacak mantıken? Item nokta name yazacak. Evet, güzel gibi. Başka şöyle yapalım. Ee, Ben buranın başına bir tane şey ekleyeyim. Item center. Bir tane yıldız eklemek istiyorum. Şöyle bir tane view yazarak başlayayım öncesinde. Diyelim ki şöyle bir tane view. Bu view'ın içine şöyle bir tane font Avatom 6'dan şöyle bir tane şey kullanacağım. İkon kullanacağım. Yıldız ikonu. Bunu zaten şeyden bulabilirsiniz. Şeylerin göstermiş olduğum şeyden. Oradan bulabilirsiniz. Bu şekilde olsun. Bilek dedik. Bu tamam. Ee, evet, py3 px2. Şurada çevronumuz var. Text. Evet, şimdi şöyle yapalım. Bunları birazcık hizalayalım. Bir şey yapalım. Şuraya tekrar geleyim. Bir tane class name diyelim. P3 ekleyelim. MR4 diyelim. Tamam, güzel gibi neredeyse. MR2 yapsam daha mı iyi? Şurada bir de round full ekleyelim diyeceğim ama pek bir artısı olmayacaktır. Evet. Şöyle yapalım. Şuna justify between falan dersem sanırım
Bakalım bir. Sağa sola her tarafa dağıtacaktır. Evet, bunları dağıttı ama şu bu sefer de ne yaptı? Bu arkadaşları bu tarafa aldı. Buna da ne dememiz lazım? Şöyle diyeceğiz sanırım. Listings flex 1 dersem. Evet, bu da tamam. Şu an tek sıkıntımız bu arkadaşların hizalı olmaması gibi ama gerçi ikonlarımız vesaire var. Şunu öncelikle 18 yapacağım. İkonların birazcık boyutunu düşürelim. Daha güzel duracaktır. Hizalı mı olmalı yoksa olmamalı mı? Konu birazcık tartışılır aslında. Şöyle yapalım biz buna. P3 dedik. P4 diyelim. Birazcık daha bükelim. Burası bu şekilde olması daha mantıklı. Sanırım bunlardan çünkü şey alt kategori ya. O yüzden dolayı şimdi biz buna tıkladığımız zaman bir sayfaya gitmesi gerekiyor. Buna tıkladığımız zaman bir sayfaya gitmesi gerekiyor. Bunları da yine aynı şekilde ayarlayacağız. Şurada bir yazımız kalmış. Onu da hemen temizleyelim. Ve bu sayfayı da bu şekilde bitirmiş olalım. Şimdi artık bunlarda herhangi birine tıkladığımız zaman karşımıza çıkacak product sayfasını yaparak devam edebiliriz. Şimdi kategori sayfalarımıza devam edelim. Search bölümünden herhangi birine tıkladığım zaman bu şekilde sayfalarım geliyor. Şimdi öncelikle şuna tıkladığımız zaman gelecek olan sayfayı yazarak başlayacağız. Şimdi ama bunun öncesinde şöyle bir API göstermek istiyorum. Şu şekilde API Products diyeceğim ve kategori ID'sine göre ya da name'ine göre bir getirme işlemi yapacağım. Bunu getirirken aynı zamanda bir de burada görmüş olduğunuz gibi bir tane tarih gönderiyorum. Bu tarih ne işime yarayacak? Şimdi normalde şöyle anlatayım. Şimdi ben buradan geldim geri geldim. Şöyle geri geleyim. Geldim Real Estate'e tıkladım. Geldim mesela burada bunları listeledim. Sonra tekrar geldim. Tekrar buraya tıkladım. Tekrar buraya listeledim. Hafızada kalma olayı olabilir. O yüzden dolayı cache'leri silmemiz gerekebilir. Aynı yani bir istek atacağız. Hem cihazdaki cache'leri hem de serverdaki cache'leri silmemiz gerekebilir. O yüzden dolayı bizim yapacağımız şey tam olarak bu olacak. Yani tıklayacağım. Burada bunu getireceğim. Tekrar geleceğim, tekrar bunu getireceğim ve bunu getirirken de o yüzden dolayı burada bu şekilde bir ne tanımlayacağım? ID tanımlayacağım. Bir timestamp saat tanımlayacağım. Tarih tanımlayacağım. Şimdi gelelim bunu hemen birlikte nasıl yaparız buna bakalım. Bunun için öncelikle benim ne yapmam gerekiyor? Tabii ki bu sayfayı yönlendirme işlemi yapmam gerekiyor. Sub kategori screen sayfama yine aynı şekilde geliyorum. Burada yönlendirmek için sayfamı yazmam gerekiyor. Yine şu şekilde bir isim kullanacağım. Diyeceğim ki ismine şöyle zaten yukarıda navigation'ı daha önce tanımlamıştık. Kategori product screen diyeceğim ve kategori ID ve kategori name diye bu şekilde bir tanımlama yapacağım. Daha sonra bunu kaydettikten sonra bu sayfayı tabii ki oluşturmamız gerekiyor. Hemen geldim screen bölümüne .tsx dedim ve daha sonra burada rfne diyeceğim ve bu sayfayı oluşturacağım. Bu sayfayı oluşturduktan sonra bu sayfayı Tab Navigator'ıma ekleyeceğim yine aynı şekilde. Bundan bir tane daha geldim kopyaladım. İsmini şöyle değiştireceğiz ve kütüphanesini ekleyeceğiz. Evet, şimdi artık buna tıkladığımız zaman görmüş olduğumuz gibi bu sayfa geldi. Artık bu sayfayı hazırlayabiliriz. Şimdi benim bu sayfada nelere ihtiyacım var? Öncelikle benim bu sayfada gelen parametreleri vesaire yakalamam gerekiyor. Diğer tarafta yapmış olduğumuz gibi. Tekrar geliyorum. Burada bir tane const root diyeceğim. Tanımlamak için root'tan gelen değerleri ve yönlendirme işlemleri için de yine use navigation kullanacağım. Onun dışında bana başka ne lazım? Product'larım lazım ve aynı zamanda bir loading kullanarak devam edeceğim. Hemen burada tekrar gelelim. Evet, UseStage kütüphanesini yüklemedik sanırım. Evet, tekrar buradan yeniden gelelim. Bir tane const yazalım ve diyelim ki fetch product by sub kategori diyelim. Daha sonra eşittir async diyeceğim ve burada verilerimi çekme işlemini yapacağız. Daha sonra tabii ki burada yine bir use effect kullanacağız ve bu arkadaşı yukarıdaki arkadaşı burada çalıştıracağız. Use effect'imizde neler olacak tabii ki? Hemen use effect'i yazalım. Daha sonra diğer tarafa yazarız. Burada diyeceğim ki şimdi benim mantıken neyim olması gerekiyor? Kategori ID'min olması gerekiyor. Kategori name'imin olması gerekiyor. Bu arada şurayı yanlış yazmışım. Pardon. Şunları kategori ID ve kategori name. Bunları ekleyeceğiz. Buraya tekrar geleceğim. Kategori ID ve kategori name'i buraya ekleyeceğim. Evet, şunun ismini de yanlış yazdım. Evet, aklım diğer tarafa gitti. Tamam, sapları yapmıyoruz. Önce üst tarafı yapalım. Daha sonra sapları yapacağız zaten.
Ve burada yönlendirme işlemleri için bir de navigation'ımızı buraya ekleyeceğiz. Onun dışında başka ne yapacağız? Yukarıdaki şu fetch bu arkadaşı burada yazacağız. Sonra bir tane const tanımlayacağım ve diyeceğim ki ismine unsubscript diyeceğim. Diyeceğim ki sayfa her açıldığında öncelikle sen bu arkadaşı takip edeceksin ve içindeki veriyi yeniden listeleyeceksin diyeceğiz. O yüzden dolayı add listener kullanacağız ve diyeceğiz ki focus tekrar parantez şöyle ve üstü parantez bunun içine yukarıdaki page by kategoriyi yeniden yazıp bunu takip etmesi gerektiğini söyleyeceğiz. Evet, şöyle tekrar tıklayalım. Şu an için tabii ki zaten bir şey yok. Şimdi buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi gelelim artık bu arkadaşın içini yazmaya. Diğer sayfalarda yine aynı şekilde bunu kopyalayabilirsiniz. Ve tabii öncelikle bizim ne yapmamız gerekiyor? Loading'imizi true yapmamız gerekiyor. Ve try catch kullanacağız. Try catch. Ve burada da final bölümünde benim şeyi kapatmam gerekiyor. Loading'i kapatmam gerekiyor. Şöyle yapalım. Diyelim ki set loading true. Burada ne olacak? Son olarak kapatacak. Bunu bitirecek. Evet. Onun dışında burada bir istek atacağım. İsteği atarken nasıl bir API kullanacağımı zaten söyledim. Şu şekilde bir API'm olacak. ID'ye göre bir arama yapabilirim ya da neye göre arama yapabilirim? Name'e göre bir arama yapabilirim. Ben şu an name'e göre olan aramayı şöyle yapıştıracağım yine aynı şekilde. Evet, şöyle. Bunu aynı zamanda kullanabilmemiz için yukarı public environment yazmam gerekiyor ve şimdi URL'imi göstereceğim. URL'imde yine API product filters kategori name'e göre bir arama yaptığımı söylüyorum ve burada bir tane timestamp ekleyerek ne yapıyorum? Verimin zamanı ile birlikte loading durumunu test ediyorum ve kontrol ediyorum. Daha sonra şunu istiyorum ben aynı zamanda diyorum ki burada headers'a bir cache varsa bunları sil diyorum ve bana bu şekilde güncel verimi getiriyor. Şimdi bunun dışında başka ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki bu response'yi set etmemiz gerekiyor. Kime edeceğiz? Buna set edeceğiz. Eğer ki durum olumluysa set etsin, olumsuzsa etmesin tarzında bir şeyler söyleyebiliriz. Öncelikle constata diyelim ve await response.json diyerek bu veriyi alalım. Daha sonra diyelim ki eğer ki response okey ise o zaman datayı set products'a götürebilirsin diyeceğiz. Şurada da İngilizce yazsın, hep İngilizce gittik. Error diyelim. Burası tamam. Yine aynı şekilde tekrar buraya geleceğim. Burada yeniden bir hata mesajı yazdıracağız ve burada da yine aynı şekilde error mesajını yazdıralım. Bakalım ne diyor bana burada. Timestamp ile ilgili bir şey diyor. Evet, timestamp için bir şey üretmedim ben. Çünkü burada saatle ilgili şöyle bir timestamp yazacağım ve saatimi bana get time olarak getirecek ve bana bir saat oluşturacak. Buraya kadar işlemlerimiz tamam gibi. Şimdi gelelim hemen bunları bir tasarımda görmeye ve şuradan bakacak olursak bakın isteğimizi attı. Bu sonuçta biz bir tasarım döndürmesek de burada ne yaptık normalde? Tüm işlemlerimizi yaptık. Şimdi tekrar gelip ben buraya şuradaki şu arkadaşı siler ve bunu yapıştırırsam görmüş olduğumuz gibi kayıtlarımın başarılı bir şekilde aslında gelmiş olduğunu görüyorum. Şimdi yapacağımız diğer şey burada tasarımı yapmak. Şimdi biz daha önce zaten burada vitrin sayfasında bir product list oluşturduk. O zaman ben bunu kullanacağım yani. O yüzden dolayı şurada evet müsait bir yer bulalım. Şurada yapalım bunu. Burada bir tane const diyelim. Şöyle const diyelim ve diyelim ki render product diyelim. Daha sonra sana bir şöyle içindeki item'ı vesaire almamız gerektiği için item diyeceğiz ve şurada tekrar parantez normal parantez süslü kullanırsanız çalışmayacaktır. Çünkü biz burada şu an bir tasarım işlemi yapacağız. Product list diyeceğim. Burada tanımlamış olduğum daha önceki yazmış olduğum product listi kullanacağız. Ve product'a da yukarıdan gelen item'ı ekleyeceğiz. Şimdi render product'ı da gelip aşağıda tanımlayacağız. Bunun için öncelikle şurada küçük bir tasarım yapalım. Hemen diyelim ki class name flex 1 diyeceğiz ki tüm sayfayı kaplasın ve bu şekilde kullanalım. Evet. Daha sonra bana ne lazım? Custom header lazım. Bunun için şöyle tekrar geliyorum. Custom header. Evet. Burada şimdi değerlerimizi yazdıralım. Şunu evet şöyle kaydedelim.
Bakalım. Evet. Ne diyor? Time stop does not exist bir şeyler diyor. Bakalım şu an anlamadım. Ee, Buna bakacağız. Problem değil. Öncelikle şunları halledelim. Şimdi burada şöyle yapacağız. Custom header'ımızda normalde ben nereye dönmesini istiyorum? Geriye dönmesini istiyorum. Şöyle title'ını yazarak başlayalım. Title'ın da bizim başlığımız olsun. Bunun için burada şöyle tekrar kategori name'imizi yazdıralım ve bunun product'ları şeklinde bir şey söyleyelim. Logo özelliğimizi false diyelim. Herhangi bir logo göstermesin bize. On back trace diye bir tane şey tanımlayalım ve burada da navigation'ı kullanarak e, navigate diyelim ve search sayfasına yönlendirelim. Evet. Evet, şu an bir hatamız vesaire bir şey gözükmüyor. Tekrar geriye tıkladık ve burada herhangi birine tıkladım. Tekrar tıkladım. Görmüş olduğumuz gibi geldi. Burada timestamp ile ilgili bakalım tam hatayı görebileceğiz mi? Timestamp does not exist component stack diyor. Bu arkadaşın bir kütüphanesi vesaire bir şey eksik olabilir. Şöyle bir new date diyelim bakalım. Get time diyelim. Bunu şurada tanımlasam peki nasıl olur? Tekrar şuradan şöyle bir daha bakalım. Evet, bakacağız ona. Tamam. Şimdi bana normalde bu arkadaşı oluşturuyor olması gerekiyor zaten. Çünkü oluşturuyor ki bir istek atıyor. Bu hatayı nasıl yok ederiz ona bakarız. Bakalım real estate. Bakın tarih vesaire oluşturuyor. Bu hata başka bir şeyden kaynaklı galiba. Ona bakacağız. Şimdi burada hemen tasarımımızı yaparak devam edelim. Eğer ki durum loading ise bana şuradaki şu tasarımı ver. Değilse bunu ver diyeceğiz. Ve burada bir evet şu üst tarafa bir şey yazalım ki bize sürekli hata vermesin. Burada şöyle bir tane ikon kullanacağım. Şunu şöyle Ctrl Space ekleyelim. Şöyle bir şey olsun. Tekrar buraya gelin. Bir tane flat list diyelim. React Native ve bunu yazalım. Şimdi benim burada diğer tarafta olduğu gibi diğer tarafta aynısını kopyalayabiliriz. Ne yapacağız? Burada item ID'mizi vesaire atayacağız ve bunları söyleyeceğiz. Bunun datası ne olacak? Benim yukarıda tanımlamış olduğum product olacak. Render item ise benim yukarıda tanımlamış olduğum render product olacak. Evet, baktığımız zaman şu an için herhangi bir sıkıntı yok gibi. Hemen tekrar geliyorum. Araba bölümüne geldim. Buna tıkladım. Arabalarım geldi. Bakalım. Evet, arabalarım gelmedi. Şununla ilgili demek ki bir sıkıntı var. Bakacağız ona bakalım ona tekrar. Tekrar şöyle tıklayalım. Evet, burası geldi. Evet, şurada nerede acaba sıkıntımız? Şimdi uygulamamı tekrar yeniden bir daha bir kapatıp açacağım. Belki onunla alakalıdır diye düşünüyorum. Hemen şunları şöyle bir tekrar kapatıp açayım. Ve tekrar yeniden bir açılsın bakalım. Aynı zamanda şu time stop ile ilgili bir sorunum var mı yok mu bunu anlayabilmek için de şuraya bir console.log yazalım ve burada da yine aynı şekilde bu arkadaşı okuyalım. Bir sıkıntı olmaması gerekiyor mantıken. Evet, tekrar şöyle hemen gelip bakıyorum. Tıkladım. Buna tıkladım. Evet, time stop ile ilgili bir hatamız yok. Ee, Konsola da bir şey yazmadı gerçi. Şöyle tekrar geri gelelim. Şuna tıklayalım. Tekrar buraya tıklayalım. Evet, uygulamayı kapatıp açmam gerekiyormuş. O yüzden dolayı görmüş olduğumuz gibi tüm hepsi düzgün bir şekilde geliyor. Şöyle tekrar basalım. Burada ürünüm olmayabilir. Normaldir. Tekrar buraya gelelim. Burada ürünlerim var zaten. Ve sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Şu da normalde çalışması gerekiyordu ama deploy'dan sonra belki kaydetmiş olduğum için olabilir. Yani o yüzden dolayı gelmemiş olabilir. Problem yok ama şu an bir uygulamayı timestamp yüzünden tekrar kapatıp açtığımız zaman düzelmiş olduğunu görüyoruz. Evet, şimdi bu bölüm bittiğine göre artık ne yapacağız? Yine aynı şekilde e, buradaki bu arkadaşları düzelterek devam edeceğiz. Mesela buna tıklayacağım. Bu sefer ne olacak? Buradaki karlar açılacak. Bunları aynı şekilde yaparak devam edelim.
Evet, şimdi sub kategori alanımızla devam edelim. Bunun için hemen bir sayfa oluşturalım ve bu sayfanın aynısı olacak zaten. O yüzden dolayı buradaki tüm sayfanın aynısını kopyalayacağım. İsmini de şu şekilde yapacağım. Diyeceğim ki sub diyeceğim ve şu şekilde tekrar tsx diyeceğim ve buradakinin tamamını buraya kopyalayalım. Ve bu arkadaşın başına da bir sub ekleyelim ve yukarı doğru tekrar çıkarak buraya da bir sub ismiyle yazalım. Tabi burada değerlerimizi vesaire ne yapacağız diye değiştireceğiz. Öncelikle bununla ilgili bir sayfa oluşturarak hemen devam edeyim. Şu arkadaştan bir tane daha geldim, kopyaladım ve şöyle yapıştırdım. Sayfamızın ismini söyledik zaten. Sub kategori şu olacak. İyice karıştı. Şöyle. Evet, ismini de yine aynı şekilde bundan söyleyelim. Daha sonra yönlendirme işlemiyle devam edelim. Bizim yönlendirme yapmış olduğumuz ekran neresiydi? Şöyle bakalım. Search screen, search değil, kategori, bak, kategori product olması gerekiyor sanırım. Yok, pardon, hangi sayfaydı? Şöyle buradan birine tıkladık. Evet, bunlardan search screen, service, showcase, baş, şu. Evet, buraya tekrar aynı şekilde gelip bunu düzeltelim. Şimdi burada diyeceğiz ki yine navigation işlemi, navigation navigate diyeceğiz. Yönlendirirken sayfamızın isminin ne olacağını burada zaten söyledik. Buraya aynı şekilde bunu yazıyorum. Virgül diyeceğim. Bu sefer göndereceğim değerler şöyle olacak. Sub kategori ID diyeceğim. Bu sefer bu şekilde bir isim göndereceğim. Ve diyeceğim ki sub kategori nokta ID'den işlem alacağımızı söyleyeceğiz. Tekrar yeniden aynı şekilde sub kategori name ve sub kategori nokta name diyerek buradan bu değeri de alacağız. Evet, isimlerini bu şekilde aldık. Şimdi diğer tarafta tabii ki benim aynı şekilde bu değerleri aynı isimle yakalamam gerekiyor. Yani biz burada kategori ID ve şey olarak söyledik. Burada bu sefer ne diyeceğiz? Sub kategori ID ve sub kategori name diyerek aynı isimle tanımlayacağız. Daha sonra products yine aynı şekilde her şeyimizi aynı şekilde yapacağız. Ama şuradaki sorgumuzda küçük bir değişiklik yapacağız. Kategori değil. Biz bu sefer nereden çekiyoruz verimizi? Yani yine product'tan çekiyoruz. Filtremizde bu sefer ne diyeceğiz? Sub kategori diyerek bunu yazacağız. Tabii ki buradaki bu isimlerin de yine aynı şekilde değişmesi gerekiyor. Hemen bunun ismini sub kategori name olarak değiştirdim. Birazcık daha aşağı inelim bakalım başka yapmamız gereken bir şey var mı? Şuradaki şu isimleri aynı şekilde değiştirmemiz gerekiyor. Sub kategori ID, sub kategori name şeklinde döndüreceğiz. Birazcık daha aşağı inelim. Şurada sub kategori name şeklinde bunu da yazalım. Başka sanırım yok gibi. Hemen şöyle kaydediyorum. Daha sonra şuna tıklıyorum ve görmüş olduğumuz gibi burada 3 tane ilan var. Normalde tekrar buraya geri gelirsem aslına bakarsanız bizim bunları şey yapmamız gerekiyor. Doğru bir şey vermemiz gerekiyor. Şunu diyebiliriz aslında. Navigate go back desek nasıl olur bakalım. Şöyle go back diyelim mesela. Nereye yönlendirecek? Tekrar geldim. Buradan birine tıkladım. Tıkladık. Evet, yok. Burası için aslında şöyle bir plan yapmak gerekiyor. Alınan sub kategoriden buraya, yani kategori name'i de herhalde gönderirsek, yani diğer taraftan kategori name'i de gönderirsek ve burada ona göre bir yönlendirme yaparsak onun gibi bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yani sayfanın ismini göndermemiz gerekiyor. Pardon. E, Burada birazcık da uğraşmak gerekiyor. Neyse. Şöyle yapalım. Şimdi ben buraya tekrar yine aynı şekilde tıkladım. Tekrar buraya yine aynı şekilde tıkladığım zaman görmüş olduğumuz gibi bunu gördük. Geri geliyorum. Daha sonra Real Estate'e tıklayalım. Tekrar buraya tıklayalım. Görmüş olduğumuz gibi verilerimizi bizi tekrar yeniden çekti. Hiçbir sıkıntı yok. Tekrar Real Estate diyelim. Mesela şuna tıklayalım. Ve görmüş olduğumuz gibi ilanlarımızı kusursuz bir şekilde çekebiliyoruz. Evet, ilanlarımızı bu çektiğimize göre artık ilanlarımızın detay sayfalarını yapabilir, ilan ekleme ve aynı zamanda üye giriş gibi işlemlerle devam edebiliriz. Evet, şimdi login, register ve profil işlemleriyle devam edeceğiz. Bunun için öncelikle bir iki tane paket yükleyerek başlayacağım. Öncelikle hemen şöyle internet sayfamı açayım. Yüklemem gereken paketin ismi şöyle bir paket ASYN Storage. Biz bu paketi niçin yükleyeceğiz?
Çünkü kullanıcı giriş yaptıktan sonra ben kullanıcı ile ilgili verileri nerede tutacağım? Bir nevi çerezlerde tutacağım. Cihazımın hafızasında tutacağım. O yüzden dolayı bu paketi yüklemem gerekiyor. Sonra yüklemem gereken diğer pakete gelecek olursak, yüklememiz gereken diğer pakette Toast mesaj. Bu da kullanıcı girişi yaptıktan sonra kullanıcıya şu şekilde bir mesaj yazdırmak istiyorum. O yüzden dolayı da bu pakette aynı şekilde yüklüyorum. Bunları yükledikten sonra yapacağımız şey, öncelikle şöyle yapalım. Şuradaki buraya yeni tane daha alan ekleyelim. Daha sonra bunlardan zaten birini yok edeceğiz. Ama şu an için rahat çalışabilmek için şu an bunu ekleyerek devam edeceğim. Şöyle şunu öncelikle kapatayım. Bu açılırken biz de şey yapalım. Evet, şöyle kapatamadım da. Şuradan tekrar A yapayım. Evet, emülatörü tekrar yeniden kurayım olmasa. Evet, yeni emülatörüm kuruluyor. Biz de şimdi devam edelim. Öncelikle utils dosyama bir tane dosya oluşturacağım ve ismini out.ts diyeceğim. Bu out.ts'de benim giriş işlemim, register işlemim, daha sonra işte logout işlemim, bunların hepsiyle ilgili işlemlerimi yazacağım. Şimdi öncelikle bana bir URL lazım olduğu için şu arkadaşı yazmamız gerekiyor. Ve yüklemiş olduğum ASYN storage'u da yine aynı şekilde buraya ekleyeceğiz. Öncelikle export const diyelim ve login işlemiyle başlayalım. Diyelim ki arkadaşım sana bir tane e-mail, bir tane de password vereceğim. Bu e-mail ve password'de try ve catch diyeceğiz ve bunu bir test edeceğiz. Bir hata varsa bize söyleyecek. Verdim bu e-mail ve password'ü test edebilmen için benim nereye istek atmam gerekiyor? Şöyle isterseniz bakalım. Ben aslında daha önceden bunu bildiğim için şöyle bakalım. Şöyle strapi.io diyelim. Evet, dokümantasyon diyelim. Buraya hemen diyelim ki login diyelim. Evet, zaten bakın daha önceden de bakmışım. Çok uzun zaman önce bakmıştım. Burada diyor ki bakın API out local'e istek atacaksın diyor. Bu isimle atman gerekiyor diyor. Bak ID ve parolayı bu şekilde atman gerekiyor diye. Eğer ki bu şekilde atmazsak hata alıyoruz arkadaşlar. Yani ben buraya gelip de e-mail dedim ama gelip de burada tekrar yeniden e-mail dersem o zaman olmaz. O yüzden bize burada söylemiş olduğu gibi istek atmamız gerekiyor. Axios'ta da atabiliriz, Fetch'te de atabiliriz. Bu zamana kadar Axios kullanmadım. O yüzden dolayı yine Fetch'te devam edeceğim. Const response diyeceğim. Yani bu projede kullanmadım. Diğer projelerimde tabii ki var. Evet, fetch diyeceğim. Tekrar parantez ve burada URL'imi söylemem gerekiyor. URL'imiz yine public URL şeklinde olması gerekiyor. Şöyle bir tanımlama yapacağım. Ve şuraya tekrar gelip bakacak olursak bakın şuradan sonra bir tane virgül ve göndereceğimiz değerler aynı şekilde olacak. Evet, kendim yazayım ben. Üstü parantez. Evet. Burada bakalım. Burada gerçi Axios olduğu için öncelikle post atacağımı söylemem gerekiyor burada. Hemen burada bir metot diyelim ve post işlemi yapıyorum. Virgül header'sına JSON'la ilgili bir şeyler yaptığımı söylemem gerekiyor. Ve body bölümüne de diğer tarafta olduğu gibi ne yapacağız? Diyeceğiz ki JSON string fly ve şu şekilde bir tanımlama yapacağım. Daha sonra tekrar burada eğer ki cevap olumlu ya da olumsuz fark etmez. Burada data diye bir değer döndüreceğiz. Response'den gelen cevabı. Sonra diyeceğiz ki eğer ki response'den gelen cevap okey ise bana bunu yap. Değilse bana bunu yap diyeceğiz. Eğer ki cevap okey ise bana success true desin ve token olarak data.jvt olarak bir dönüş yapsın. Aynı şekilde eğer ki cevap şeyse false'da error data desin ve bana mesajı yazdırsın. Yine burada tekrar yeniden bir mesaj yazdırabiliriz. Error dedik. Burada da tabi data değil. Diyeceğiz ki something went wrong diyelim. Evet, şu arkadaş da bir yandan açığa dursun. Biz işlemimize devam edelim. Şimdi burası login işlemimiz. Şimdi aynı şekilde register işlemimize devam edeceğiz. Export const register diyelim eşittir. Register işleminde burada e-mail, password ve username alanında 3 tane alanım olacak. Bunları Strapi bizden istiyor zaten. Burada tekrar bir try catch diyorum
ve istek atacağım URL'i söyleyeceğim. Şimdi ben şurayı tekrar uzun uzun yazmak istemiyorum. Şurayı şöyle tekrar yeniden kopyalayayım ve buraya yapıştırayım ve içini değiştirerek gidelim. Şu an benim buradaki tam olarak şeyim, şuradan sonra lokalden sonra şuraya bir slash register şeklinde yazıyoruz. Daha sonra burada e-mail, password ve username olarak 3 tane değer göndermem gerekiyor. Onları da şu şekilde yine gönderiyorum. Yine cevap eğer olumlu olumsuzsa işte bana bu şekilde şey dönüş olsun diyorum ve burayı da bu şekilde aslında tamamlamış oluyorum. Bu da tamam. Şimdi geriye de kaldı. Login tamam. Register tamam. Bir çıkışımız kaldı. Bir de aynı zamanda neyimiz kaldı? İşte, giriş yapan kullanıcıyı çekmesi kaldı. Hemen buraya tekrar export const get current user diyelim. Ve ASYNC ve sana bir token vereceğiz. Sen de ne yapacaksın? Bu token'la kontrol edeceksin diyeceğiz. Hemen buraya bir try catch yazıyorum. Eğer ki cevap olumsuzsa şunlardan bir tanesini alabiliriz. Şu, evet. Cevap olumsuzsa direkt bize bunu yazsın. Eğer ki cevap tabi burada bir istek atmamız gerekiyor öncelikle. Tekrar geleceğim burada. İsteğim şu şekilde olacak. Direkt uzun uzun yazmayayım ama ayarlarımızı göstereceğim. Yine response public URL linkimiz tam olarak bu. Authorization'a bearer diyeceğiz. Yani eğer ki daha önce Postman gibi bir şey kullandıysanız ya da diğer videolarımda vesaire görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Authorization işlemlerinde header bölümüne bir şey göndermemiz gerekiyor. Token göndermemiz gerekiyor. Bu tokenları gönderirken bazen başlarında bearer olur, JWT olur. Strapi bearer olarak istiyor. Biz de o yüzden bearer şeklinde gönderiyoruz. Şimdi burada API users me diye bir şeyin açık olduğunu görüyoruz. Buna kesinlikle izin vermemiz gerekiyor eğer ki izni yoksa. Bunun için rol bölümüne tekrar geliyorum. Authentication bölümüne tekrar geliyorum. Ve buradan nerede o arkadaş? User ile ilgili bir alan. Evet, user permissions. Buraya geliyorum ve me'nin açık olduğundan emin olmamız gerekiyor. Çünkü ben kendi bilgilerimi çekebileyim. Burada başka bilgilerin de olduğunu görebiliyoruz. Mesela parola değiştirmeye izin verebiliriz. E-mail doğrulamaya izin verebiliriz. Parola sıfırlama. Bunları ne yapacağız? İhtiyaçlarımız doğrultusunda kullanabiliriz. Ve bununla ilgili örnekleri de zaten Strap'in dokümantasyonunda yine aynı şekilde bulabilirsiniz. Şimdi burası tamam. Eğer ki cevap olumluysa cevap eğer ki olumluysa bana ne yapsın? Bunu olumsuzsa bunu söylesin. Eğer ki cevap olumluysa o zaman da bana ne yapacak? Şu şekilde const data diyecek ve return olarak dataları döndürecek. Şurada hatta return'e bir de ekstradan null diyelim ki bize cache'de problem çıkartmasın. Evet, bu da bu şekilde tamam. Şimdi geriye ne kaldı sadece? Çıkış işlemi kaldı. Bunun için de buraya tekrar yeniden bir tane export const logout diyelim. Eşittir ASYNC parantez. Evet, bir try catch yazalım. İstek atacağız. Burada bir istek atmayacağız. Pardon. Ne yapacağız? Şu arkadaşta bir kaydımız varsa silmemiz gerekiyor. Şimdi biz burada kayıtlarımızı ne olarak oluşturduk? Şu an tabi herhangi bir şey olarak oluşturmadık. Ama kaydımızı oluştururken biz token olarak oluşturalım. Ve kaydımızı o şekilde oluşturacağımız için o şekilde silmemiz gerekiyor. O yüzden dolayı await async storage remove item token'ı siliyorum arkadaşım senden. Ve return olarak success true'yu döndüreceğim. Eğer ki bir hata varsa da bana burada tekrar return'de success false diyecek ve error'da bir hata mesajı olacak. Evet, buraya kadar tamam. Şimdi bu arkadaşları teker teker kullanmamız gerekiyor. Şimdi yazmış olduğumuz bu arkadaşları teker teker kullanacağız. Bunun için hemen şuraya öncelikle iki tane sayfa oluşturarak başlayayım. Diyelim ki login screen.tsx diyelim. Ve tekrar yeniden gelelim. Bir tane de register screen.tsx diyelim. Şimdi rnfe diyeceğim. Şu şekilde bunları oluşturacağım. Ve bu arkadaşları aynı zamanda buralara eklemem gerekiyor. Şimdi öncelikle Tab Navigator bölümüne ben login'i buraya eklemek istiyorum. O yüzden dolayı şunlardan şöyle bir tanesini aynı şekilde gelip kopyalayacağım. Ve burada login screen diyeceğim. Ve daha sonra burada da tekrar login screen'imizi aynı şekilde söyleyeceğiz. Tabi şöyle bir şey var. Normalde burada görmüş olduğumuz gibi 5 tane alan oluştu. Bizim normalde ne yapmamız gerekiyor?
biri varsa diğerinin gizlenmesi gerekiyor. Öncelikle tüm işlemlerimizi halledelim. Daha sonra bunu göster ve gizle işlemini yaparız. Zaten yapacağımız şey current user'ı burada çağırıp daha sonra varsa bunu yap, getir, yoksa bunu getir demek. Burada ikonumuzu ayarlayarak devam edelim. Şuraya tekrar geleyim. Şundan ekleyelim ve diyelim ki eğer ki buysa ya da ne diyeceğiz yine aynı şekilde. Şundan bir tane daha kopyalayacağım ve buradaki ismini söylemem gerekiyor. Bir isim verdim mi? Login screen demişim. Aslında screen'e hiç gerek yok. Sadece login desem yeterli bence. Burada tekrar gelelim. Login diyelim ve yönlendirmelerimizi de login üzerinden yapalım. Evet, tamam. Şimdi gelelim login screen sayfamızın tasarımını yapmaya. Hemen şöyle yapalım öncelikle. Benim bu login screen sayfamda neler olacak? Bir username alanımız olacak, bir de password alanımız olacak. Ve ben bunlara uzun uzun değer girmekle uğraşmak istemiyorum. O yüzden dolayı ben burada değerlerimi direkt girerek başlayacağım. Ve bu değerleri Strap üzerinde test edebilmek için aslında girdim. Tekrar şöyle gelip göstereyim size. Buradan herhangi bir kayıt ekleme bölümünden user, buradan create user diyerek siz de bir kayıt ekleyebilirsiniz. Ben kaydımı ekledim. Burada deneme şifrem de neymiş bakalım. Deneme 1 2 3 şeklinde bir ekleme yaptım. Burada use state'imi, navigation'ımı ekleyerek devam ediyoruz şimdi. Onun dışında şimdi kullanıcıya aynı zamanda eğer ki üyeliği yoksa yönlendirme yapmamız gerekiyor. Bu yüzden dolayı da burada yeniden bir tane const handler navigate diye bir şey tanımlayacağım. Şimdi biz normalde ne yükledik? Şuradan tekrar gelip bakacak olursak şöyle bir arkadaş yükledik ama bununla ilgili ayarlarımızı yapmadık. Şimdi bu arkadaşın ufak bir ayarı olması gerekiyor. Örnekleri vesaire burada bir yerde vardır büyük bir ihtimal. Ben daha önceden de kullandığım için benim şuradaki app.tsx'e bu toast'u buraya eklemem gerekiyor ki tüm sayfalarda rahat bir şekilde görebileyim. Şimdi bunu navigation içine ekleyemiyoruz. Dışına eklememiz gerekiyor. O yüzden return'un içinde şundan bir tane yazıyorum. Ve daha sonra buraya bir tane toast diyorum. Evet, toastumuz artık başarılı bir şekilde eklendi. Şimdi bunu burada rahat bir şekilde artık kullanabileceğim. Şimdi öncesinde buraya tekrar yeniden bir tane daha const yazalım. Ve diyelim ki handle login ve eşittir async ve giriş işlemimizi biz ne yapacağız? Burada yapacağız. Zaten bununla ilgili sorgumuzu vesaire yazdık. Burada daha sonra bunu değerlendireceğiz. Ufak bir tasarım yapalım. Daha sonra bu tasarımı kendimize göre değiştirelim. Hemen burada view yerine şundan kullanacağım. Çünkü klavye açma işlemleri vesaire bir şeyler olacak. O yüzden dolayı bunu kullanmak daha mantıklı olacaktır. On press keyboard dismiss diyeceğim yine bunu. Aynı şekilde burada klavyemin açılmasını istiyorum. Çünkü on press keyboard dismiss diyelim. Evet, keyboard diyeceğiz. Şöyle olması gerekiyor. Tamam. Bakalım keyboard ile ilgili bir tanımlama çıkmadı. Ve Ctrl Space yapalım. React Native ekleyelim. Tamam. Şimdi burada hemen bakalım ne oldu. Şu ana kadar bir şey yok. Şimdi bizim buradaki bu ilk alanımızda bir tane view ekleyelim ve tüm sayfayı kaplaması gerektiğini söyleyelim. View class name flex 1 justify center item center heading 8 bg my color bu oldu. Evet, şu arkadaş kapandı galiba. Şöyle yapalım tekrar. Daha sonra yukarı tarafa bir image eklemek istiyorum. React Native kütüphanesiyle şu resmimizi ekleyelim. Bizim bir logomuz var ya, G logosu. Onu ekleyeceğim. Resize modulu contain şeklinde yapacağım. Class name'ine V48 H48 margin bottom 20 diyelim. Ve source bölümüne de require resmimin yolu diyelim. Evet, şöyle bir şey. Bakalım ne oldu. Evet, şu şekilde geldi. Güzel. Şimdi buranın aşağısına tekrar yeniden bir tane text alanı ekleyip devam edelim. Diyelim ki text black diyelim. Text 2x large font semi bold login diyelim. Tamam. Başka
Bunun altına bir tane yazı yazalım ve buradan register sayfasına geçelim. Şöyle yukarıdaki yazmış olduğumuz on presimizi buraya ekleyelim. Handle şu tamam. Bir class name yazalım. Diyelim ki padding 2 olsun. Ve margin bottom 8 olsun. Ve diyelim ki all tamam şöyle pardon şöyle diyeceğiz. Evet şöyle bir yazı olsun. Evet daha sonra burada hemen bir tane text input yapalım. Login işlemi için text input şöyle. Bu arkadaşın placeholder'ında e-mail yazsın. Daha sonra value değeri için yukarıda tanımlamış olduğumuz e-mail değerimiz gelecek. On change text özelliğinde set e-mail edeceğiz ve e-mail'i set etmiş olacağız. Ve class name'inde de bir tasarım yapacağız. Ve full diyelim mesela px4 py3 background white border 2 olsun. Margin bottom 2 olsun. Rounded LG olsun diyelim. Evet şu şekilde bir yapısı oldu. Bu arkadaştan bir tane daha gelip kopyalıyorum. Ve buraya da bu sefer parola alanını aynı şekilde ekliyorum. Password set password ve şuraya bir de ekstradan secure text entry dersem buraya yazılan şey artık parola gibi gözükecektir. Tamam. Şimdi gelelim burada butonumuzu ekleyelim aynı şekilde. Butonumuz için de yine bir tane diyeceğiz ki on press yukarıda yazmıştık. Handle login'i burada çalıştıracağız. Bir class name ekleyelim ve full border padding 4 3 4 neyse 5 oldu tamam. Background'da my color 2 olsun. İçine bir şey yazalım hemen. Bu arkadaşın bir tane text ekleyelim ve diyelim ki yanlış yere yazdık. Şöyle olacak. Diyeceğiz ki bu login diyelim. Evet bu arkadaşı hemen okunur bir hale getirelim. Text my color olsun. Text x large olsun. Text center olsun. Text evet text my color evet sarı da geldi tamam. Şimdi biz bu login'e bastığımız zaman bir giriş işleminin olmasını istiyoruz. Biz burada handle login'i zaten yazdık. Şimdi şöyle yapacağım. Şuradaki Strapi'deki login şeylerimi aynı zamanda görmek istiyorum. Çünkü burayı şu an test edeceğiz aynı şekilde. Şöyle yukarı doğru tekrar çıkalım. Ve burada diyelim ki const result diyeceğim. Eşittir await login. Evet, utiliz'deki loginimizi söyledik. Ve buradaki e-mail ve password'u gönderiyorum. Daha sonra eğer ki result'tan gelen cevap success ise bana bunu yapacaksın. Ama değilse de burayı yapacaksın diyeceğim. Şimdi eğer ki cevabım benim olumluysa o zaman bana await atync stroke diyeceğiz. Ve set item token demiştik. Yine diyeceğiz ki token ekleyeceksin. Result'tan gelen token'ı bana kaydet diyeceğiz. Eğer ki cevabımız olumluysa daha önce yüklemiş olduğumuz toast'u kullanacağız burada. Bir mesaj yazdırsın. Şu arkadaş toast.show ve burada nasıl bir mesaj istiyorsak söylememiz gerekiyor. Ben şu şekilde bir mesaj yazalım. Şöyle diyelim. Toast type diyelim burada. Diyelim ki mesaj tipi success olsun. Daha sonra text 1'inde login success yazsın.
Text 2'de de desin ki auto neyse işte out okey yaz. Ha, şöyle bir şey olsun. Ve aynı zamanda benim bunu yönlendirme yapmam da gerekiyor. Neresi burası bakalım. Bir yerde hata yapmışız. Catch error false demişiz. Burası büyük bir ihtimal şeydedir. Out.ts'dedir diye düşünüyorum. Bakalım. Şurası anlaşılan. Evet, şurada bunu unutmuşuz. Şöyle düzeltelim. Tamam. Şimdi burada ben şunu ekleyeceğim. Ekstradan bir set timeout yapacağım ve yönlendirme işlemi yapacağım. Yani mesaj tamam okey o gelecek. Ama bir süre sonra da ne yapsın? Yönlendirme işlemini yapsın. Şöyle diyeceğim. Navigation kullanacağım ama bu sefer reset kullanacağım. Neden reset kullanacağım? Kullanıcı giriş yaptığı için bilgileri şimdi biz burada bir profil detay sayfamız olacak. Buradaki sayfadaki verileri güncellemesi istiyorum. O yüzden dolayı bütün sayfaları güncellemesi için indeksini 0 ve rotasına da diyeceğim ki gitmen gereken yer sayfa senin. Name'e showcase yani benim ana sayfam olan sayfaya gitmeni istiyorum diyeceğim. Süre olarak da çok fazla bekletmeyeceğim. 1500 1,5 saniyelik bir süre olsun. Else kısmındaysa bir hata mesajı yazdırmak istiyorum. Şundan şöyle tekrar kopyalayalım ve buraya yapıştıralım ve success değil error yazısı tipinde login error. Evet, şöyle bir şeyler olsun. Evet. Şimdi hemen bu arkadaşı test edelim. Login diyorum ve şurada görmüş olduğumuz gibi lokal 400 cevabı aldık. Büyük bir ihtimal parolam hatalı olabilir. Öyle tahmin ediyorum. Şöyle tekrar geleceğim. Bir daha şöyle bir giriş yapalım. Tekrar basalım. Hala 400. Ee, Şöyle şu arkadaşı kapatayım. Ben daha önce çünkü oraya bir şeyler yazar gibi oldum. Şimdi tekrar orayı düzeltmekle uğraşmak istemiyorum açıkçası o yüzden dolayı. Yukarıda tanımladım ya varsayılı olarak gelecek zaten. O yüzden dolayı şu an tekrar bir de login diyeceğim. Bakın 200 cevabı oldu ve login success dedi ve yönlendirme işlemini yaptı. Ben buraya tekrar yeniden bir tane daha bir şey yazayım mesela. 2 yazalım. Bakın 400 görmüş olduğunuz gibi out error dedi. Evet. Kullanıcı adı ve parolanız doğruysa artık giriş işlemi yapabiliyorsunuz ama yanlışsa da out error diyerek size bu şekilde bir mesaj gönderiyor. Dediğim gibi ben burada tanımladığım için bir uygulamayı kapataç yaptım. Sizin kendiniz buradan elle girerseniz yapmanıza gerek yok. Ben işte uğraşmamak için birazcık tembellikten bu şekilde bunu ayarlamış olduk. Şimdi login tabii ki ben daha önceden buraya geldim bir kayıt oluşturarak yaptım bunu. Nerede? User bölümüne geldim bir kayıt oluşturarak yaptım. Kendim elle oluşturdum. Buradan create entry diyerek yine aynı şekilde bir kayıt oluşturabilirsiniz. Zaten elle dışında da şimdi artık ne yapacağız? Buraya tıkladığımız zaman bir register sayfası yaparak devam edeceğiz. Ve yönlendirme ile ilgili sayfamızı da tanımlamamışız. Onu da tanımlayarak devam edeceğiz. Şimdi register screen sayfamızda aynı şekilde yaparak devam edelim. Zaten sayfamızı burada oluşturduk. Şimdi login screen sayfamızın içeriğinin hemen hemen aynısı olacak. O yüzden dolayı birazcık buradan kopyala yapıştır yaparak devam edeceğim. Şimdi öncelikle şuradaki şu alanların tamamını gelip kopyalayayım. Daha sonra da içini düzelterek gidelim. Evet şöyle tamam. Şimdi Register Screen sayfamızda nelere ihtiyacımız var? Şöyle yukarıdan başlayalım. E-mail'e ihtiyacımız var. Password'e ihtiyacımız var. Onun dışında bir de username'e ihtiyacımız var. Şimdi daha önceden biri kayıt olduğu için bana hata almamak için şu an tabii ki bunları şu şekilde değiştiriyorum. Username'imi de şu şekilde yapıyorum. Bunlar bu şekilde olsun. Daha sonra navigation sistemimiz vesaire tamam. Şimdi kullanıcıya benim artık ne yapmam gerekiyor? Login'e yönlendirmem gerekiyor. Yani login screen'e yönlendirmem gerekiyor. Register navigate diyor. Burada benim ne demem gerekiyor normalde? Login navigate demem gerekiyor. Bunu bu şekilde yazalım. Ve aşağıda da bu arkadaşı bulduğumuz yerde hemen değiştirerek devam edelim. Ve yazısını da hemen değiştirelim. Buraya register diyelim. Diyelim ki already account diyelim burada. Evet onu da yazamadım şu an. Tamam şöyle oldu işte. Burası tamam. Şimdi handle login diyor. Şimdi handle register olarak ismini değiştirebiliriz. Değiştirelim olmazsa. Ve login değil burada register işlemini yapacağız. O yüzden dolayı bunu ekliyorum. E-mail password.
ve username göndermem gerekiyor sana. Yine aynı şekilde sana bunları gönderiyorum. Ve resource success, burada eğer ki resource success tamam okey, bir set item token vesaire göndermeyeceğiz. Bunu yine aynı şekilde yazalım. Ve işte başarılı olduktan sonra login'e yönlendirelim. Sonra toast show tamam, buralarla da ilgili pek bir sıkıntı yok. Bunlar da tamam. Şimdi şuralara şöyle bir bakalım. Burada bizim normalde neyimiz var? E-mailimiz var, password'ümüz var. Bir de ne olması gerekiyor? Ekstradan username alanı olması gerekiyor. Bundan şöyle bir tane daha geldim, kopyaladım. En üstte yapıştırdım. Username, bunları da username olarak değiştirdim. Evet, şimdi bunları yazdıktan sonra tabii bir de benim yönlendirme işlemi yapmam gerekiyor. Bunu tabii ki siz isterseniz Tab Navigator'da yazabilirsiniz ama ben açıkçası Register'da yazmayı tercih edeceğim. Pardon. Burada yazmayı tercih edeceğim. Neden burada yazmayı tercih edeceğim? Sayfa birazcık büyük, bir de Register işlemi ise başka bir yeri görmesin. Sadece kayıt işlemi görsün istiyorum. Bence daha mantıklı geliyor. O yüzden dolayı ben böyle yapıyorum. Tabii ki tercih meselesi. Yapacağız diğer şey zaten. Eğer ki bunların gözükmesini istiyorsanız Tab Navigator'a yine aynı şekilde yazıp return'e null yazabilirsiniz diğer taraflarda yapmış olduğumuz gibi. Ama dediğim gibi ben burada yapacağım. Bu arkadaşı yönlendireceğim şeyin ismine register dedim bu zamana kadar. O yüzden dolayı bu şekilde tanımlayacağım. Ve şuna tıkladığım zaman beni register'a yönlendirecek. Evet, yönlendirdi ama diyor ki handle login diye bir şey sıkıntım var benim diyor. Tanıyamadım ben onu diyor. Register single. Evet, şöyle bakalım. Evet, şurayı ne yapacağız? Direkt değiştireceğiz. Evet, tıklayalım. Register diyoruz. Evet, görmüş olduğumuz gibi tamamı bu şekilde geldi. Şimdi zaten tüm alanları yazdık, düzenledik. Herhalde bir hatamız yoktur diye düşünüyorum. Login değil register yazsın madem o kadar düzelttik. Şurada. Evet, şimdi register butonuna tıkladığımız zaman normalde bizim bir istek atarak kayıt işlemi yapması gerekiyor. Bilgilerimiz farklı farklı olması gerekiyor zaten. Register diyorum. Bakalım ne oldu? Ve out local register 200 dedi ve login success dedi ve işlemimizi başarılı bir şekilde yaptı. Şuradaki mesajları aslında düzenlemek daha mantıklı olacaktır. Şöyle tekrar register error şeklinde düzelteceğim bunları. Evet, şöyle düzgün olsun en azından. Burası tamam. Şimdi tekrar yeniden, evet, yönlendirme işlemini yapamadım acaba, emin olamadım. Şöyle tekrar bakalım. Set timeout, navigation reset, rota, login. Aslında yapmış olması gerekiyor. Tekrar bir daha bir register diyelim. Register error dedi. Neden error dedi? Çünkü aynı kullanıcıdan bir tane daha var. O yüzden dolayı bize error dedi. Şunları şöyle birazcık değiştiriyorum. Kaydedeceğim. Ve tekrar register diyeceğim. Register success dedi ve yönlendirme işlemini yine yapmadı. Set timeout 1,5 saniye. Ee, burada açıkçası burada verileri vesaire silmeye pek de gerek yok bence. O yüzden dolayı navigation reset demeyelim biz burada. Direkt navigation nokta navigate diyelim ve login sayfasına yönlendirmesini istiyorum. Login yazdım diye hatırlıyorum. Hemen kontrol edelim onu. Evet, login yazmışım. Tekrar geliyorum ve şuradaki şu değerleri yine değiştireceğim. Tekrar register diyorum. İşlem başarılı ve yönlendirme tamam. Evet, şimdi diğer tarafta login'de tıkladığımız zaman showcase'e vesaire yönlendiriyor. Bir sıkıntı olmuyor aslında. Ama register'da şeyden dolayı alttaki tab barı sildiğimiz için galiba problem oldu. Tabii problem değil. Bu sonuçta login'de bizde bu işlemi yapması gerekiyor. Register'da pek de bir önemi yok bizim için. Bunu da bu şekilde ayarladık. Şu an artık geriye ne kaldı? Personel sayfamızın tasarımı kaldı. Evet, şimdi kullanıcı giriş yaptığı zaman bize buradaki personel sayfasına yazmasını istiyoruz. Personel sayfamız zaten daha önceden tanımlı. Personel sayfasını tanımladıktan sonra buradaki gizleme işlemlerini sonrasında zaten yapacağız. Şimdi bize öncelikle neler lazım? Yine benim user verilerimi çekebilmem için bir use state tanımlayacağım ve ne yapacağım? Duruma göre kullanıcımı set edeceğim buna. O yüzden dolayı user set user diyeceğim ve şu şekilde bir use state tanımlayacağım. Yine bana loading ve navigation lazım. O yüzden dolayı bunları da buraya ekliyorum. Sonrasında bir use effect kullanarak
veri tabanında, pardon, cihazımızın hafızasında bir token var mı? Bunu kontrol edeceğiz ve bu token'ı aynı zamanda istek atarak kontrol edeceğiz. Diyeceğiz ki işte get current user'da yazdık ya. Ya bu token evet var, bir token diye bir giriş olmuş. Ama bu token gerçekten doğru bir token mı? Veya oturum süresi dolmuş mu? Bu gibi çeşitli ayarları yapmamız gerekiyor. Bunun için öncelikle bir use effect yazarak başlayalım. Ve daha sonra tekrar gelip burada diyelim ki const fetch user eşittir ASYNC, tekrar parantez ve burada işlemi yazacağız. Diyeceğiz ki set loading, işlemimiz true ve const token diyelim. Ve eşittir await ASYNC storage'da gelen get item'dan neyi okuyacağız biz? Token'ı okuyacağız ve bu değişkene atayacağız. Sonra eğer ki token yoksa o zaman bana bir mesaj yazsın. Desin ki işte şöyle, hatta yapıştırayım şöyle. Toast kullanacağız yine. Şunları yazalım ve navigation bizi nereye yönlendirecek? Login sayfasına yönlendirecek. Bu şekilde bunu yazsın. Daha sonra şunları şöyle hizalayayım diye bakıyorum. Evet, şöyle olsun. Tamam. Daha sonra burada tekrar gelip diyeceğim ki eğer ki bir sorun yoksa o zaman const data eşittir await get current user diyeceğiz ve token ne yapacağız burada? Kontrol edeceğiz. Ve diyeceğiz ki eğer ki data boş değilse set user data diyerek işlemi bitireceğiz. Ama eğer ki data da bir şey yoksa o zaman bana ne demesi gerekiyor? Bu kullanıcıyla ilgili sıkıntılar var demesi gerekiyor ve login'e atması gerekiyor. Bu şekilde yazalım. Ve son olarak burada set loading'i de false'a çevirelim. Ve sürekli kontrol etmesi gereken şeylerden bir tanesi navigation olduğu için bunu da yine aynı şekilde burada yazalım. Şimdi gelelim çıkış işlemini yazmaya. Aşağı tarafta şimdi kullanıcı bilgilerini yazacağız. Bir de çıkış işlemi yapmamız gerekiyor. Şöyle yapalım hemen burada. Diyelim ki const handle logout diyelim ve ASYNC const result await logout diyelim ve verilerimizi buradan silelim. Eğer ki cevap olumluysa bana işte toast mesajla birlikte olumlu bir cevap yazsın. Olumsuzsa olumsuz bir cevap yazsın tarzında bir şeyler yazalım. Evet, şöyle diyeceğim. Result access diyeceğim. Toast show. Bunları bu şekilde söyleyeceğim ve login'e yönlendireceğim yine. Ve aynı zamanda toast show'sa bu şekilde yapsın diyeceğim. Evet, buraya kadar tamam. Şimdi gelelim buranın tasarımını yapmaya. Burada şöyle yapalım hemen. Burada tekrar yeniden şu arkadaştan tanımlayayım bir tane daha. Custom header'ımızı şurada tanımlayalım. Ve view'ımızı burada bunun içinde yazalım hemen. Diyelim ki öncelikle sen tüm sayfayı kaplaman gerekiyor. Ortalı falan ol istiyorum. Padding'im de 8 olsun istiyorum. Tamam. Eğer ki durum loading ise bana şunu getir diyeceğim. Eğer ki durum loading ise bana bunu getir. Ama user ise bana bunu getir diyeceğim. Hatta şöyle de diyebilirim. Ekstradan user şöyle şunu da yazalım. Eğer ki user falan bir kayıt bulamadıysan kullanıcı kayıt bulamadı diye bana burada bir mesaj yazmanı istiyorum. Eğer ki loading'deysek loading mesajı yazsın. User'daysa benim sana söylemiş olduğum tasarım gelsin istiyorum. Evet, şu an loading dönüyor. Bakalım, birazdan deneyeceğiz zaten. Şimdi hemen burada tekrar geliyorum. Bir tane text yazalım. Ve profil details diyelim. Text black ya da text 2x large diyelim. Font semibold diyelim.
Tamam, medium olsun. Evet, şu an tabi tam da göremiyorum aynı zamanda. Şöyle yapalım. Evet, burada yazayım, daha sonra taşıyacağız çünkü o yüzden dolayı. Daha sonra user'ın içinden, bunun içinden username almam gerekiyor. Gerçi user kullandığım için bu sefer hata alacak sayfamız. Şöyle yapalım biz tekrar, en iyisi. Evet, şöyle. Evet, şöyle username'ini yazsın, bakalım ne göreceğiz. Şu an için hala loading görüyoruz. Şu arkadaşı şöyle bir kapatalım. Tekrar projemi şöyle geleyim, açayım. Tekrar bir daha bir yazalım. Ve bir de bunun altına ekstradan bir e-mail alanı olsun istiyorum. Bunu da yine aynı şekilde böyle ekleyelim. Şimdi hemen bunu test edeceğiz tabii. Açılmasını bekleyelim. Bir de çıkış butonumuz var. Hatta o da açılırken bir yazalım olmazsa. Diyelim ki touchable opacity. Yukarıda bir on-press için özellik tanımlamıştık zaten. Diyelim ki on-press handle logout diyelim. İçinde de yazı olarak logout yazsın. Daha sonra düzeltiriz gerekirse. Evet, şöyle gelelim. Hala loading diyor. Şöyle bir giriş yapalım bakalım. Login diyelim. İşlem login dedi. Buraya tekrar geldim. Loading diyor. Giriş işlemimiz başarılı normalde. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ama loading'de dönüyoruz. Herhalde biz loading'i bir yerde kapatmayı unuttuk. Şöyle bakalım. Şimdi biz burada loading'i çalıştırmışız. Güzel, hoş. Pardon, yüzde efekti. Bunu bir cons şeklinde yazmışız ama bunu ne yapmamışız tabii ki. Fetch user diyerek çalışmaya almamışız. Bunu şöyle yazarsam bakın, bilgilerim zaten geldi. Şimdi şuradaki tasarımı birazcık daha güzelleştireyim. Daha sonra bunu hemen test edelim. Şöyle hazır burayı bulduk. Diyelim ki text logout diyelim. Daha sonra bu arkadaşa bir class name text lg diyelim. Şu arkadaşa bir class name ekleyelim. Background my color 2 olsun. Padding 3 olsun. İşte rounded x large olsun diyelim. Bir de margin top 8 diyelim. Tamam. Şimdi bir de şu arkadaşın yazısını text my color 1 diyerek bunu da yapmış olalım. Evet, şimdi logout dediğimiz zaman bu arkadaşın çıkış yapması gerekiyor. Logout successful dedi. Bir sıkıntı yok. Şimdi bakalım hemen buradaki sayfamıza. Herhangi bir bilgimiz yok. Güzel, yeterli. Buraya tekrar geliyorum. Login diyorum. Login success dedi. Yönlendirdi. Tekrar gelip bakıyorum. Sayfamız başarılı. Tekrar bir daha bir bakalım. Görmüş olduğumuz gibi bu işlemleri de artık başarılı bir şekilde oldu. Geriye artık ne kaldı? Şuradaki şu alanı gizlemesi kaldı. İlan ekleme bölümleri kaldı. Onları da devam edelim şimdi. Evet, şimdi aşağı taraftaki tab menümüzü düzeltip daha sonra ilan ekleme bölümünü de ekleyip daha sonra projemizi zaten bitireceğiz. Şimdi şuradaki şu arkadaşları nasıl tek bir şeye çeviririz? Şimdi mantıklı olarak baktığımızda biz burada bir user ile ilgili bir şeyler söyledik. Ve burada bir tane tek söyledik. Ben bunu buradan kaldırırsam ve buraya tekrar gelip login screen dersem ne olur? Hemen bakalım. Şöyle tekrar bakalım. Şuradan bir çıkış yapalım. Şöyle tekrar baktığımız zaman şöyle bir görüntü oluyor. Şimdi tabii ki kafamızı karıştırmaması için şunu yapsak daha mantıklı olacak. Bu login screen'i de şu aşağıdakiler gibi aynı yapıya döndürelim. Şundan, yani gözükmesin. Options diyelim. Şundan olsun. Evet, şöyle. Ama ne olacak tabii ki, bir sayfası vesaire bir şey olacak. Çünkü yönlendirmeler için gerekiyor. Şimdi tekrar baktığımız zaman şu şekilde bir tasarım oldu. Çok küçük bir tasarım. Bunun için buradaki bu ekranıma gelmeden önce şöyle bir bakalım. Login dedim. Tıkladım. Başarılı. Tekrar buraya geliyorum. Başarılı. Logout diyorum. Başarılı. Evet, login'e yönlendiriyor. Problem değil. Evet.
Yani yapmam gereken tek şey aslında ne? Burayı tasarımı düzeltmek olacak şimdi. Tekrar şu bozuk tasarımı bulalım hemen. Evet, burası değil. Şu bir daha tıklayacağız. Evet. Şimdi bozuk tasarıma baktığımız zaman bizi sıkıntıya yaratan bölüm şurası ve buradaki bu arkadaş. Şimdi şöyle bakacak olursak şu arkadaşı header bozuyor yani bizi. Bu header'ı ben buraya alsam e, bu header'ı bir tane şöyle view için alalım. Evet, şöyle. Daha sonra şuradaki view var ya, şunu da yine aynı şekilde alayım. Şuradan şöyle tekrar şuraya alalım. Ve bu view'u da nerede kapatacağız? Bunun bittiği yerde kapatacağız. Şu fazlalığı da sileceğiz. Bakalım ne oldu? Evet, şöyle bir şey oldu bakalım. Hemen test edelim bakalım. Tekrar geldim. Login dedim. İşlem başarılı. Buraya tekrar geldim baktım. Burası da başarılı. Çıkış yapalım. Tekrar tıklayalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi başarılı bir şekilde bunu da yapmış olduk. Tasarımımız güzel bir şekilde çalışıyor. Bunu da ayarladık. Şimdi artık post ed'e bastığımız zaman bir sayfa çıkması gerekiyor. Karşımıza çıkan sayfaya da biz kendi ilanımızı verebilmemiz gerekiyor. Aslına bakarsanız buraya belki daha sonra şey falan da ekleyebilirim. Belki de eklemeyebilirim. Yayınlanan ilanlar. Bunu sorgusunu nasıl yaparız mantıken, sadece mantık olarak anlatmam gerekirse şuradan tekrar gelip buradaki settings bölümünden rol bölümüne tekrar bakacak olursak, giriş yaptıktan sonra benim normalde neler alabilmem gerekiyor? Product mı dedik biz bunlara? Ne dedik? Evet, product dedik biz bunlara. O yüzden dolayı benim burada aynı şekilde Fint1 gibi Fint seçeneğini seçip daha sonra burada giriş yapan kullanıcıya göre verilerimi getirmem gerekiyor. Evet. Şimdi diğer sayfamızı yaparak devam edelim. Evet, uygulamamızı geliştirmeye başlayalım. Öncelikle resimlerimiz için şu paketi yükleyerek başlayacağız. Daha sonra hemen uygulamamı tekrar açayım ve işlemlerimi yaparak devam edeyim. Şimdi settings bölümünde öncelikle vermemiz gereken izinler var. Bunlardan bahsedeyim. Authentication bölümünden upload'a izin vermemiz gerekiyor. Giriş yapan kişiler upload edebilmesi gerekiyor. Onun dışında user permissions bölümünde bir şey eklemeye ihtiyacı olması gerekiyor. Finde ihtiyacı olması gerekiyor. Rollerle ilgili aslında bunlara ihtiyaç yok. Bunları isterseniz kapatabilirsiniz ya da Find One, bunlara da yine ihtiyaç yok. Ya da ihtiyacınız bittikten, kodu yazdıktan sonra bunları isterseniz bir kapatıp tekrar yeniden test edebilirsiniz. Bunlara bu şekilde bir izin veriyorum. Daha sonra public bölümünden herhangi bir izin vermem gerekiyor mu? User permissions'ta herhangi bir iznimiz yok. Upload'da da yine aynı şekilde herhangi bir izin vermiyoruz. Neden? Çünkü giriş yapan kullanıcının bize işlemleri yapması gerektiği için burada bir işlem izni vermiyoruz. Hemen biz bu arkadaşa bir npm run android diyelim ve uygulamamız açılırken biz de geliştirmeye başlayalım. Şimdi bizim genel olarak çalışacağımız sayfa neresi olacak? Post and screen sayfamız, yani ekleme sayfamız olacak. Bunun için bazı şeylere ihtiyacımız olacak ve ilk başta bana ne lazım? Bir user işlemleri için bir navigation işlemi lazım. Onun dışında Strosh'tan verilerimi kontrol edeceğim. Public URL'ime ihtiyacım var ve yüklemiş olduğum image picture'ıma ihtiyacım var. Bunları şimdi aklımızdayken eklemiş olalım. Daha sonra ben kategorilerimi çekeceğim. O yüzden dolayı burada bir kategorilerimi set etmem gerekiyor. Bu yüzden bu arkadaşı bu şekilde yazıyoruz. Sonra yine bana bir loading sayfası lazım olacak. O yüzden dolayı bunu yazacağım. Sonra kategorilerin ana kategorilerimden herhangi birinin seçili olması gerekiyor. Sonra başka alt kategorimiz, subkategorimiz gerekiyor. Title, price, daha sonra description gibi alanlarımız olması gerekiyor. Bunları da bu şekilde yazdım. İçlerine dolu olarak getirdim ki başlangıçta siz tabii ki bunları yine daha sonra silebilirsiniz. Ben her seferinde bir veri girmekle uğraşmak istemediğim için ne yapacağım? Başlangıç değerlerini dolu olarak getireceğim. Daha sonra bizim API'mizda image, city gibi alanlarımız var. Adres bilgilerimiz gibi alanlarımız var. Bu alan bilgileri ve vermiş olduğumuz ilanın ikinci el mi sıfır mı, bunun gibi bir alan aynı şekilde yazacağız. Sonra kullanıcı giriş yaptı mı yapmadı mı? Eğer ki kullanıcı giriş yapmadıysa
bir yönlendirme işlemi yapmamız gerekiyor. Yukarı navigation kütüphanesini eklemiştik. Yine buraya da navigation ile ilgili tanımımızı yapacağız. Evet, genel olarak şeyimiz bu şekilde. Şimdi ben öncelikle şunu istiyorum. Kullanıcı giriş yaptı mı yapmadı mı bunun kontrolünü yapmam gerekiyor. O yüzden dolayı şu şekilde bir authentication işlemi yazıyorum. Ben neyi okuyacağım? Diyeceğim ki bir tane token diyeceğim ve şu yazmış olduğumuz nerede o arkadaş? Şununla birlikte ne yapacağız? Cihazımızın hafızasında token var mı? Varsa sen bunu ne yapacaksın? Değişkene atayacaksın diyeceğiz. Ve yukarıda yazmış olduğumuz şu arkadaşla birlikte set ederek diyeceğiz ki arkadaşım eğer token varsa null pardon token varsa true yoksa bana false yaz diyeceğiz. Ve ben bunu başlangıçta kontrol etmek istiyorum. Hatta fokuslanarak kontrol etmek istiyorum ki kullanıcı giriş çıkış yaptığında başka bir sayfaya geçip tekrar girdiğinde vesaire yani çıkış giriş yaptığında daha doğrusu ne yapacak? Bu sayfa bana diyecek ki arkadaşım sen çıkış yaptın diyecek. O yüzden dolayı bana kullanıcıya bir hata mesajı ya da bir şey göstermesi gerekiyor. Burada o yüzden dolayı daha önce yapmış olduğumuz gibi hatırlarsanız nerede yapmıştık? Ee, Burada yapmıştık sanırım. Yine aynı şekilde bunu ne yapacağız? Yazacağız. Daha sonra aynı şekilde yukarıdaki bu arkadaşı çağıracağız ve return olarak bunu döndüreceğiz. Ve bunun bu arkadaşın da burada ne diyeceğiz? Navigation işleminin olduğunu söyleyeceğiz. Navigation'a göre ne yapacak bize? Kontrol edecek. Şimdi ben aynı zamanda bu arkadaşın yüz efekti bir de başlangıçta çalışmasını istiyorum. Tabii ki bu tek başına yeterli olmuyor. O yüzden dolayı bir de bunu yazacağız. Sonra ben kategorilerimi çekmek istiyorum. Hemen şöyle başlayalım kategorilerimizi çekmekle. Diyelim ki const fetch categories diyelim eşittir async tekrar parantez ve burada işte bir try catch ile birlikte ne yapacağız? İşlemlerimizi yapacağız. Ve final bölümümüzde de ne olacak? Bizim bir loading'imiz vardı. Bunu false'a çevirmemiz gerekiyor. Hemen bu arkadaşı false'a çevirerek başlayayım. Hatalı bir durum varsa bunu yazacak. Burada da daha önce yine yapmış olduğumuz gibi ne yapacağız? Tüm kategorileri çekebilmek için şu şekilde bir fetch yazacağız ve populate diyerek tüm verilerimizi çekeceğiz. Ve bunu bir dataya sonuçta response'den gelen değişkeni bir dataya aktaracağız. Bu aktarmış olduğumuz datayı da daha sonra set kategorisi atayıp datanın içindeki datalara erişmek istediğimizi söyleyeceğiz. Buraya kadar tamam. Şimdi yapmamız gereken diğer bir şey. Bir yüzde efekt daha yazacağım yine. Ve yine başlangıçta kontrol etmesi gereken bir şey. Diyeceğiz ki biz burada arkadaşım kullanıcı giriş yaptı mı yapmadı mı senden bunun kontrolünü yapmanı istiyorum diyeceğiz. Ve eğer ki kullanıcı giriş yapmışsa bu null değilse o zaman bize ne diyecek? Fetch kategori isteyecek ve bunu başlangıçta kontrol etmesi gereken değerin yine bu arkadaş olduğunu söyleyeceğiz ve duruma göre ne yapacağız? Kategorilerimizi ona göre getireceğiz. Eğer ki durum loading ise kullanıcıya bir mesaj verdirmek isteyebiliriz. Diğer tarafta kullanmış olduğumuz gibi bunu aynı şekilde kullanacağız. Resimlerimizi upload etmemiz gerekiyor. Bu yüzden dolayı şöyle bir tane const upload image yazalım. Bunun içine daha sonra doldururuz ama şimdilik tasarımımızda en azından dursun. Başka neye ihtiyacımız var? Yine aynı şekilde bana handle submit gerekiyor. Sonuçta ben bir form göndereceğim. O yüzden dolayı bunu da aynı şekilde yazmam gerekiyor. Bunu da tabii ki daha sonra işlerini dolduracağız ama şimdilik işlemimiz bu şekilde olsun. Şimdi ben işlemlerin tamamını yaptım, bitirdim. Handle Submit'e bastım. Tüm alanları temizlemek istiyorum. O yüzden dolayı tüm değerlere ne diyeceğim? Diyeceğim ki boş 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 null diyeceğim ve bu şekilde reset formumu da en son çalıştıracağım. Bunu da bu şekilde yazmış olalım. Daha sonra neye ihtiyacımız var? Biz şimdi buraya tıkladığımız zaman ilk başta bize bir kategorilerin gelmesini istiyorum. Daha sonra geri gelmek isteyebilirim. İşte bunlarla ilgili bir şeyler yazmam gerekiyor. Şimdi normalde seçilen bir kategori varsa bana ona göre verileri getirmesi gerekiyor. Select dediğimde ise bana değerleri boş olarak getirmesini istiyorum. Bunun için burada hemen şöyle bir tane diyeceğim ki const handle kategori ve set select kategori ve kategori
nokta name'e göre bana ne yapacaksın? Getireceksin ve set select subkategorim benim null şeklinde olacak. Ve geri geldiğimizde de bu iki arkadaşın da null olması gerekiyor. Bu yüzden dolayı da şöyle bir tane daha yine aynı şekilde bir cons yazacağım ve bunları aşağı tarafta kullanacağım. Resimlerimizi yükleyebilmek için de bir tane handle picture yazacağım. Resimlerimizi yükleyebilmek için. Yukarıdaki upload'ımız her ne kadar olmuş olsa da bize tam olarak yeterli olmayacak zaten. Biz bu upload'ı zaten bunun için de kullanacağız gibi bir şey olacak. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Burada resim seçme işlemini yapacağız. Yukarıdaki upload image'i de handle submit'in içinde kullanacağız ve yükleme işlemini yapacağız. Bunları ayrı ayrı nelerde bu şekilde tanımlayarak gideceğim. Bunları yazdıktan sonra başka neye ihtiyacım var? Benim kategorilerimi getirebilmem gerekiyor. Sub kategorilerimi getirebilmem gerekiyor. Bununla ilgili bir iki tasarım yaparak başlamam gerekiyor. Şimdi öncelikle kategorilerimizi getirebilmek için bir tane render yazalım buraya. Hemen şöyle diyelim ki ismini render kategori isteyeyim. Şöyle bir isim oluşturayım ve şunu şöyle kapatalım. Daha sonra bu arkadaşın içinde bir tane view'um olacak ve bir tane text'imiz olsun ve select categories yazsın. Ve bu arkadaşa hemen bir class name ekleyelim. Text'in senin LG olsun. Font'un bold olsun. Ve margin bottom 2 diyelim. Bunun altında da flat liste birlikte kategorilerimizi çekeceğiz. Evet şu arkadaş. Burada diyeceğiz ki datasını kategorilerimi çekeceksin. Bir tane ki exactör yazmam gerekiyor. Diğer tarafları da yine aynı şekilde kopyalayabiliriz. Şöyle. Ve burada render item diyerek bir tasarım yapmaya çalışacağım. Diyeceğim ki item ve item nokta id nokta pardon demeyelim, şöyle yapalım. Item diyelim. Tekrar parantez açalım. Bunun içinde bir tane şu arkadaştan kullanalım. Sonuçta bu arkadaşlar bizim tıkladığımız zaman ne olması gerekiyor? Bir kategori sayfasını açmamız gerekiyor. Bunun için de item'i zaten söylemiştik. Item.name diyerek burada söyleyelim. Buna bir tasarım yine yapmamız gerekecek ama öncesinde şöyle bir onPress özelliğini yazalım ve yukarıda yazmış olduğumuz handle kategori select'i söyleyip içinde de item'ı döndürelim. Evet bu şekilde olsun. Başka şu an için şunu yapalım bir de. Şimdi bir kategori seçildiyse aynı şekilde ben bunun class'ını değiştirmek isteyebilirim. Burada class'ımı yazarken şöyle yazalım. Tuhaf tırnaktan kullanalım. Padding 2 rounded md diyelim ve eğer ki selected kategori item nokta name'e eşitse yani bir kategori seçilmişse o zaman bana background'u gray olarak söyle ama değilse de background'u gray 100 olarak söyle diyelim ve bir de ekstradan burada margin bottom 2 ekleyebilirim. Burası tamam. Şimdi aynı şekilde benim bir de sub kategoriler için benzer işlemler yapmam gerekiyor. Öncelikle bu arkadaşı bir yerleştirelim burada tasarımda. Daha sonra da bunları aynı şekilde getirelim. Şimdi burada şöyle yapacağım. Öncelikle benim eğer ki bir loading işlemindeyse bana yine şu arkadaşı döndürmesi gerektiğini söyleyelim. Sonra eğer ki kullanıcı giriş yapmışsa yapmamışsa ona göre bir tasarım yapmamız gerekiyor. Şuradaki şu arkadaşları şöyle silelim. Tekrar gelelim burada. Şundan açıp kapatalım. Eğer ki kullanıcı giriş yapmamışsa şöyle giriş yapmamışsa bana ne yapacaksın? Burayı vereceksin diyeceğiz. Ama kullanıcı giriş yapmışsa da bana burayı vereceksin diyeceğiz. Buraya ben login required gibi bir yazı yazmak istiyorum. Direkt şöyle yazalım. Flex bir ortasında vesaire tam sayfanın ortasında dursun. Ve burada da kullanıcı giriş yapmışsa karşısına çıkması gereken sayfadan bahsedelim. Burada class name background flex 1 background'u white ya da hiçbir şey demesek de olabilir.
Evet, ben şu an bir giriş vesaire bir şey yapmadığım için flex bir, ama giriş yaptığım için flex bir geldi. Şöyle tekrar bakacak olursak buraya tekrar gelelim. Bakın login required yazıyor. Buraya tekrar geleyim. Giriş yapayım. Giriş yaptıktan sonra buraya bastığım zaman beyaz ekran geliyor. Yani benim login ve register işlemi, pardon, giriş işleminden sonra bu sayfanın gözüküp gözükmemesi artık ayarlı bir şekilde. Şimdi daha önce burada silmiş olduğumuz şu custom header'ı yine aynı şekilde getirelim. Üst tarafta yine post et şeyimiz kalsın ve burada bir flat list kullanarak devam edelim. Şimdi ben bu flat listimde şöyle bir data tanımlayacağım. Neden bu şekilde tanımlayacağım? Çünkü aşağıda tanımlayacağız. Birden fazla verimiz vesaire var. Burada bu şekilde söyleyeceğiz. Ve key exactöründe bir item ve index numarası kullanacağım. Index numarasına göre toString etmem gerekiyor. İşte aşağı tarafta birden fazla elemanımız olduğu için bunlara bu şekilde erişebilmemiz için. Render item diyeceğim ve burada tekrar e'den bir parantez açacağım. Ve burada işlemlerimi yapacağım. Burada bir tane view yazalım. Ve bu view'u kapatalım. Kaydettiğim zaman bir hata var mı? Şu an için yok. Bu view'da şöyle yapalım. Bir class name vereyim sadece bu arkadaşa. Padding 4 diyelim. Sağdan soldan boşluklar olsun. Ve daha sonra burada yine kullanıcı giriş yaptı mı yapmadı mı bir kontrol daha biz yapalım her ihtimale karşılık. Eğer ki kullanıcı nalsa buraya bir şey aslında yapmasak da olur. Sonuçta yukarıda bunu yapıyoruz aslında. Yani bence gerek yok ya da vazgeçtim. Bunu hiç yazmayalım. Burada direkt işlemimizi yaparak devam edelim. E, Burada şunu söylemek istiyorum. Eğer ki select kategori şöyle select kategori diyeceğim ve daha sonra burada eğer ki bir seçilen kategori varsa bana bunu getireceksin diyeceğim. Neyi getirecek bana? Yukarıdaki tanımlamış olduğumuz render kategoriyi getireceksin. Ama seçilen bir şey yoksa da bana burayı getireceksin diyeceğiz. Evet, select kategori istedi ve bize bunu bu şekilde söyledi. Daha sonra bakalım. Şöyle tekrar gelelim. Select kategori, bir kategori seçin dedi. Render kategori ismimizi burada yazdık. Render kategorimize şöyle tekrar bakalım. Burada kategoriyiz. Bu kategori ise bir istek atıyor mu? Evet, bakın API kategori ise aslında bir istek atıyor. Şöyle yapsak. Evet, şuradan tekrar geleyim. Select kategori bir istek atıyor. Şurada bir hata yaptık herhalde. Burada normalde okuması gerekiyor. Şu flat listi şöyle şuradan tekrar yeniden silelim. Çünkü burada normalde select kategori evet geldi. Burada flat listten sonra bu arkadaşların gelmesi gerekiyor mantıken. Flat listimizi şöyle kapattık. Data diyeyim tekrar. Kategori isteyelim. Key exactor yine aynı şekilde yazmam gerekiyor. Item vesaire. Ve bu arkadaşın içinde normalde bana pardon, bu arkadaşın içinde değil. Render item'ın içinde bana verileri getirmesi gerekiyor. Render item tekrar parantez, süslü parantez ve item ismiyle getireceksin diyeceğim. Ve burada şu arkadaştan sonra bir eşittir ve burada bana verilerimi getirmesi gerekiyor. Şimdi şöyle yapalım tekrar. Touchable opacity kullanacağım yine. Şöyle. Touchable opacity ve burada benim text olarak da item'ımın name'ini getirmesi gerekiyor. Evet, şu an getirdi. Daha yeni getirmedi. Şuraya tekrar yeniden aynı şekilde gelelim. Herhalde bir parantez karmaşası oldu. Burada tekrar bir tane on press diyelim ve diyeceğiz ki handle kategori select ve item diyeceğim. Evet, şu an burada da bir sıkıntı yok. Class name ile ilgili belki bir sıkıntı olmuş olabilir. Şöyle yapalım. Ee,
Burada yine padding 2 vereyim. Rounded md falan değil de şey yapalım. Şundan ekleyelim yine. Diyelim ki eğer ki select kategori item nokta name'e eşitse bana o zaman bunu vereceksin. Değilse bunu vereceksin diyeceğiz. Hemen şöyle tekrar bakalım. Evet, tamam, bir sıkıntı yok. Padding vesaire verince. Background gray 300 diyelim seçili kategori için ve background gray 100 diyelim. Evet, başka margin bottom 2 bu tarafa yazmıştım. Bu, yani yanlış yere yazmış olma ihtimalim belki olabilir diyeceğim. Yok. Bunda da bir sıkıntı yok. Bu da tamam. Evet. Şu an bunlar çalışıyor. Bunlardan herhangi birine tıkladığım zaman bir sayfaya gidiyor. Tabii şu an bu sayfaya gitmesi işime gelmiyor. Zaten gitti görmüş olduğunuz gibi. Şöyle tekrar uygulamamı yeniden kapatıp açacağım. Diğer işlemlerimi ondan sonra yapacağım zaten. Şimdi normalde burası tamam artık. Şimdi normalde artık ben buraya tıkladığım zaman bakın kayboluyor. Kaybolduktan sonra bana artık ne açması gerekiyor? Bu kategorinin elemanlarını açması gerekiyor. Yani sub kategoriyi açması gerekiyor. O yüzden dolayı benim burada tekrar yeniden bir tane render işlemi yapmam gerekiyor. Ve bu render işlemini de aşağı tarafta yine aynı şekilde kullanacağım. Hemen şuradan şu arkadaşları şöyle küçülteyim. Burada yine aynı şekilde const render sub kategori diyelim. Şöyle üstü parantez açalım. Evet. Burada şunu da yapmamız gerekiyor. Aynı zamanda geri butonu koyacağız. Geri butonuyla birlikte bir önceki sayfaya döneceğiz. Zaten biz burada ne yazmıştık? Handle back kategorisi yazmıştık. Null'a çevirip bunları ne yapıyoruz? Bu şekilde kullanabiliyoruz. Hemen burada tekrar gelelim. Diyelim ki benim şeye erişmem gerekiyor. Bu seçili olan kategorinin ID'sine erişmem gerekiyor. O yüzden dolayı kategori field diyeceğim ve cat ismiyle bu arkadaşa erişeceğim. Daha sonra if diyelim. Eğer ki selected kategori object null seçilmemişse ve boşsa yani yine aynı şekilde object sub kategorilerini object sub categories'larını bize getir diyeceğiz ve burada ne diyecek bize? Eğer ki bir şey bulamazsa, eğer ki boşsa bana o zaman diyecek ki categories not found. Evet, hatta sub categories not found diyelim. Bunu neden yapıyoruz? Şimdi burada eğer ki seçmiş olduğumuz kategorinin hiçbir elemanı yoksa bize bunu söylemesi gerekiyor. Peki bu arkadaş bu değerlere nereden erişiyor? Biz burada normalde ne dedik? Page kategori ise populate dedik. Yani biz bu kategorilere populate dediğimiz için aynı zamanda alt kategorilerini de görebiliyoruz. Hemen şöyle tekrar gelip bakalım isterseniz. API. Yani iki defa sorgu yapmayacağız biz. Tek bir sorguyla bakın kategoriler ve sub kategorilerini görebiliyorum. O yüzden dolayı tekrar sub kategorilere bir istek atmama gerek yok. Bu atmış olduğum bu arkada değerle birlikte ne yapıyoruz? Burada tekrar bu değerleri render etmeye çalışıyorum. Eğer ki herhangi bir sorun yoksa yukarıdakilerle ilgili bana o zaman şuradaki bu tasarımı getirebilirsin diyeceğim. Şöyle yapalım. Hatta bu tasarımı bir yandan da görelim isterseniz yapmış olduğumuz şeyleri. O yüzden dolayı burada tekrar aşağı doğru ineyim. Burada ne demiştik? Şurada demiştik ki render sub categories diyelim ve bana burada bu değerleri getirmesi gerektiğini söyleyelim. Şimdi yukarıda tekrar yine tasarımımızı yapalım. Tabii şu an sadece bir view gözüküyor. Ama şu an için doldurduktan sonra bu da tamamen gözükecektir. Burada tekrar yeniden bir tane touch able opacity kullanacağım ve diyeceğim ki text özelliğine textine diyeceğiz ki back ve bu arkadaşın hemen on press özelliğine handle back to categories diyerek geri getireceğiz ve class name'ine margin button 4 diyelim, altına ekleyeceğimiz şeylerle ilgili ve bu text'te birazcık tabii ki yazı tipini koyultalım ya da başka bir şey yapalım. Text font semibold diyelim. Şöyle koyu olsun. Tamam. Şimdi aynı şekilde burada tekrar yeniden geleceğim. Bir tane text diyeceğim ve diyelim ki sub categories diyelim. Ve bu arkadaşı da hemen süsleyelim. Diyelim ki class name
text LG font bold diyelim. Margin bottom 2 diyelim. Şimdi ben artık burada geriye bastığım zaman bakın burası geldi. Select kategori dedi. Herhangi birine tıkladığım zaman burası geldi. Bu arkadaşlar çok da fazla şey olmadı. Güzel olmadı görüntüsü. Ben yukarıdaki şu kategorilere ne dedim? Şunu demişim. Select kategori demişim. Bu arkadaşı şunla şöyle değiştirelim. Gerçi aynı gözüküyor. O zaman benim işimi birazcık back bozuyor gibi duruyor. Font semi bold demeyelim biz bu arkadaşa. Text my color 2 diyelim. Evet şöyle yani işte aslında tamam ya çok da şey yapmayalım. Geri gelebiliyoruz sonuçta şey yapabiliyoruz. Birazcık daha tasarımı belki güzelleştirebiliriz belki. Dursun şimdilik bir flat list ekleyeceğim. Burada da yine aynı şekilde ne yapacağım? Benim burada alt kategorilerimi getireceğim. Alt kategorilerimde benim getirirken diyeceğiz ki yukarıda tanımlamış olduğumuz select kategori object'teki sub kategorileri getirmek istediğimi söyleyeceğim. Ve şuradan birine tıklayalım bu arada bir yandan görelim. Yine aynı şekilde değerlerine erişebilmek için bir key-exactor yazacağız. Item diyeceğiz. Ve burada benim bir render item işlemi yaparak değerlerimi göstermem gerekiyor. Şuradan şundan. Evet kendim yazayım en iyisi. Evet render item. Tekrar parantez. Süslü parantez. Item diyelim. Tekrar şöyle yazacağım ve parantez ve burada diyeceğim ki touchable opacity ve burada yine bir şeylere tıklıyor olabilmemiz gerekiyor. Çünkü daha sonra ne açacağız? Formu açacağız ve değerlerimizi dolduracağız ve on press özelliğine set selected sub kategori diyelim ve içinde bir item döndürelim ve bu arkadaşın da yine class name'ine yukarıdakinin aynısını yazabiliriz. Nerede? Şu arkadaşı aynı şekilde gelip kopyalayayım. Buraya yazalım. Burada selected kategori değil ama bu sefer ne diyeceğiz? Selected sub kategori diyerek bunu burada göstereceğiz. Yine bana burada aynı şekilde textimde item name'ini göstermek istiyorum. Herhangi bir class vesaire bir şey yazmamışım. Tekrar yine aynı şekilde şunu şöyle yazalım. Şöyle hizalayayım. Tekrar bakalım. Şu şekilde geldi. For rent dediğim zaman bana aşağı tarafta bir şeylerin açılmasını istiyorum. Geri yapalım şöyle. Evet herhangi birini seçtim. Bunu aynı şekilde tamam. Burası tamam. Şimdi artık ne yapacağız? Bununla ilgili diğer form elemanlarımı getirerek devam edeceğiz. Burada şimdi şu aşağı doğru tekrar inelim. Biz burada ne dedik? Render kategori istedik. Bunu gördükten sonra artık ben ekstra eğer ki seçili olan bir tane sub kategori varsa o zaman arkadaşım bana şunları gösterebilirsin diyeceğim ve burada ne göstermek istiyorsam tüm tasarımları burada ekleyeceğim. Evet. Buradan herhangi birini seçelim. Tekrar bunlardan birini seçelim ve burada bir şeyler gösterelim. Öncelikle bir tane text input alanı ekleyelim. Ve bu alanımızda bizim title alanımız olsun. Şöyle direkt aynı şekilde uzun uzun class'ları yazmak istemiyorum. Şöyle göstereyim. Evet. Bakalım. Evet şu arkadaşın kütüphanesini yüklemedik. Hemen yükleyelim. Ve set title'ını aynı şekilde yazdık. Geldim. Burada birini seçtim. Tekrar birini seçtim. Bakın bir input şeklinde bana bir input geldi. Görmüş olduğumuz gibi. Aynı şekilde bunun gibi birden fazla alana ihtiyacımız var. Description alanına ihtiyacım var aynı zamanda. Şöyle yapalım. Bunların bu arada isimlerini de açıklamalarını da şeylerini de düzelteyim. Gerçi gözükmediği için yani içinde dolu getirdiğim için belli olmadı tabii. Bir product vesaire bunlar geldi. Bu arada ben buradan herhangi bir değeri seçtiğim zaman da buranın şeyinin gözükmesi gerekiyor. Şöyle yapalım. Flex 1 background'a white desem burada acaba renkten dolayı gözükmüyor galiba. Bakalım. Şöyle geri yapalım. Birini seçtim. Birini seçtim. Bakalım tekrar. BG Gray 300, BG Gray 100. Ee,
Evet, burada seçili olan arkadaşın değeri hiç belli olmuyor. Evet, background white. Evet, seçili olanın aynı zamanda değerinin gelmesi gerekiyor. Burada item name değil, item desem nasıl olacak? Şöyle tekrar bakalım. Evet, şöyle görmüş olduğumuz gibi burası tamam. Şunun rengini tabii 300 yapalım. Evet, seçili olan item'ı ne yapacak bize? Gösterecek. Burası bu şekilde en azından güzel duracak. Şimdi bunun dışında başka buranın altına eklemem gereken neler var? Şöyle tekrar bakalım. Description alanımıza ekledik. Fiyat alanımız olması gerekiyor. Daha sonra resim alanımız olması gerekiyor. Fiyat alanımızda yine zaten aynısı olacak. Sadece ek olarak ne yazacak? Numerik diyecek. Şöyle. Bundan ekleyelim bir tane. Sadece buraya sayı girilebilir. Onun dışında city, işte mahalle, adres gibi bilgilerimiz var. Onları da yine aynı şekilde buraya ekleyelim. Bunlar da burada. Tamam. Evet. Bunların işlerini tabii ki doldurabiliyoruz. Ben varsayım olarak değerler getirmiş olsam da. Bunun altına benim iki tane alan eklemek istiyorum. Bunlar işte durumuyla ilgili sıfır, ikinci el gibi şeyler yazabiliriz. Ve en altta da bir tane buton ekleyerek devam edeceğiz. Butonumu şöyle ekleyeyim olmazsa hemen tekrar. Şu butonumuzla ilgili şu arkadaşı yüklememiz gerekiyor tekrar. Şurayı da evet, şöyle yazalım. Herhangi birini seçtik. Bunlardan birini seçtik. Send post diyor. Tamam. Şimdi resim alanımız ve aynı zamanda şeyi eklememiz gerekiyor. Bunun için buraya tekrar yeniden gelelim. Bir tane touchable opacity yazalım. Ve bu arkadaşın içine bir tane text ekleyelim. Ve diyelim ki new diyelim. Ve bir tane daha yine aynısına ihtiyacım var. Ya da bunu yazalım, daha sonra diğerini düzeltiriz. Diyelim ki işte on press diyelim. Tekrar parantez yukarıda yazmış olduğumuz set condition'ı kullanacağız burada ve içine new diyeceğim. Class name ekleyebilirim buraya. Evet. Burası değil, pardon. Şuraya class name ekleyebilirim. Hatta şuradan şöyle enter atalım. Daha rahat gözüksün. Şimdi seçili olan yine aynı şekilde arkadaşın rengini de şey göstermek istiyorum. Şuradaki şu yazmış olduğumuz şu yapıyı aynı şekilde gelip kopyalayabiliriz. Şunu aynı şekilde gelip kopyalayayım class name'ini. Evet, şöyle kopyaladık. Evet, kopyalamasak daha mı iyiydi? Şu yukarıdan tekrar bir daha bir kopyalayayım olmazsa, ama sadece class name'in içini kopyalayacağım. Yani şu class name'i şuradan nereye kadar kopyalayacağız? Şuraya kadar ki olan bölümü kopyalayacağız. Tekrar yeniden aynı şekilde geleyim buraya. Ee, on press. Bu burada bitiyor. Bir parantez karmaşası oldu gibi. Şöyle yapalım. Evet, şimdi şu şeyin olduğu yer on press. Bu arkadaş burada bitiyor. Buraya class name'i ekleyebilmem gerekiyor normalde. Atladığım bir şey. Bir tane daha parantez olacak. Şöyle diyeceğim. Neyse, ben kendim yazayım arkadaşlar. Burayı sileyim. Göremedim hatayı nedense. Buraya tekrar bir tane padding 2 diyelim ve tekrar dolar işareti ve şundan ve diyeceğiz ki condition eğer new ise o zaman bana ne yapacaksın? Background'u gray 300 demiştik sanırım. Yine aynı şekilde background'u gray 100 diyeceğim. Evet, new seçiliyse bu gelecek. Tamam. Bir de alt tarafına vesaire birazcık boşluk vermek istiyorum. MB2 ekleyelim. Aynı şekilde new alanı gibi bir de ne eklememiz gerekiyor? İkinci el alanı eklememiz gerekiyor. Bundan yine aynı şekilde geldim, kopyaladım. New'in İngilizcesine genel olarak ne diyorduk? Used desek kullanılmış anlamında yani. Bunu kullanabiliriz bence. Evet, new buraya da used diyelim hadi. Tabii yukarıda da yine aynı şekilde used dememiz gerekiyor.
Evet, şöyle artık bunu da ayarladığımız zaman bu da tamam. Şu an geriye sadece ne kaldı? Resim alanımız kaldı. Resim alanımızı aynı şekilde ekleyelim. Resim alanımızı nereye ekleyebiliriz? Yani buranın en aşağısına eklesek sanırım daha mantıklı olur. Yani burada ekleyelim olmazsa resim alanımızı. Resim alanımız için de bir tane view yazacağım. Bir stil yazalım ve üst parantez ya da class name şeklinde gidelim yine. Flex 1 item center justify center diyelim. Tekrar bir tane buton ekleyelim. Butonumuzun içinde şöyle yapalım. Butonumuzun onPress özelliğini yazalım. Yukarıda zaten bunu söyledik. Handle image picture diyeceğiz. İçinde göstermek istediğim şeyi şöyle yazalım. Resmin kendisiyle ilgili bilgileri ya da resmin kendisini gösterme gibi şeyler yapabiliriz. Ya da şöyle diyebiliriz. Eğer bir resim yüklendiyse resim yüklendi gibi bir şey yazabiliriz. Yüklenmediyse ona göre bir şeyler yazabiliriz. Şöyle yapalım. Image diyelim biz burada. Daha sonra vv tekrar parantez ve burada image'imizi gösterelim. Tabi image'imizi göstermek için de bir takım izinler vermemiz gerekebilir. Öncelikle hemen şöyle bir resmi görmesek de bunu bir yapalım. Daha sonra izinlerimizi zaten olmazsa eksiğimiz varsa bakar onu düzeltelim. Daha sonra burada bir class name diyelim yine ve class name eşittir. Evet. Ve 10 T 10 MT 2 gibi bir şeyler ekleyelim. Evet. Image'in kütüphanesi React Native yüklenmemiş. Bunu da ekleyelim. Bu da tamam. Başka sanırım ekleyeceğimiz bir şey kalmadı gibi. Bakalım hemen. Seçiyoruz. Bunlardan birini seçiyoruz. Butonu da mı yüklemedik? Yok, buton var. Buranın içinde kullanırken sıkıntı mı yaratıyor bize? Ne diyor? Butonun title olması gerekiyor diyor. Buton title diyelim. Select match diyelim. Evet, resim alanımızda burada. Select image dedikten sonra resim seçebilmemiz gerekiyor normalde. Tabi şu an bununla ilgili herhangi bir şey yazmadık. Bir de şöyle yapalım. Birazcık boşluk verelim. Margin bottom 8 diyelim. Burada da en azından aşağı doğru bir boşluk olsun ki bunu o şekilde kullanmış olalım. Evet, genel olarak tasarımımız bu şekilde. Şimdi select image ve send post alanlarımızı aynı şekilde yaparak devam edelim. Şimdi resmimizin gözükebilmesi için uygulamamızı kapatmamız gerekiyor. Şöyle tüm uygulamamızı kapatıyoruz. Daha sonra burada bizim app.json dosyamız ana dilimizde bulunan app.json'da Android ile ilgili izinler vermemiz gerekiyor. Bunun için burada Android'in tam altına permissions'ına kamera, read, storage, write, storage diyerek bunları okumamız gerekiyor ve bunu yazıyorum. Daha sonra tekrar npm run android diyerek projemi başlatacağım. Şimdi bizim şurada öncelikle küçük bir hata yapmışım. Onu düzeltmem gerekiyor. Yani bir mantıksızlık olmuş orada. Şurada şu buton var ya, ben normalde bu butonun içinde bir resim göstermemem lazım. Normalde zaten ben burada select image diye bir yazı gösteriyorum. Burada benim normalde ne göstermem gerekiyor? Alt tarafında bir image göstermem gerekiyor eğer varsa. Resmi normalde bir buton gibi göstermeye çalışmışım. Evet, orada küçük bir hatam olmuş. Bunu bu şekilde düzeltiyoruz. Daha sonra tekrar buraya geleceğiz ve burada resim göstermek için select image'e tıkladığımız zaman ne yapacağız? Burada eğer resim varsa göstereceğiz. Bunun için yukarıda daha önceden yazmış olduğumuz handle image picture'ı bulacağız ve ayarlarımızı burada yapacağız. Hemen şöyle yukarı doğru çıkayım ve bu arkadaşın içini dolduralım. Şimdi öncelikle bizim yine izinlerimiz vesaire şey için zaten image picture yüklemiştik. Ayarlarını yaptık ve şöyle bir şey eklememiz gerekiyor. Image picture ile ilgili kütüphanemizi vesaire eklemiştik ve izinlerin olduğunu vesaire söylüyoruz. Ama bir izin olmaması durumunda kullanıcıya bir hata mesajı verdirmemiz gerekiyor. Onun için de burada
Bundan kullanacağız ve alertle yazacağım mesajları. Daha önce yüklemiş olduğumuz diğer hata mesajlarını da kullanabilirsiniz ya da alert'in bir kütüphanesi olacak React Native, evet. Alert diyelim ve burada diyelim ki permission required diyelim. Evet, herhangi bir izinle ilgili bir sıkıntısı varsa bana bunu söylesin ve return etsin. Daha sonra resminle ilgili seçilmesiyle ilgili bir şey olursa yine bana bir mesaj yazmasını isteyebilirim. Ya da şöyle yapalım. Diyelim ki const result diyelim. Await image picture ve launch e, library async diyeceğim. Ve burada tekrar eğer ki result nokta vazgeçmişse kullanıcı, o zaman yine bir hata mesajı yazdırabilirim. Ya da buraya sadece konsola yazdırsam bence daha mantıklı olur. Bunu kullanıcıya pek de göstermek mantıklı değil ama yazalım isterseniz. Diyelim ki cancel image. Ve yine aynı şekilde bir return döndürelim. Daha sonra burada tekrar geleceğim. Diyeceğim ki result.assets vv evet, bulabilirsem bir de evet, result nokta asset nokta length diyeceğim. Eğer ki bu arkadaş sıfırdan büyükse bana buradaki işlemleri yap. Bunun için yapmamız gereken şey tam olarak şu. Set imajımızı ne yapacağız? Set edeceğiz. Result'un içindeki assets'in içindeki birden fazla resim olabileceği için sıfırıncı indeksteki beauty'yi bana ne yapacaksın? Set edeceksin diyeceğiz. Bir hata alması durumunda da konsola bir şeyler yazdırabilirsin. Console.log image beauty, tamam, bu şekilde bir şeyler olsun ya. Cancel image beauty yazsın. Evet, bunu da bu şekilde yazdırıyoruz. Şimdi hemen bakalım ne oldu, ne bitti. Tıklıyorum. Ve resim alanım geldi. Ben ekran resmimi çekmiştim. Şunu yine aynı şekilde gelip seçiyorum. Ve buraya normalde bir resim geldi. Ama galiba resmin boyutu çok küçük olduğu için ben burada bu arkadaşı göremiyor gibiyim. Ve 10 demişiz. Ve kaç diyelim? 28 auto diyelim. Yine mi göremedik? Bir daha tekrar bir daha bir resim seçeyim. Bunlar olmazsa stili şeyle verelim. Class name'de değil, stil olarak verelim biz buna. Şöyle şurayı şöyle direkt değiştireyim. Şu şekilde yazalım. Bakın bu şekilde yazdığım zaman resmimde tam olarak gözüküyor. Width ve height'ı vesaire 200'lük bir resim ve burada görebiliyorum. Artık şimdi ne yapacağız? Send post dedikten sonra bunu gönderdiğimiz zaman ilan sayfamızı başarılı bir şekilde bitirmiş olacağız. Evet, şimdi biz buradaki kaydet bölümünü çalıştıracağız. Ben bu arkadaşı denedim. Küçük bir sorun var. O yüzden dolayı hatta bununla ilgili Strapi Community'ye bir ticket oluşturdum. Belki siz bu hatayı çözdüğünüz zaman, yani bu videoyu izlediğiniz zaman belki bu hata çözülmüş olabilir. O yüzden dolayı ben şimdi size yine aynı şekilde anlatacağım. Hatayı da göstereceğim aynı zamanda, ama ben sub kategorileri kaydetmeyeceğim. Sub kategori dışındaki diğer alanları kaydedeceğim. Şimdi hata ne, ondan bahsedeyim. Sub kategoriye tıkladığım zaman şöyle tekrar gelip listeleyelim bunları, bakın. For Rent'in 3 olduğunu, For Sale'in 5 olduğunu, New Project'in 7 olduğunu gibi çeşitli şeyleri görebiliyoruz. Şimdi biz burada bir product'ta bir şey kaydederken biz buradaki ID'leri yazmamız gerekiyor. Ben gelip buradaki API Categories Populate dediğim zaman bakın sub kategoride For Rent'in ID'sinin 4 olduğunu görüyorum. 3 ile kaydetme işlemi gönderdiğim zaman hiçbir sıkıntı yok, kaydediyor. Ama buradaki gelen değer 4 olduğu için ben hepsini teker teker bu şekilde yazma şansım yok. Yani düzeltme şansım yok. Şunu düşündüm, acaba bir tane küçültsem öyle göndersem düzelir mi diye düşündüm. Sonra şu arkadaşla karşılaştık. Yani bizden mi acaba benim yazdığım kodda indeksle alakalı bir durum mu vesaire diye düşündüm açıkçası. O yüzden dolayı bir değişiklik yaptım. Şuradaki şu arkadaşa baktım. Bu arkadaşta da mesela ID'sinin 9 olduğunu görüyoruz. Bakın burada ID'sinin 13 olduğunu görüyoruz. Bu yüzden dolayı ID ile ilgili bir takım sıkıntıları var maalesef bu arkadaşın.
Biz de peki ne yapacağız bununla ilgili? Ticket'ımızı oluşturduk. Artık bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Biz burada bu arkadaş yokmuşçasına kaydedeceğiz ama normalde bununla ilgili yine dediğim gibi bir ticket oluşturdum ve buraya yazdım. Tam olarak bu şekilde. Zaten aynı şekilde resimleri de yazdım. Strapi büyük bir ihtimal siz bu videoyu izlediğiniz zaman düzeltmiş olacaktır. Ama ben şu anki videoda ne yazık ki bunu gösteremeyeceğim size. Ama bu nasıl yapabileceğimizle ilgili bölümleri aynı şekilde size anlatacağım. Evet, şimdi işlemlerimize devam edelim. Hatamızı gösterdim. Şimdi öncelikle şuradaki şu kategorinin içindeki name'i sileceğim. Ve aşağı tarafa tekrar geleceğim ve bir tane de burada select kategori ile ilgili bir alanımız var. Bunun yanına da name yazacağım. Neden bunu bu şekilde yaptım? Çünkü ben bu arkadaşın ID'sine de erişmek istiyorum. O yüzden dolayı ID'mizi burada ne yapıyoruz? Bu şekilde erişmek için düzenliyoruz. Daha sonra benim resmimi upload etmem gerekiyor. Bununla ilgili işlemlerimizi zaten yani resim seçme işlemimizi yaptık. Şimdi artık ne yapacağız? Server'a göndereceğiz işte resmimizi. Bunun için upload image'ime yine aynı şekilde geliyorum ve bir tane form data yazarak devam edeceğim. Ve yükleyeceğim şeyin bir resim olduğunu söyleyeceğim. Image URL'ine ihtiyacım olduğunu söyleyeceğim ve isminin foto olduğunu söyleyeceğim. Sonra kullanıcı giriş yapmış mı yapmamış mı bunu kontrol etmem gerekiyor. O yüzden dolayı token'ımı burada yine aynı şekilde ekleyeceğim. Çünkü biz bir istek atarken upload'a ne demiştik? Kullanıcının giriş yapabilmesi gerekiyor. Buna göre bir izin vermiş olmamız gerekiyor. Sonra tekrar yeniden geleceğim ve bu arkadaşı bu şekilde yazacağım ve isteğimi atacağım. Son olarak yine aynı şekilde biz buraya isteğimizi attıktan sonra cevap olumlu mu olumsuz mu döndü bunu aynı şekilde benim bilmem gerekiyor. Bu yüzden bunu buraya yazıyorum ve ilk resmin ID'sini alıyorum. Yani birden fazla resim göndermiş olabiliriz. Burası dizi mantığıyla çalışıyor. O yüzden dolayı diyoruz ki sıfırın ID'sini bana getir diyoruz ve ilk resmimizi bu şekilde alıyoruz. Şimdi dikkat etmemiz gereken noktalar hemen gelelim burada. Settings bölümünde, rol bölümünde, Authentication bölümünde Uploads'a izin vermemiz gerekiyor. Onun dışında sub kategoriye izin vermemiz gerekiyor. Sub kategoride Create Fin'de belki izin versek şunlara vermesek olabilir. Bunları denemek gerekiyor. Şimdi biz burada sub kategoriye vesaire neden izin verdik Product'ta izin Product'a verdiğimiz izinler yetmiyor mu diye düşünüyor olabilirsiniz. Kategoriye de yine aynı şekilde izinler verdik. Yetmiyor arkadaşlar ne yazık ki. Content Manager'a geldiğimiz zaman, kategoriye tıkladığımız zaman, herhangi bir kategoriye girdiğimiz zaman bakın burada sub kategorileri görebiliyoruz. Aynı zamanda bunların ürünlerini de görebiliyoruz. Estate'e gelecek olursam bakın ürünlerimizi de görebiliyoruz. O yüzden dolayı bu arkadaş bize diyor ki arkadaşım diyor vereceksen izinleri diyor neyi kullanıyorsan onları da vermek zorundasın diyor. O yüzden dolayı bunları ben tamamını verdim hata vermemeyi almamak için ama aslında vermemiz gereken izinler neler? Şöyle bakacak olursak create'e izin verebiliriz. Evet ekleme işlemi var. Silmeye izin vermeyiz. Find'e izin veririz. Find one'la da bir iznimiz yok aslında. Bununla da aslında bir iznimiz yok. Bunları aslında bu şekilde vermemiz bence yeterli. Ben şu an hata almamak için şu an sadece hepsine izinli bir şekilde bırakıyorum tabi. Ama siz bunu tabii ki ciddi bir projede test ederek yapmanızı öneririm. Bu kısım tamam. Bu kısım tamam değil pardon. Biz bunu normalde nereye yazacağız? Upload image'e yazacağız. Ben buradaki bu arkadaşların tamamını keseyim. Upload image'e yapıştırayım. Şimdi gelelim Handle Submit bölümümüze. Handle Submit bölümümüzde öncelikle tüm alanlarım dolu mu boş mu? Ben bunları bir kontrol etmek istiyorum. Bunları teker teker aynı şekilde yazmakla uğraşmayacağım. Şu şekilde hepsini yazacağım. Daha sonra benim burada bir try catch işlemi yapmam gerekiyor. Bir istek atacağız. Atacağımız istek eğer ki cevap olumluysa bir sorun yok ya da bir hataya yakalandıysa catch bölümünde bize şu şekilde bir mesaj yazmasını isteyeceğim. Şimdi gelelim istek bölümümüze. Şimdi normalde biz bir istek atarken kullanıcının giriş yapması gerektiğini söyledik. O zaman token'a ihtiyacımız var. Şimdi ben burada bir product kaydedeceğim. Tekrar gelelim hemen. Bakalım burada bir product kaydedeceğim. Bu product'ı kaydederken ne olması gerekiyor? Kullanıcının ID'si olması gerekiyor. Bunun için const current user diyeceğiz ve get current user daha önce bu arkadaşı yazmıştık hatırlarsanız. Token'ımı buna vereceğim. Ve diyeceğim ki arkadaşım senin bu current user değişkeninin içinde bir ID varmış. Benim user ID'me atasın bunu diyeceğim. Sonra resimle ilgili işlemimize geçeceğiz. Resimle başlangıçta null diyeceğim.
Eğer ki bir resim varsa o zaman resmin ID'sini bana alması gerekiyor ve bunu bu şekilde söyleyeceğim. Sonra ben burada yapmış olduğum işlemlerle ilgili kategori ve select kategori ile ilgili ID'lerimi yazdırayım ki işlemimi takip etmek istiyorum. O yüzden dolayı dediğim gibi sub kategori ID'yi kaydedemeyeceğiz ama yapmanız gereken tek şey zaten datada bu arkadaşı yazmak olacak zaten. Göstereceğim şimdi. Şimdi gelelim Strapi'deki en önemli hususlardan bir tanesi olmazsa olmazımız. Burada bir istek atacağız ya. İsteği atarken muhakkak bir datanın içinde olması gerekiyor. Yani siz bunu silip bu şekilde yazarsanız isteğiniz gitmez arkadaşlar. Muhakkak bir datanın içinde olması gerekiyor. Constum'un isminin bir önemi yok ama bu constum içindeki değerde bir data JSON formatında olmalı ve bu şekilde olması gerekiyor. Title'ımızı, description'ımızı, alanlarımızı bu şekilde yazdık. Kategori sub kategori bu şekilde yazdık. Aslına bakarsanız sub kategoriyi zaten kaydedemeyeceğim. O yüzden dolayı bu şekilde bırakmam daha mantıklı. Bunları bu şekilde söyledim. Sonra buradaki en son olarak request body bana yazdırsın. Ben bir göreyim ya ne var ne yok ne gönderiyorum. Bunu bilmek istiyorum. Daha sonra bir response ile birlikte yine bir istek atmamız gerekiyor. İstek atacağımız yer tam olarak burası. Bunu nereden biliyoruz? Burada zaten yine aynı şekilde gelip create aç kapat yaparsanız zaten göreceksiniz. Hemen create aç kapat yapalım. Buraya istek atacağımızı söylüyor ve token'ımızı gönderiyoruz. Request body'mizi yazıyoruz. Burası da aynı şekilde tamam. Sonra ben yine aynı şekilde sonuçlar almam gerekiyor. Bunun için bir result yazıyorum ve response'a JSON diyorum. Başka ne yapmam gerekiyor? Bu cevap eğer olumluysa bir mesaj yazsın. Hatta daha sonra da bana reset formu çalıştırmasını isteyeceğim. Hemen bu arkadaşı da böyle yazalım. Ama şu an yazmasın. En son işim bittikten sonra çalıştıktan sonra yapacağım. Belki birden fazla test edebilirim. O yüzden dolayı bu şekilde bunu da söyleyeceğim. Evet, tekrar geliyorum. Hemen bu arkadaşı bir test edelim. Buradan geldim. Bir kategori seçtim. Bunu seçtim. Değerlerimiz dolu. Bir tane resim seçelim. Şöyle resmimizi seçtik ve daha sonra send post dedik. Bakıyoruz. Bakın data dedi ve işlemimiz başarılı bir şekilde olduğunu söyledi. Şimdi bakın kategori bölümümüz 7, sub kategori bölümümüz 4. Sub kategori ile ilgili bir sıkıntımız olduğunu zaten söylemiştim. Şimdi şöyle yapacağım hemen. Bir product değil. Şöyle yapsam daha mı mantıklı olur? Yukarı doğru çıkayım. İsmini belli olması için birden fazla kaydım var. Son product olarak değiştireceğim. Şöyle tekrar kayıtlarımı seçtim. Tekrar resmimi seçtim. Evet, select image. Evet, telefon dondu. Evet, telefonu tekrar yeniden başlatıp bir daha bir ürün eklemeyi deneyeceğiz arkadaşlar. Evet, yeniden bir cihaz başlattım. Hemen tekrar geleceğim. Hemen bu arkadaşı test edeceğiz birlikte. Giriş yapmadık zaten. Tekrar buraya geleceğim. Bir giriş yapacağım. Evet, daha sonra gelelim hemen. Buradan seçelim bir iki tane kategori. İsmi son product olarak değiştirdim zaten. Select image diyeceğim. Burada diyelim ki işte all diyelim. Tüm izinleri vermiş olayım. Evet, bir resmimiz yok artık tabii. Şöyle yapacağım. Screenshot diyelim şöyle. Daha sonra bu resmi kaydedelim. Evet. Tekrar geleyim, uygulamamı açayım. Evet, save dedik. Kaydetti. Şu uygulamamız sanırım. Evet, tekrar geliyorum buraya. Yeniden bir select image diyeceğim. Şöyle resmimi tekrar geldim. Seçtim burada. Daha sonra tekrar geleceğim burada. Send post diyeceğim ve işlemimi yapacağım. Resim işlemimiz başarılı bir şekilde oldu. Bunu neden yaptık? Çünkü burada aynı şekilde size göstermek için yaptım. Upload bölümüne gelecek olursak bakın API Upload'da iki tane resmim var. Şu son çektiğim fotoğraf. Mesela görmüş olduğumuz gibi bunu görebiliyoruz. Buraya yüklenmiş başarılı bir şekilde, sıkıntı yok. Zaten burada not bölümüne de gelecek olursanız tabii biz biraz sayfaları ileri geri yaptık değil mi? Bakalım görebileceğim mi? API Upload bakın 201 diyor. API Products 201 diyor. Başarılı bir şekilde olduğunu görüyoruz. Şimdi gelelim Product bölümümüze.
Bazen ID'ye göre doğru kaydetmiyor. O yüzden dolayı ismini değiştirmiştim ama doğru kaydetti. Son product. Geliyorum, tekrar tıklıyorum. Resmimiz burada gözüküyor. Sub kategorimize ekleyemeyeceğimizi söyledim zaten. Eğer ki onu da ID'si düzgün bir şekilde düzelmiş olursa zaten aynı şekilde ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu eklenmiş zaten. Bilgilerimiz doğru. Resmimiz doğru. Tüm alanlarımız başarılı bir şekilde oldu. Artık ne yapacağız? Bu sayfaya işimiz bitti. Son olarak herhalde bir de bu arkadaşlara bir detay sayfası yapmadık. Bunu da yapalım ve daha sonra da projemizi bitirelim. Evet, şimdi productlarımızın listlerinden herhangi birine tıkladığımız zaman detay sayfasına gitmesini istiyoruz. Zaten biz product listimizi yazarken birden fazla yerde kullandık. Burası da product list, vitrin bölümünde product list. Yani ne yapacağız? Biz burada detay sayfasını yazdığımız zaman tüm her tarafta detay sayfamız sorunsuz bir şekilde çalışacak. Bunun için öncelikle hemen buradaki bu arkadaşın on-press özelliğini yazarak başlayacağım ve diyeceğim ki navigate tekrar parantez product detail diyeceğim ve virgül ve daha sonra product diyerek bir product göndereceğimi söyleyeceğim. Ben bunu yine Tab Navigator'ıma ekleyeceğim çünkü aşağı tarafta bu alanlar yine sabit bir şekilde kalmasını istiyorum. Vermiş olduğumuz isim neydi? Bu. O zaman gelip bunu buraya yazıyorum. Pardon, buraya yazıyorum. Buraya da komponentini yazmam gerekiyor. Hemen buraya diyelim ki product detail screen nokta tsx ve nfe. Evet, bunu da buraya ekleyelim. Evet. Burası tamam. Şimdi artık buna tıkladığımız zaman burası geliyor. Şimdi bu sayfanın tasarımıyla hemen devam edelim. Şimdi bu sayfada öncelikle benim neye ihtiyacım var? Gelen parametreyi yakalamam gerekiyor. Bunun için de root'a ihtiyacım var. Hemen burada geliyorum ve diyorum ki use root ve root'la bu arkadaşı yakalıyorum. Yakaladıktan sonra başka neye ihtiyacım var? Yönlendirme işlemi yapmam gerekebilir. Mesela geriye gideceğim. O yüzden dolayı use navigation kütüphanesine ihtiyacım olabilir. O yüzden bunu yazacağız. Sonra burada şuradaki şu tasarımı silelim. Ve üst tarafta bir header'ımız yine standart bir şekilde olacak zaten. Burada diyelim ki custom header ve title özelliğine product'ımızdan gelen title diyelim. Biz zaten burada bir product'ı geldik söyledik. Burada bu header'ımızda bunu yazalım. Orta bölüme görmüş olduğumuz gibi yazdık. Şimdi logomuz gözükmüyor zaten. Ben o bölümde on back press diyeceğim ve bu tarafa ne ekleyeceğim? Navigation.go back diyerek bir geri butonu ekleyeceğim. Bu da tamam. Şimdi gelelim burada product'ımızın tasarımına. Scroll view diyelim. Doğru kütüphaneye mi ekledik? React Native ekleyeceğiz. Evet. Daha sonra bir class name ekleyelim. Zaten burada yapacağımız şey birazcık da aslında yaratıcılığa kalmış bir şey. Ben basit bir tasarım yapacağım. Sadece işte resmimi vesaire yazdıracağım. Değerlerimi yazdıracağım. Bu şekilde bitireceğim bunu. Şöyle bir background white diyelim. Yine bu şekilde olsun. Bana daha sonra resmimin tam olarak yolu gerekiyor. Bunun için image kullanacağız ve image'in source özelliğine ve benim public URL'ime ihtiyacım var. Çünkü buraya istek atıyoruz. Bunu yazacağız. Evet. Tabii public URL'i kullanabilmek için yukarı bir de environment yazmamız gerekiyor. Bunu da şu şekilde yazacağız. Resmimizin buraya gelmesi gerekiyor ve geldi. Aynı şekilde bana ne lazım? Bir title alanı lazım. Title alanı için şöyle bir tane şey yazabilirim. Price alanımız olacak. Price alanımız için yine product price diyelim şu şekilde. Adres bölümümüz olsun. Şöyle yazalım. Ve bir de description yazalım. Description yoksa da no description available gibi bir şey yazsın. Bunda belki description olmayabilir. Bakalım başkasına gelelim. Bakın bunda description var. Bunda yok. Bu şekilde ne yaptık? Bunu da yapmış olduk. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bu projeyle ilgili bir sona daha geldik. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olabilirsiniz. Benzer projeleri yine aynı şekilde YouTube kanalımda üretmeye devam edeceğim. Teşekkür edebilirsiniz ya da kaynak kodları satın alabilirsiniz. Abone olup like atarsanız da sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz.